Son kontrollerimizi yapalım. Hop. Capture kartımız bir mokok olmuş. Onu düzeltelim. Sanırım online'ız. Yes, yes sir. Yes, yes sir. Selam, selam, selam arkadaşım. Bugün o beklediğimiz yama geliyor abi. Hop ses niye gitti? Ah. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor ama hadi hayırlısı. Velhasıl bekledik. Evet abi o yama sonunda. Oh my gosh, yayında mısın? Oh my gosh. Aklım çıktı. Oh my gosh, yayında mısın? Evet yayındayım yeni girdim. Selam chat. Chat'te biri var mı? Bilmiyorum daha yoktur yeni açtım ya ama tamam. YouTube'da sonradan izleyenlere selam vermiş oldun. Evet YouTube'dan sonra izleyecek arkadaşlara da selam olsun. Ne diyorduk efendim? Bir yandan da ben ayarlarımı yapıyorum. Son ayarlarımı yapıyorum. Yamamız dedik bugün geliyor. Ama Amerika saatiyle geleceği için yani 18 Mart dediler. Dün Discord'da. 18 Mart bugün ama onlarda hala 17 olduğu için daha aktif değil. Muhtemelen ya bu yayının sonuna doğru yama gelmiş olacak ya da gece artık 12'den 1'den sonra böyle 2'de 3'te falan gelecek herhalde. Tam bilmiyorum çünkü saatlerini. O yüzden TED'den de sallamayayım. Ama yama 18 Mart Amerika saatiyle geliyor. Bakalım. Muhtemelen biz yayındayken denk gelecek. Muhtemelen. Öyle öngörmekteyim. Öyle bir şey olursa da hemen güncellemeye atarız. Güncellemeye atarken de şey yaparız. Sen söyle adını. Yama notlarını falan okuruz. Öyle yaparız. O sırada da ben farm atıyor olacağım zaten. Her türlü. Farmımızı salmayız yani. No yani. Asla. Farm salmak yok. Yok yani. Yes. Hadi bakalım o zaman. Ayarlarımızı da yaptığımıza göre başlayabiliriz. Ne farmlayalım bugün? Önce bir şeylere falan uğrasak mı? Tankistan'dan başlayıp tamam mı? Evet, Tankistan'dan başlayıp öncelikle günlük Rookery farmını atalım hiç yoktan. Finlilere uğramayacağım. Boşuna para şey yapmak istemiyorum. Sen söyle adını. Harcamak istemiyorum. Gerek yok. Tekrar bir sesi soluğu kontrol edelim. Tamam. Sesimiz soluğumuz gidiyor. Hapşıracağım. Pardon. Evet efendim. Trade. Alamıyoruz. Üstümüzü boşaltmadık çünkü. Doğru. Önce Finalistan'a gideceğiz her türlü. Finalistan'a gideceğiz. Cebimizi dolduracağız önce ki bunları alabilelim. Tabii efendim. Tabii. İnternet mi gitti burada? Yo. Evet. Here we go again. Here fucking we go again. Umarım şunlar da düzelir ya. Dragon hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Umarım günün keyifli geçmiştir. Geçmiyorsa da umarım geçecektir diyelim. Bu ses gidip gelmeleri umarım da yayına gitmiyordur. Niye böyle oluyor anlamadım. Ben de yine bir ses git gel yapmaya başladım. Umarım yayına gitmiyordur. Kesiklik sadece benim kulağımda vardır. Çipi tap çipi tap çap çipi çipi çap çipi tap çipi tap tap çipi çipi çap çipi çipi tap tap çipi çipi çap çipi 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 tap tap. Şimdi önce eve.
O oyun takılma. Abi yama öncesi şey mi bu şimdi? Yama öncesi oyun çökmesi olayı mı? Hani oyunu iyice bozup öyle yeni yamayı getirelim ki insanlar daha şey olsun olayı mı burası? Öyle bir şey olmasın ne olur. Ne olur. Ne olur ne olur. Oo Mokokucum hoş geldin. Selam selam selam. Görmez olur muyum ya? Yeni trailer paylaşmışlar. Muhtemelen bir 3-5 bilemedin 6-7 saat içinde aktif olur. Amerika saati tam kaça tekabül ediyor bilmiyorum bize göre ama ya biz yayındayken aktif olacak güncelleme, oyunu güncelleyeceğiz o yüzden yayındayken, ya da artık 12'den sonra falan denk gelecek belki de bilmiyorum. Onu bakacağız göreceğiz. İyidir senden Together bir gel. 2 dakika sana vereceklerim var aradan çıksın. Okey o zaman hemen geliyorum abi. Şunları da bırakayım hemen üstümde kalmadan. Heyecanlandım ya. Abi ben hediye severim. Sürprizlere, hediyeleri severim. Çaktırmadan yapılan sürprizlere hele bayılırım. Üf. Üf. Çok bayılırım. Çok severim. Yani ben çok severim. Bayılırım. Bakalım. Şuradan. Dur yanlış buradan gidelim. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin o dilime dolandı şarkı. Bir haftadır deli gibi söylüyorum. Dayanamıyorum çok. Abi yapay zekaya çok karşı olan biriyim ben bu işlerde ama belli ki besteyi yapay zekaya üretmemişler. Ya da sözleri en azından. Çok dilime dolandı şarkı ya. Deli gibi dilime dolandı şarkı. Çok hoşuma gitti, çok hoşuma. Selam hocam. Hop. O. Alamıyorum ki. Dur, yer açmam lazım. Dur. Buna at. Bunu da at. Bunu da at. Ne atayım başka? Kafamın içi çok dolu. Bunu da at. Tamam. Daha bakamadım bile neler olduklarına. Bakalım hemen. Plug damage. Quickly. Plug damage. Plug damage. Teşekkür ederim Dragon. Çok teşekkür ederim. Böyle bir teşekkürü karşılıyorsun. Çok iyi. Peki abi. Teşekkürü bizi yakarak karşıladı. Şaka yapıyorum abi. Tekrar kesede bereket. Teşekkür ederim. Ben bir cam açıp geliyorum hemen. Çıtırdan terlemeye başladım. Bir de havasız kalmayalım. Hava da soğuk ama birazcık içerisi havalansın en azından. Seni görene kadar olanlar oldu. Birin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhuna vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Benim bundanım yoktu değil mi? Yoktu. Şimdi hemen şu itemleri yerine bırakalım. Burada da yerim yoktu değil mi benim? Yoktu. Önce tekrar bir Mainer'a gidelim. Mainer'a gitmeden önce buradan bunları alalım. Sonra Mainer'a gidelim. Ondan sonrasına bakalım. Evet, günlük botlarımız da chat'e gelmişler. Hoş geldiniz. Herkes mesaisinde abi. Çok iyi. Çok iyi. Ağzına sıçtımın botları. Dünyanın geldiği hale bak ya. Eskiden ayıplanırdı falan. Millet böyle katakulli işleri kapalı kapılar ardında yapardı. Hani anlaşılmak istemezdi. İfşa olmak istemezdi, anlıyor musun? Şimdi anasını satayım, gözümüze götümüze soka soka yapıyorlar lan bu işleri. Ben anlamıyorum, vallahi anlamıyorum birader ya.
Bu insanlık olarak ne ara böyle bir hale düştük biz ya? Vallahi anlamıyorum, billahi anlamıyorum aga. Yemin ediyorum bak anlamıyorum ben bu işi ya. Bunu da koy hadi. Bunların yeri bura değil. Yani yanlış zamanda doğdum herhalde ya. Benim beynim algılamıyor çünkü. Yanlış zamanda doğduk diyeceğiz yani. Öyle diyeceğiz, geçeceğiz, ne yapalım? İsterdim şöyle 50'lerde falan doğayım abi. Hatta daha da geri gideyim. 30'larda falan doğmayı isterdim ya. Çok bir fikrimiz yok tabi. Hollywood'un anlattığı kadarıyla biliyoruz 30'ları ama. Yine de isterdim o dönemlerde yaşamayı. Yeğlerdim şu dönemde yaşamaktan. Vallahi oyun gibi zaten hayat, anasını satayım o zamanlarda. Hani gerçek hayatta oyun oynuyorsun. Resmen. Şimdi o zamanları oyun olarak oynuyoruz. Çok ilginç. Tuhaf. Tuhaf. Mehmetciğim hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Umarım iyisindir, keyfin yerindedir. Her şey yolundadır ya da yolunda gitmektedir. Gitmek üzeredir. Neyse ya. Biz de bu zamana doğduk diyelim abi. Bu zamanın değerini bilelim, değil mi? Polyanacılık yapalım birazcık. Olumlama yapalım. İyi tarafından bakalım. Tabi tabi. Hani hep kötü tarafından olmaz. Ama bunu da satacağım ya. Bir sürü düşüyor zaten. Bunların hepsini sat. Abi ben yanlışlıkla ihtiyacım olan bir şey satmamışımdır umarım ya. Faceit'lara hiç bakmadım. İtem isimlerine de hiç bakmadım. Mavilerden. Umarım satmamışımdır ya. Satmamışımdır bence. Satmadığıma inanırsam satmamışımdır. Buradaki durability'yi çekeriz bir ara. O da dursun üstümüzde. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar namurum. Sana da aşk olsun. İnşallah daha iyi olmaya dileğiyle. Abi iyiysen daha iyisi de olursun. Öyle bakacaksın. Şani misin? Şaniysen daha iyisi zaten olabilirsin. Bir konu kapanmıştır abi. Nasıl düz mantık? Tertemiz düz mantık abi. Al bu düz mantığı nasıl kullanmak istersen kullan. Tertemiz düz mantık. Buralar çok cıfıt çarşısı ya. Çok cıfıt çarşısı anneciğim. Hiç görmezden geleceğim ben bu şeylerin karışıklığını. Şimdi ev sistemi de geliyor ya, yeni bir ev alacağız abi. O evi böyle deli gibi puan kasacağız. O evimiz bizim şeyimiz olacak. Sarayımız olacak. Yeni gün Yemniyama'da işte bu güncellemede geliyor ev sistemi. Onu böyle artık küçük bir ev alırız herhalde ki bir an önce en iyi halinde tasarlayabilelim diye. O ev böyle bizim şey, sen söyle adını. Her şeyin yerli yerinde böyle tam baştan sona OKB takıntılı bir şekilde yaptığımız bir ev olacak. Bakalım, aynı zamanda da sistemi öğreneceğiz tabii yaparken. Vox'cum hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Caretaker gelmemeye yemin etmiş. Durable ve Frantic harici 5-6 tane falan geldi. Dün farmdan naz yapıyor belli ki. Abi bir şey sıkıntısı var Caretaker'da. Faceit sıkıntısı var. Bak sen de söylüyorsan bu 2'de 2 yapar yani. Var. Ben de fark ettim onu da. Kuruntu yapmamaya çalışıyordum. Demek ki var. Durable gerçekten bir tane bile düşmedi. Hani kaç gündür atıyoruz farmını. Yok abi. Yok. Bunu ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Sonra çık abi buradan. Bu ulti yoksundu. Buradan Tankistan'a geçelim. Sonra Together'ınkini alıp sonra Finalistan'ınkini alıp aynen 20 taneyi tamamlamış oluruz. Almadım. Hiçbirini almadım bu arada. Hiçbirini almadım. Bir yandan da Vala'dayım abi. Ondan geç yazabilirim. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Vurduğun headshot olsun reisim. Canı sağ olsun. Hiçbir bilgim yok Vox ya. Hiçbir bilgim yok abi.
nerenin saatine göre bilmiyorum da Amerika saatine göre ise kaçtı Amerika? 5 saat geride miydi? 8 saat mi gerideydi? 8 saat desek orada şu an daha 17'sinin sabahı mı oluyor? Tabi. Matematiğim durdu. Bir dakika. 12. Evet. 17. Öğlen 12 değil mi şu an Amerika'da? Mantıken öyle olması lazım. Bir dakika. Yo, 17 değil. Onlar 18'e girdi çoktan o zaman. Bir dakika, nasıl ya? Bir dakika, beynim durdu. Beynim durdu. Amerika'da saat kaç? 18'i öğlen 1'miş, tamam. O zaman akşama gelecek herhalde. Akşama gelecek olsa 5'te falan gelecek olsa desek 4 saati falan var. Herhalde. 5-6 gibi gelir oranın saatiyle mantıken. Ya da 12'de gelmesi lazımdı. Niye bu kadar uzun sürmüş ki? Var mı bir güncelleme? Tekrar bakalım. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Yok. Sirin oldu. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar. Tabi seviyesi fark ediyor mu Koko? Yani seviyesiyle birlikte nereye ne koyduğun da önemli. Sadece seviye de yetmiyor tabii ki ama seviye de büyük ölçüde arttırıyor alacağım puanı. Abi %25 buff veriyor, gördünüz mü onu? Yatakta uyuduğunda maksimum seviyeye getirirsen evi %25 fokus, %25 can, %25 ne veriyordu bir de? Bir şey daha veriyordu, artı stamina mı veriyordu? Bir şey daha veriyordu. Abi bu build'lerde çok önemli olacak ha ileride. 60 level için. Bayağı önemli olacak o bufflar. Tankistan'a gitmişiz. Together'ı alıyoruz şimdi o zaman. Eyalete göre değişir, 8-11 saat aralık. Evet işte. Ben Los Angeles ile konuştuğum için oranın saatini diyorum. Bugün 18. Çarşamba şu an 10.29 mu? Nasıl ya? Oha. 10 saat mi fark var Los Angeles'ta? Çüş. Vay anasını. New York saatini mi baz alıyorlar Amerikalılar? Nereninkini alıyorlar? Başkent New York'sa hani New York diyorum. Washington, bir dakika lan. Coğrafya bilgim bir anda silindi. Başkenti New York muydu? New York'tu ama Washington DC. Şu an bir aydınlanma yaşadım. Bir dakika lan. Adamların şeyi niye New York'ta değil ki meclisi? Başkentin olduğu yerde değil. Allah Allah. Şu anda bir realization yaşıyorum şu anda. Şu anda bir fark ediş yaşıyorum. Çok saçmaymış. Neyse. New York. Tamam, New York saati baz alınıyor değil mi? Doğru. New York'ta bir öğlen şu an. Okey. Onlar da hani New York'u baz alacaklarsa eğer saati de yayınlamadılar ama hani akşamüstü saatte yayınlamak en mantıklısı gelir bence. Mantıken. Herkes işten eve dönünce falan oyunu oynasın diye ama şunları böyle erkenden indirme koyup indirsek, güncellesek de geldiğinde tak diye oyunu kapataç yapsak sadece çok güzel olur. Çok güzel olur öyle bir şey olsa. Ya şimdi yayındayken ben şey yapmak istemiyorum çünkü. Sen söyle adını. Durup güncelleme yapmak istemiyorum abi. Muhtemelen yayının da içine sıçabilir o iş. Emin olmamakla birlikte ama bakacağız, göreceğiz. Adamların kendi ülkelerinde de saat farklı şeyler arası bir acayip. Evet. Onlarda da şey muhabbeti var mı acaba? Eyaletten eyalete yaz saati, kış saati uygulaması değişikliği falan filan. Mesela biz ülkecek artık yapmıyoruz ya o saat değişikliğini. Onlar mesela eyaletler arası, bazı eyaletler bir saat ileri geri alıp bazıları hiç almamazlık falan yapıyor mudur acaba? Yapıyor olabilir. Üstüne bir de o binerse çünkü acayip saat farkları olur yani.
Şimdik. Şehre gidelim. Buradan da alacaklarımızı alalım. Ondan sonracığıma çıtırdan birazcık şey farmına başlayalım. Sen söyledin. Ben niye uzun yol aldım? Alışmışız artık. Birazcık solo Crucible dönelim. Ondan sonra da gelmek isteyen olursa bugün de yine izleyici farmı yapabiliriz. Ama muhtemelen önümüzdeki günlerde Crimson Desert da bugün çıkmıyor muydu ya? 20'si miydi 18'i miydi? 18 diye hatırlıyorum ama. Stack listem nerede lan benim? İnternet mi gitmiş? Yo. Yavaş ama. Yarın gece 1'de. Ha, okey 19'u. Tamam. Gerek kalmalı. Eyvallah. Muhtemelen o yüzden çok fazla oyunu oynayan da izleyenci de olmayacaktır. Hani ben yine de duyurumu yapmış olayım. Hani bugün tabii ki yine gelmek isteyen olursa biraz bekleriz chatten. Farm atarız ama sanmıyorum önümüzdeki birkaç ay boyunca Crimson Desert ortalığı biraz dağıtacak gibi hissettiriyor. Ortalığı ağlatacak gibi geliyor bana. Özellikle Türkiye'de de çok fazla yalnız oyuncu olduğu için hani solo, single player oyuncu sayısı Türkiye'de çok fazla. Ha, kitle olarak çok fazla. Yani genel oyuncu kitlesi olarak multiplayer oynayan fazla ama multiplayer oynayan Türkiye'deki için konuşuyorum. Multiplayer oynayan tayfa zaten single player oyun çok oynamıyor. Ama single player oynayan tayfa fena yani hani fena bir kitle. Abi bu bak hala duruyor mu burada ya? Bu bak gidecek mi bakalım bak. Bu olta terste duruyor. Bakalım Yama'da bu bak gidecek mi? Hatırlatın bunu kontrol edelim. Ben bunu hiç raporlamadım. Raporlayan birileri vardır elbet. Bak yani raporlamış olan birileri vardır. Bakalım gidecek mi yeni Yama'da bu bak. Adam şehrin içinden balık tutuyor anasını. Şehrin içini tutuyor balık niyetini. İlginç. Evet bak Vox'u kaybettik mesela. Vox Crimson'da olacak. Şaka yapıyorum bu arada tabii ki. Tabii ki şaka yapıyorum. Yarın bayramda yokum zaten. Günah çıkartmaya gideceğim. eyvallah. Yarın mı bayram? Bugün Arefe mi o zaman? Okey. O kadar alakasızım uzağım ya o tarihlerden. O kadar uzağım abi. Yanlış yer. Satacak bir şeyimiz yok mu? Okey o zaman envanter boşaltacağız sadece. Ne diyecektim ben ya? Ha, Crimson Desert'ın şeylerine baktım. Sen söyle adını. Önerilen sistem gereksinimlerine 1050 Ti falan yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Dalga mı geçiyorlar abi acaba? Ben mi yanlış okudum acaba yoksa? Yanlış karıştırıyor muyum acaba başka baktığım bir oyunla falan? Bu nasıl mümkün olacak? Şey de yapmadılar şu an değil mi? Bir açık bir test de yapmadılar. Public beta testi falan yapmadılar. En son bir 6'şar saat falan oynatmışlardı içerik üreticilerine onu biliyorum. O oyun hiç de böyle binli sistemlerde çalışacak gibi bir oyun gibi görünmüyor yani. Nasıl bir keriz sikertmecesi var acaba orada? Acaba? Yarın mı Arefe? Ben de bilmiyorum ki işte. Yarın Arefe olabilir. Yani bugün de olabilir. Yani, bilmediğim için her şey olabilir şu anda. Bütün ihtimaller geçerli şu anda. Doğrusunu unutturduk abi herkese. Mükemmel. Mükemmel.
Hat. Hat. Hat dedi, çat dedi, hat. Toplayalım ya. Hadi toplayalım. Ben Ferrari build'imi özledim ama ya. Bir an önce şu bug da temizlenmiş olsun Yama'da. Umarım da elektrik build'lerini böyle yerin dibine sokmamışlardır. Çok kötü nerf yememiştir umarım. Ben onunla farm yapmayı özledim valla. O build'den sonra hiçbir şey eskisi gibi hissettirmiyor. Yani farkında olmadan galiba oyundaki en eğlenceli build'i yapmışım, haberim yok. Yani kendim için en azından. Yani hiç blink falan bir şey kullanmaya gerek kalmadan Char zaten deli gibi uçuyor. Çok hızlı. Hareketi, saldırıları... Aa, bu da patlayacak mı? Patlamıyor, tamam. Böyle blink kullanmak zorunda kaldığım build'ler çok tatlı hissettirmiyor. Çok keyifli hissettirmiyor ya. Agalar bir salın bakayım beni. Duf duf duf. Oy oy oy. Burada sandık var mısın peki kanka? Ol be. Şu garibi bir sevindir bakayım. Varsın. Güzel güzel. Güzel güzel güzel. Deminki sandıklar bende var. He. Hop. Şunları alıp ben yoluma gideceğim arkadaşlar. Beni bir salın. Beni bir salın. Şipadak. Şipadak. Çat çat. Şimanak. Şipadak. Çit 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 çit. Falan. Bana build fikri lazım agalar ya. Build fikri önerin. Vallahi build fikri lazım. Özellikle Yama'dan... Seni öldürmediğim için mi bütün bunlar? Evet, o yüzdenmiş. Özellikle Yama'dan sonra böyle yeni... Ya eski build'lere bir bakacağız zaten, hani ne kıvamında ne değil, ona göre daha iyi bir fikrimiz olacak ama Yama'dan sonra da build şeyleri birazcık daralacak. Seçenekleri diyeyim yani. Ciddi nerfler geleceği için bilmiyorum ne yapacağız. Şu Caretaker'ı zaten yapacağız, o Allah'ın emri, ama böyle farklı silahları, farklı mekanikleri de denemek istiyorum ya. Fikirlere açığım. Sen de değil mi işte abi, bir tıkanıklık var ya. Bir tıkanıklık var. Bakalım. Allah. Aşağı gelsene kanka. Gel. İlla küfür mü edeyim? Gel hadi gel. Gel aşağı gel. Sen gel, ben gelmeyeyim. Bak ben de gelirim ama gelmeyeyim ben. Beni getirtme oraya. Buradan bir yerden geliyordum ha. Niye uğraştırdın ki şimdi beni bu kadar? Ha? Ne gerek vardı? Neyse. Galiba eldivenlere biraz girişebilirim ya. Gizliden gizliye belki çaktırmadan bu Yama'da eldivenlere falan bir ekstra buff yapılmış olabilir. Çünkü çok az oynanıyor. Hani görüyorum internette de böyle tam one shot build'leri falan var. Şey build'leri işte o. Neydi? Street Fighter'daki. Sen söyle adını. Aduket. Aduket build'leri falan var ama ne bileyim. Ne yapılabilir eldivenle başka bir bakılabilir. Hani suyu çıkartılabilir.
Belki böyle full artı full güzel atak kombolarını bir araya getirip öyle bir build yapabiliriz. Hani güzel böyle mesafe kapatan saldırı animasyonları olan rünleri toplayıp. Ne gerek yok, şunu ver. Şunu ver. Bu neymiş? Fireburst. Ben bunu ilk defa görüyorum. Ver. Ver bunu da. Şundan da ver dursun bir tane. Vardı galiba ama bir tane daha dursun. Kenarda. Şef konsepti var. Kendine göre düzenleyip kullanabilirsin bu build'i. Farklı değil ama tema değişikliği en azından. Doğru, tema olarak da alınabilir aslında bak. Evet. O konuda da çok bir fikrim yok. Uzun zamandır build yapmadığım için ya agalar, hadi bir işinize gidin. Skinleri falan da hiç böyle içine dalamadım doğru düzgün. Şef seti olabilir. Olabilir. Belki böyle bir Butcher build'i yapabiliriz mesela. Şey kullanıp. Bir tane var öyle. Adını hatırlamıyorum da bayağı şey gibi görünüyor işte. Kasap bıçağı gibi bir silah var. X olarak geçiyor galiba. Tek el. Balta. Öyle bir şey yapabiliriz. Keyifli olabilir. Direkt. Yani kürek değil de ya küreklisini de yaparız. O da lahmacun ustası olur böyle. Adını da Turkish Pizza koyarız. Turkish Pizza Master'ı koyarız adını. Bir tane yaptım elektrik bazlı eldiven ama çok hoşuma gitmedi. Evet, benim de işte eldivenler genel olarak hoşuma gitmiyor ya. Şey kalıyor ya. Hani evet çok hızlılar ama mesafe kapatma konusunda sıkıntılılar ya. Yani mob senden gittiği anda ya Hadouken'le tek atacaksın ya da Hadouken'le tek atabiliyorsam da geldi yine başımda bekliyor. O zaman zaten yakınına girmeme ne gerek var mantığı. Yani oyunda birazcık öyle bir sıkıntı var yani. Hani yakıncı oynamak istiyorum ama yakıncı oynadığım silahın uzaktan atılan bir yeteneği var ve tek atabiliyorsa oyun sonunda ben onu niye yakıncı oynayayım mantığı giriyor devreye. Niye kendimi yorayım? Hani o yüzden hani o silahlarda bence eğer silah yakın dövüş için kullanılıyorsa menzilli hasar vuran yetenekleri bu kadar çok scale olmamalı. Yani bu kadar çok güçlenmemeli oyun sonunda. 1-0'da muhtemelen dengelerler onu da bu yamada ona bir şey geleceğini tabii ki sanmıyorum. 1-0'da ona muhakkak el atarlar. Şu an oyunu kıran en büyük şeylerden biri de o oyun sonunda. Faktörlerden biri de o. Yani oyuncu, ya ben de en azından her oyuncu için demesem de ama şunu düşündürtüyor yani. Ben oyun sonunda dümdüz rün kullanırım o zaman. Niye saldırı kullanayım ki? Mantığı. Direkt bunu düşündürtüyor yani. Bana rünle vura vura geldim abi. Hareket etmeye çok üşendim. Rünle kılıcı savura savura yürüdüm mobların üstüne. Aslında bu Yamada böyle birazcık yeni silah da bir iki tane getirseler tatlı olurmuş. Çünkü bildiğim kadarıyla 1-0'a kadar artık başka yeni şey görmeyeceğiz. Ya da görecek miydik ya? PB'de görmeyecektik galiba. Burada görecektik. Bir güncelleme daha gelecek galiba buraya. Emin değilim ama tam net hatırlamıyorum. Ya göreceksek de bir tane yeni güncelleme göreceğiz. Hani 1-0'a kadar. Onun haricinde görmeyeceğiz. O yüzden 1-0'a kadar böyle bize şey yapacak, oyalayacak birkaç silah gelse de tatlı olurdu ya. Gerçi izlediniz mi bilmiyorum ama Laridipus yeni video atmış. Orada şey diyor işte. Herkes oyunu şu anda zaten 1-0'a kadar oynamıyor. Hani çoğu oyuncu 1-0'da başlayacak, geri dönecek oyuna falan filan diye bir bölüm var, bir şey. Bir anekdottan bahsediyor yani. Ya kanka, yorma be. Yorma be.
Ki haklı yani, bizde bile işte biliyorsunuz Mokoko var. İşte Vox keza diyor ya, ben normalde hani yayınlar olmasa oynamam. Çoğu oyuncu şu an 1-0'ı beklediği için onlar da herhalde yeni bir şeyler getirmiyor çok fazla, ama ben isterim ya. Birkaç yeni bir şey de olsun, 1-0'a kadar çıtır çerezlik yani. Ama adamlar çoğu şeyi 1-0'a saklıyor yani. O ortada, çok açık bir şey. Obvious yani. 1-0'da diyorlar ki abi siz bu oyunu en baştan öğreneceksiniz yani resmen. Yani resmen oraya gelecek konu. Bakalım. O heyecanı acaba yaşatacak mı tekrar? Tek merak ettiğim konu o. Çünkü ben daha önce hiçbir oyunu bu kadar uzun süre oynamadım yani. Hani şey olarak. Erken erişim olarak yani. Tabii. Elden Ring falan zaten hiç oynamadım. Bitirmedim. Sekiro'yu bile bitirmedim. Hani bu oyuna yakın, en yakın oynadığım oyunlar onlardı. Souls-like'a daha yakın olduğu için. O yüzden de hepsini ilk defa, yani oynadıklarımı da ilk defa oynadım ve o hissi aldım, bitti. Zaten yeniden oynanabilirliği olan oyunlar değildi işte. Nioh 2 falan, işte Sekiro. Bunlar zaten sürekli tekrar oynaması saran oyunlar değil. Elden Ring'de en azından hani muhtemelen yeniden oynanabilirlik daha yüksektir. Onu da oynamadım ama. O kadar Souls'cu olmadığım için. Bakalım burada o his hani yeniden başladığımızda içimizde uyanacak mı? Bir de mesela şey gelse güzel olabilir. Nasıl yapacaklar onu bilmiyorum ama hani sezon mantığı değil ama şey gibi. Bir oyun modu gelecek mesela, atıyorum, tamam mı? 3 ayda bir o oyun modu sıfırlanacak ama oyun modu, oyunun kendisi değil. Tabii o mod öyle bir mod olmalı ki hani oyuncular da şey dememeli. Ben bu modu niye oynayayım ki, anasını satayım. Gider normal oyunu oynarım daha iyi kafasında boş bir mod da olmamalı. Orada böyle sezonluk gibi ya da işte ne bileyim, anlasan. Hani işte extraction shooter'lardaki o vibe mantığı o oyun modunda olsun mesela. İsteyen opsiyonel olarak oynayabilsin. Güzel olabilir de o yeniden keşfetme hissini yenilemek açısından bence tatlı olabilirdi ya. Nasıl yapacaksın abi onu o kadar ya? O kadar zaman nasıl ayıracaksın? Ben bile gözümde büyüyor. Şimdi ev güncellemesi gelecek ya. Diyorum kim kasacak anasını satayım o evi şimdi dizayn etmeye falan. Tabii ki ben kasacağım bu arada. Bakmayın ağladığıma ama 1-0'da bir sürü şey gelecek abi. Yani bütün klasları açmak için oynasan zaten kafadan bir 1000 saat gömmen falan gerekecek herhalde oyunu. Thomas kendi ağzıyla dedi yani hani öyle manyaklar olacaktır. Dedim olacak tabii, ben yani o manyaklardan biri de benim. Bütün klasları deneyeceğim. Ama yani Allah dur. Hani hepsi için ayrı karakteri açmak gerekecek. Tabii ki doğal olarak. Giy çıkar yapmamak için en azından. Ben bir de biraz hastalıklıyım, tamam mı? Yani oynadığım o silahın, o sınıfın en iyi build'ini arayana kadar, bulana kadar durmam. Bakınız Ferrari build'i mesela, hani tabii kime göre neye göre en iyi ama benim standartlarıma göre şu ana kadarki en iyi yay build'i budur. Yani gereken her şeyi karşılıyor. Yamadan sonra karşılamayacak tabii ama 1-0 çıktığında da aynı mantıkta ilerleyeceğim yani hani bütün klaslarda en optimal build, en optimal rune ne olacak acaba falan diye araya oynayacağım. O var ya, o beni bitirecek yani muhtemelen zaten. Mentali eriteceğiz yani 1-0 çıktığında. Fena eriteceğiz hem de. Umarım bu yaz çıkmaz da bu yaz çıkarsa var ya çok kötü olur. Ben hani yazın yüzmek falan istiyorum abi, denize girmek, işte arada dışarı çıkmak istiyorum. 1-0 bu yaz çıkarsa sıçtık anasını satayım yani. Tatili unut. Yüzmeyi unut yani. Ben ev çiftlik işlerine sonradan girişeceğim ya. 1-0'dan. Fazla content olması hiç olmamasından daha iyidir. Katılıyorum buna bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Yani şu anda bile ev işlerine hiç girmedim mesela. Hani
konfor sistemi daha gelmedi ama ona rağmen çoğu kişi evini işte diziyor, miziyor, ona göre şey yapıyor falan ya. Ben hiç uğraşmıyorum öyle şeylerle. Oyunlarda o tip işlere çok sonradan girişirim ya. Benim ağzıma sıçarım ha. Yatın lan aşağı. Hadi kaybolun. Hadi seni görene kadar anlar oldu. Ben işsizim, oyun oynuyorum, yatıyorum, kalkıyorum, oyun oynuyorum. Oo, bendensin Mokoko. Bendensin. Hoş geldin kulübe. Hoş geldin kulübe. Kulübe hoş geldin. Arada çıkıyorum, ormana gidiyorum işte. Ya da yazsa denize gidiyorum, o kadar ama. Onun dışında bir şey yapmıyorum ben de. Oyun oynamak ve müzik yapmak dışında başka hiçbir şey yapmıyorum yani. Arada sıkılıyorum, 2 gitar tıngırdatıyorum. Bazen beste çıkıyor. Gidiyorum onu beste yapıyorum. Çıkmıyorsa oyun oynuyorum. Memnunum, hayat güzel böyle. Fazlasına gerek yok. Bu yaşam şartını sürdürebileceğim bir hayat düzenim olsun bana kafi. Fazlasında gözüm yok yani. Muhtaç kalmayacak şekilde kimseye, hiçbirine, hiçbir şeye. Çok şükür derim. Öper başıma korum, daha ne isteyeyim derim yani. Şu an ben insanları anlamıyorum. Hepsi böyle bir şey derdinde ya. Şuyum da olsun, o olunca üstüne buyumdan da olsun. Ama bu eksik kal... Ya birader, anasını satayım, sen insansın bir kere. İnsan lan, bilgisayar değilsin ki. Zaten istediğin her şeyi aynı anda yüklesen bile senin hayatına yapamayacaksın ki. İnsan öyle çalışmıyor çünkü hani. Anın içinde belli şeyleri yapabiliyorsun ya. Hani öyle ya kanka, hani. Anlamıyorum o yüzden milleti. Yok diyor, yatım da olsun, katım da olsun. Kanka, yattayken triplex villanda kim kalacak? Triplex villandayken uçağını kim kullanacak? Hani anladın mı? Çok saçma geliyor o yüzden milletin şey tripleri bana, bu varlık fantazileri. Hep bir varlıkları olsun, hep bir şeyleri olsun. Oğlum zenginlik öyle bir şey değil lan. Zamanını istediğin şekilde, istediğin şeyi yaparak, istediğin zaman yaparak kullanamıyorsan sen zengin değilsin ki, fakirsin. İstediğin kadar malın olsun, istediğin kadar paran olsun. Ben böyle bakıyorum hayatta hep. O yüzden de hep şükrediyorum yani halime. Hayatım boyunca hiç demeyeyim, abartı olur. Tabii ki istemediğim şeyleri yapmak zorunda kaldım. İstemediğim işlerde çalışmak zorunda kaldım. Deneyimlemek istediğim için oldu bazen. Bazen istediğim şeyleri almak için oldu vesaire. Ama hani hayatımın son dönemlerinde hiç istediğim bir şey yapmak zorunda kalmıyorum. Çok şükür. Çok şükür şu anki dönemimde de. Bana bundan büyük zenginlik gelmiyor yani. Bazen soruyor böyle beni yeni tanıyan falan, orada burada tanıştığım işte falan. Müzikten ya da işte oyun çevresinden insanlar, ya diyor işte sen nasıl yapıyorsun böyle işleri falan, nasıl hallediyorsun falan, şunu nasıl biliyorsun, nasıl öğrendin falan. Abi istediğim zaman ayırabiliyorum çünkü. Hani anladın mı? Böyle bir imkanım var hayatta. Gelip şimdi bu adama anlat hayattaki en büyük lüksün, en büyük zenginliğin bu olduğunu. Maddi olarak, materyal olarak zengin bir insan değilim. Ortalama bir insanım yani, ama zamanım olduğu için o zamanı çok değerli ve istediğim şeylere, kendime özellikle yatırım yapabilecek şekilde kullanabiliyorum. Bundan öte zenginlik yok bence bu dünyada yani, bu hayatta. Kesinlikle. O yüzden size tavsiyemdir agalar, nacizane. Hayatta ne olursa olsun sadece zamanınızın en değerli varlık olduğunun farkında olarak yaşayın yani. O yüzden de geçirdiğiniz her şeyi mümkün olduğunca farkına vararak, algılayarak yaşamaya, geçirmeye çalışın. Yoksa zaten dikkatinizi kendi hayatınıza, o an geçirdiğiniz zamana veremiyorsanız, neye veriyorsanız sizin zamanınızı o kullanıyor demektir. Siz kullanmıyorsunuz demektir o zamanı. Karşılığında maaş alabilirsiniz bunun veya işte bir ödeme alabilirsiniz vesaire vesaire, ama işin içinde farkındalığınız yoksa veya işte kendi özgür iradeniz vesaire yoksa, o bilin ki o zaten size yaramıyor yani, o iş aslında. Kendinize yapmıyorsunuz o şeyi yani. Yazın filenin sultanları bira, PC ve Twork olsun yeter. Çok iyi abi.
Ben basit adamım diyorsun. Ufak şeylerden zevk almayı bilirim ki bence bu da önemli bir şey. Ya bana çok monoton mesela o yaşam tarzı ama herhalde belli bir yaştan sonra Allah öyle bir monotonluğu isterim gibi de geliyor ama ya. Yani şu an istemem, yapamam zaten, şu anki şeyime aykırı. Kafa yapıma diyeyim, hani enerjime, ruh durumuma aykırı. Ha, bakma bu arada öyle diyorum ama hayatımın önceki yıllarına kıyasla en sakin dönemindeyim şu anda yani. Hani ben böyle gezer tozar içer sıçar bir adamdım. Özellikle İstanbul'da yaşadığım dönemlerde. Caddebostan sahil. Haftanın 10 günü. Hani hafta 7 gün, ben 10 gün Caddebostan sahil falan. Öyle yani. Artık daha böyle chill. İşte alkolden, sigaradan uzak. Öyle bir hayat sürüyorum. Ama ona rağmen tabii ki hani aktifim. Ne bileyim diyorum ya, işte egzersiz yaparım, işte deniz, yüzme, efendime söyleyeyim işte yürüyüş, hiking, ıvır zıvırları. Yaparım öyle şeyler. Şimdi şöyle bir... Vuracağım mı? Ya atma o fake'i. Ama ben onu periledim. Oh. Hadi yat aşağı be aga. Yat aşağıya. Yorma. Yorma. Birazcık şey atayım ya ben. Chill farm atayım. Çenem düştü, konuşasım var çünkü. Crucible sıkıcı oluyor konuşurken. Gümüş farmlayalım biraz. Böyle podcast tadında olsun. Çünkü yama bekliyoruz günün sonunda. Şu an yapacağımız farmın da çok büyük bir anlamı yok. Zaten geçtiğimiz günler yapacağımız kadar yaptık farm. Aha, Willow Cap yüzde kaç? 11. Fena değil. Aha. Clumsy damage increase, attack speed reduce. Olmaz yaramaz. Ama Legendary rune düştü galiba. Lightning baraj. Ben bilmiyorum bu ürünü. Bir silahta gördüğümü sanmıyorum hiç. Muhtemelen Legendary ürün. O zaman bir şehir atalım. Ve şey yapalım. Üstümüzü boşaltalım ve ıvır zıvır farm atalım. Ben fiyat performans yaşıyorum. Çekirdek, kahve, bira, kabak çekirdeği. Deniz kenarında babamın eski patronunun evi var. Adam zengin. Gidemiyor, bakamıyor. Biz gidiyoruz, yeter. Fakirin denizde bira olsun, yeter. Abi aynen öyle. Katılıyorum bu arada. Yani bayağı şanslısın. Sevindim senin adına. Tam olarak da dediğim şeyi örneklemiş oldun az önce bu arada. Bak, adam zengin diyorsun. Evi var bilmem ne ama gidemiyor. O ev onun değil ki. Hani o ev o adama da hizmet etmiyor artık. Anladın mı? Hayat böyle birazcık. Bunun farkında olarak da yaşamak gerekiyor bence. Ya zenginlik sistemi bile zaten bir fikri satmakla alakalı bana kalırsa. Yani o senin zengin olma arzusunu yaratıyorlar senden önce ve senin zengin olma istemeni sağlıyorlar ya. Sonra sen zengin olduğun zaman o kadar paran oluyor ama fark ediyorsun ki, ya da fark edemiyorsun. Hamal gibi çalışıp yaşamaya devam ediyorsun. O parayı var etmek için çalıştığın sürece tek amacın o parayı var etmek oluyor ve onu katlamak oluyor. Yani iş insanlarına falan bakıyorsun ya, hep böyle o işten o işe koşturuyor bilmem ne, arada böyle bir izin yapıyor. Yani öyle de bir şey var. Sen söyle adını. İkilem var, dilemma var. Hani 9-5 çalışmamak için zengin olmak istiyor çoğu insan. Zengin olunca şunu fark ediyor. Bir dakika ya, ben zengin olduğum zaman aslında para sahibi olmuyorum. Parayı kontrol eden insan oluyorum. Parayı kontrol etmek 9-5 çalışmaktan daha büyük sorumluluk getiriyor. Çünkü kontrol ettiğin para kime aitse değeri o kadar artıyor. İş yükün, sorumluluğun o kadar artıyor. O zaman diyor, bu kadar mal varlığımın olmasının ne anlamı var? Harcayamıyorum, yaşayamıyorum. Hani zaman yok çünkü. Bu farkındalığa gelince de ne oluyor işte, millet ya kafayı yiyor, deliriyor ya da
Ya işte güç daha da güç tutkusuna giriyor. O zaman diyor parayı ben kontrol etmeliyim diyor sadece. Kontrol ettiğim para bana hizmet etmeli. Bana dönmeli falan. İyice o şey yarışına dönüyor. Fare yarışına dönüyor yani böyle. Rat race diyorlar ya yabancılar ona. Ne anlamı var abi? O zaman gir 9-5 çalış. Kafan rahat etsin amına koyayım. Zaten hayatta kalacak kadar yine harcayabileceksin yani. Hani standartlarını yükseltince ne değişiyor hayatta? Ya o markalar daha da zenginleşiyor ya da işte senin standartlarını karşılayan hizmetler senin o parandan para kazanıyor. Sistemde bir şey değiştirmiş olmuyorsun ki yani. Hayatında da bir şey değiştirmiş olmuyorsun. Sadece etiketler değişmiş oluyor. Çocukken çok zengin olmak isterdim ben de bu arada. Hani bu kadar laf ediyorum o yüzden hani şeyim ne denir ona? Birazcık erken mi fark ettiğim diyeyim bunu. Lan diyorum şimdi zengin olsam ne olmasam ne? Yani hani ne anlamı var ki günün sonunda hani şey aynı çalışıyor. Matematik aynı. Değişen bir şey yok ki. Hani miktarlar değişiyor. Hayatta miktara mı bağlı bakacaksın, yaşayacaksın yoksa içeriğine hani o yaptığın işin ya da işte edindiğin şeyin içeriğine mi bağlı yaşayacaksın? Artık onu sorguluyorum hep yani yaptığım her işte de. Psycho hoş geldin, hoş geldin. Selam, selam. Nasılsın? Podcast tadında yama bekleme yayını abi. Hoş geldin, hoş geldin. Şimdi şu taşları da bırakalım. Yüzüğü satacağım. Buradaki oranı kötü olan yüzükleri de satayım. Onun altındakileri tamam yok. Bunlar 5-6. Bunların hepsi kalsın. Onlar değerli. Bunlar da kalsın. Tamam. Şunları şuraya koy. Şunların hepsini koy. Hepsini ya. Hainimiz sen. Düşmanım yerde bir şans ver diyor bana küfreden teva sen. Yazarım ederim kanser. Bunu koy. Ben bütün kağıtları bitirmişim vay be. Uf bu da 999 olmuş. O kadar build yapmıyorum ki. Şey upgrade etmiyorum ki. Silah çok birikmiş bunlarla. Dursun biriksin. Şey yok. Zararı yok. Ziyanı yok efendim. Yok. Ürünlerden kurtulalım. Bunu satarız. Taşlardan kurtulalım. Ember'lardan kurtulalım. Bunları da koyalım hatta gelmişken. Tak. Buraya koyacak bir şey var mı? Ya. Bunları da buraya koyalım. Üstümüzdeki pişmişleri de yerine koyalım. Evet, sonra satacaklarımızı satmaya gidelim. Oo. Bunu da buraya koyalım, yer yoktu. Buradan da pişmişleri alalım madem öyle. Hemen yaptım mı lan? Oha. Kaç saniye sürüyormuş o? Abi bu arada CS'ye acayip başlayasım geldi. Gaza geldim. Geçen gün Ferit abimle O7 buradan Fıtıcın abimle CS'ye başlamışlar. Neydi adamın adı ya? Gibi'yi yapan adam ya. Kal geldi, adını unuttum adamın. Şaka mı? Hatırlayacağım, dur, yok hayır siz söylemeyin, dur. Hatırlayacağım. Abi karakterlerin adı geliyor. İlkan diye isim geliyor ya adama. O kel olandı. Kim neydi? Feyyaz Yiğit. Feyyaz Yiğit. Yok abi chat'e bakamam, yok. Ama hatırlamazsam olmaz. Feyyaz Yiğit. Abi çok eğlendim anasını satayım ya. Falan klibini yapmışlar sonra. Yayında kopmuştum. Yayın diyorum. Videoda izlerken kopmuştum abi. Bir tane çocuk 30 mu ne vuruyor maçın birinde mi? Round'un birinde mi? Round'un diyorum. Maçın birinde galiba. Bir maç mı atıyorlar? 2 maç mı? Onu da hatırlamıyorum, tamam ama. Diyor ki Feyyaz abi.
Sen diyor 30 kilo almışsın, manyak mısın diyor, işte manyak mısın demiyor, konuşmak ister misin diyor. O nasıl olur abi, konuşalım diyor. Hayır yani profesyonel biriyle falan, hani bir psikologla falan. Orada fena koptum abi ya. Hani bir de adam ekstra şey diyor yayına girerken, komik olamayacağım diyor. Yani çocuk uyuyor hani evde, hanım çağırırsa falan gitmem lazım. Oğlum meğerse adamın 3000 saat Witcher 3'ü falan varmış lan. Harbi gamer'mış adam. Böyle CSGO'yu da karşımda çok görüyorum. Peanut da O7 buradan. Peanut reisimiz. O da CS'ye başlamış. Lan diyorum ben de mi bir CS'ye dönsem acaba? Bir arkadaşım var, o da... dur yanlış şeye bastım. Yıllar sonra PC almış kendine, işte oyunlara döndüm falan diyor. Bir bakıyorum Steam'de ekle görüyorum. CS oynuyor da sürekli. Diyorum ben de mi bir dönsem ya acaba? Hani öyle çok yok benim. 500-600 saatim falan vardı en son bıraktığımda hatırladığım kadarıyla ama. Yok, kel olan Feyyaz Yiğit değil canım. Kel olan İlker. İlkan. Karım seslenirse hiçbirinizi tanımam, kalkar giderim diyordu en son. Aynen. Çok iyiydi abi ya. Çok iyiydi. Tabii oğlum, Feyyaz Yiğit'i tanıyorum. Senden ne yaptın Mehmet? Dün doğmadım kanka. Ay yani Feyyaz Yiğit'i tanıyorum tabii ki. Kim olduğunu biliyorum. İsmini hatırlayamadım sadece. Sen de ne yaptın ya? Adam şey değil ki zaten. Nedir onun adı? Hani böyle eski bir ünlü değil ki. Hayır! Ayağım kaydı. Ah. Ah. öyle bir yazdın ki kendimi böyle bir an şey zannettim. Lan ben bu gezegene yeni mi geldim falan. Ne oluyor anasını satayım hani. Ama bir deneyeceğim. Off stream bir CS'ye gireceğim, bakayım nasıl. En son böyle herkes şey diyor diye oyuna hiç böyle yakından uzaktan ilgi duymuyordum. Sen söyle adını. Botlar falan sardı, tamamen böyle ticaret yapmak için herkes sadece kasa almak ve kasa satmak için oynuyorlar deyince. Ay! İliklerime kadar hissettim onu. Sağlık olsun. Bir daha şey yaparız. Şey yaparız onu. Kafa daldı bir an. Ritmi kaçırınca da böyle bir oyun olduğunu unutuyorsun bir ara böyle. Veya şey de oynamaya başlayabilirim ya. Onu da yayın dışı birkaç kere oynadım. Isaac. Of, bayılırım. Keyifli de geldi. Yayın dışında bayağı oynadım yani, sardı. Sonra girdim bir şeye bakayım dedim. Megabonk'a hani sarar mı diye. Megabonk eskisi gibi sarmadı. Yani o ilk vurduğu hit çok iyiydi Megabonk'un. O ilk çıktığındaki o hype'la oynayınca bayağı sarıyordu. Sonra sarmadı. Belki birazcık şey oynayabilirim bu arada. Isaac'e sarabilirim tekrar ya. Nasıl olsa önümüz bayram. Çok sık yayın açmayabilirim. Birazcık da Crimson Desert hype'ı var ya, o hype'ın da geçmesini bekleyeceğim, ne yalan söyleyeyim. Hani algoritmayı patates etmektense hiç yayın yapmamak daha mantıklı geliyor. Videolar yine gelir zaten ama daha çok YouTube'a abanabilirim şu sıra. Yayın dışında da böyle galiba Isaac oynarım ya. Şimdi çünkü CS'nin kitlesi de çok toksik be baba. Çok toksik yani o kitle. Bir yerden sonra çekilmiyor, biliyor musun? Hele ki o Allah. O Ruslar falan denk gelirse geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Eyvah yani. Ya az değil tabi de 500-600 saat. Şey be Mehmet'im. Hani çok eski oyun ya. Veteranları şu an artık 1K 2K'dan aşağı değil ya oyunda. Böyle kendimi bayağı şey hissediyorum oyunda. Öyle kıyaslayınca noob hissediyorum yani. Ama bizden de bu kadar geldi. Ne yapalım? Ben o dönem hem LoL oynuyordum hem CS oynuyordum yani. Agalar, benim ana oyunum asla CS olmadı. Kızmayın bana, olur mu? Affedin, olur mu? Affınıza sığınıyorum. Oh, güzel Ember vardı ha. Bir repair atayım şöyle. Kusura bakma, can toplamak için lazımsın. Burada balık yok muydu? Allah Allah. O zaman öte tarafa.
Öte tarafa, öte tarafa. Öte tarafa, öte tarafa. Allah Allah Allah. Bu arada oyunda %30 indirime girmiş ha. Şeyi tekrar okuyunca fark ettim. Şu an girmedi galiba. Yama yayınlanınca girecek. Girmiş de olabilir bilmiyorum. Wicked. No Rest for the Wicked da bu Yama ile birlikte %30 indirime girmiş. Şaşırdım. Bir önceki %40 indirimliydi galiba. Ondan sonraki en büyük indirim bu şu anda. Ve mantıklı da bence. Bu Wicked. Crimson ben de merak ediyorum ya. Bende de o kadar parayı veremem ben Crimson'a abi ya. Belki hani demo olarak oynarım. Anlayın siz onu. Hani bir bakmak için en azından şöyle. Güzelse bir şekilde veririm o parayı da yani. Baktım çok sarmıyor. Salarım direkt. Lan yukarı, ha şuradan çıkıyorduk. Wicked'ı da öyle yaptım yani. Laps diye vermedim ki Wicked kaç işte $20 mı? Ne abi, çok pahalı bir oyun değil zaten ama yine de. Sanki toşkolar. Şöyle ben size tek de alayım. Şurada bir Satisfaction'a bak. Şurada bir yerde gümüş. Allah. Camlar açık, evdeki bütün kapılar çarpmaya başladı. Neyse birazdan kapatırlar herhalde. Cereyan yapan yeri. Burada bir yerde gümüş vardı ya. Neredeydi? Arkada mıydı? Evet de çıkmamış hala. Nasıl ya? Allah Allah. Kaç günde bir çıkıyor ki ne de çıkmamış. İlginç. İlginç. Ya bu tarz oyunlara $20 okey de Crimson Desert gibi oyunlar için hani $80 falan gerekeni zaten, o kadar büyük bütçeli, o kadar büyük kapsamlı oyunlar için. Da Crimson zaten $70 falan mı galiba, 80 de değil. Yerel fiyatlandırmadan da olabilir, emin değilim ama yine de ben öyle körlemesine çok veremiyorum ya. İşte en son o körlemesine verdiğim, o da körlemesine değil bu arada, şey testini oynamıştım o oyunun yani. Sen söyle adını. Server Slam'ini falan oynamıştım. Allah, kapıya bakıyordum. Ark Raiders'tı. O da zaten yani hak ediyor abi. Hani kendini kanıtlamış zaten. Anladın mı? Ama şimdi bu stüdyonun yaptığı ilk oyunu. Açık dünya rol yapma oyunu. Onun dışında MMO'sunu biliyoruz sadece. MMO'su da güzel yani. Hani eyvallah. Ama bu MMO değil ya. Ben bu MMO olacağı haberini aldığımda çok hype'lanmıştım. Sonradan rol yapma oyununa çevirmeleri birazcık üzdü beni. Oradan da biraz dargınım zaten. Bir tık kalbim kırık yani. Abi güzel bir MMO lazım şu dünyaya artık. Şöyle hani başlayıp oynayıp çocuklarımıza öğreteceğimiz. Ve bu MMO'nun Riot MMO olmasını istemiyorum açıkçası içten içe. Yani Riot son özellikle 10 yılda aşırı bozdu. Yani şirket mentali olarak da, vizyonu olarak da çok açgözlü ve böyle umarsız, böyle hiç önemli şeyleri iplemeyen bir şirket haline döndü. Eski o topluluğuna değer veren, topluluğuyla birlikte gelişen Riot kafası kalmadı. O yüzden Riot'un iyi MMO yapmasını içten içe de istemiyorum, biliyor musun? Çünkü ne olacak? Riot gerçekten güzel bir MMO yaparsa sonu LoL gibi olacak onun da. Yani felsefesi tabii ki Riot'un her zaman. Bizde microtransaction yok. İşte pay to win yok. Ama MMO onu kaldırabilecek bir tür değil. Adamlar da o güç zehirlenmesiyle eminim ki MMO'nun içine sıçarlar yani. Çok tutan ve başarılı bir MMO yaparlarsa. Geliyorum bir saniye. Şu kapımı kapatmam lazım. Çarpıp duruyor. Artık çarpmaz. PC bari zaten benim 3050 alamıyor. Kaldırabilir bu arada. Bak bir bakalım.
1050 mi diyordu? 2060 mı diyordu? Öyle bir şey diyordu önerilenlere ya. En son baktığımda ama sallamayayım işte, emin olmak istiyorum. Başka bir oyun muydu? Crimson mıydı? Emin değilim. Bu oyuna da bakmış ol. Bunun da öneririm bu arada. Bakın bu oyuna. Tales Edge diye. Değişik bir oyun. İçinde parkur falan var böyle. YouTube'dan keşfetmiştim. Öneririm. Tales Edge. 2026'da doğup nasıl Steam açabilirim kanka ya? Of, saçma saçma şeyler koymayın şuraya, tarihler. Evet bak, GTX 1060 diyor abi. 1050 değilmiş, ben 1050 kalmış aklımda. Minimuma. Şaka mı bu? Önerilene de 2080 diyor. Önerilen muhtemelen şey, medium ayarlarda oynayabilmek için. 2060 da benim en düşük ayarlarda kaldırır da, yani ne kaldırır? Belki 30 FPS anca. 60 sabit vereceğini sanmam minimum ayarlarda. 30 sabit veriyordur. En düşük ayarlarda da öyle bir oyunun tadı çıkmaz yani. Tadı çıkmaz agalar. En az 4000 serisinden girin. Onda da 4000 hani şey değil, 4060 4070 sınır yani. Yine onlarda 60 FPS alırsın muhtemelen 1080p'de sabit. Belki 2K'da 60 bile alabilirsin bu arada. Çok bir fikrim yok onların şeyi hakkında. Sen söyle adına. Performansları hakkında çok bir fikrim yok. Ama 4080 ve üstünde akar o oyun yani. Zaten artık hepsi, çoğu oyun o serilere göre optimize ediliyor. 4080 ve üstüne. Crimson dünyada her yerde 70 dolara çıktı. Fix, okey, yerelleştirme yapmadılar, anladım. Evet abi, bizde 40 dolar falan olsa bu arada alırım. Alırım yani. Alırım direkt. 007 First Light 40 dolardan çıktı bizde. Onu da aldım. Mayıs'ta gelecek. Aa doğru. Şey anlatıyordu değil mi o? İlk nasıl bu işlere başladığını falan. Gençliğine. İlginçti o da. Fragmanını falan izlemiştim. Bakalım. Çok ilgimi çeken bir franchise değil açıkçası ama. İzlerim. O tür oyunlar benim için izlemelik. Oynamalık değil. İzlerim geçerim abi. Burada maden yoktu diye hatırlıyorum. Burada da yok. Ben aşağı ineyim. Ölmem iş. Buradan aşağı inilmiyordu ki. Bir kat aşağıdan aşağı iniliyordu. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Yok, easy's. Şuradan ineceğiz. Oradan oraya çıkar, oradan da oraya mı geçeriz? Öyle yaparız. Yok. Nereden? Ha, buradan. Ha, tamam. Ay, hala ezberleyemedim şu map'i ya. Hala çok karışık geliyor bana. Tamam. Siz de bir gidin. Tamam, balıklarımı verin şimdi bana. Ne diyordum ben? Ha, en son MMO'dan bahsediyordum. Dur, MMO'dan ne ara geldik buralara? Ya böyle şey istiyorum, biliyor musun? O yüzden de bu oyundan umutluyum. Böyle gazlıyorum, her fırsatta da denk geldikçe yazıyorum böyle. Uzun vadede belki bir MMO şeyi çıkar buradan falan diye. Ekmeğe. Ama o zamana kadar ben yaşlanmış olacağım. Hani belki de aslında iyi olacak yaşlanmam. MMO çünkü biliyorsunuz hayatınızı ayırmanız gereken bir oyun türü ve biz potansiyel geleceğin yaşlılarına hitap eden oyunlar artık. Yeni neslin MMO türünden haberi bile yok. Hani 2005-2006 sonrası nesilden bahsediyorum, yeni nesil olarak artık. Ne kuşağı dediklerini de bilmiyorum onlara ama o kuşaktan bahsediyorum. O yüzden tam böyle artık benim herhalde hayattan emekli olmak yerine işte full zamanlı artık tamamen oyun oynadığım ve muhtemelen tam zamanlı yayıncı olduğum döneminde hayatımın bu oyun MMO çıkarırsa, Wicked ya da MMO'ya dönüşürse, Allah, yani düğün olur benim için. O zamanlarda hala beni izleyen kişiler olursa aranızdan bu yayını hatırlatsın.
Bir adak adarız bir. Ne yaparız? Bir pasta masta keseriz. Bir şey yaparız yani. O zamana kadar olan olursa şu anki izleyicilerden, YouTube dahil bu arada. Hani canlı yayında izleyemiyorsan da yayın dışında tekrarında vesaire izliyorsan da senin için de geçerli arkadaşım. Hayatımın öyle bir döneminde çok güzel olur bu oyunun MMO'sunun olması. Ah. Ama o döneme kadar da idare edecek çıtır çerezlik MMO'lar lazım ya. Bir ara Albion oynuyordum. Oynuyordum denemez. Albion'a başlamıştım. Oyun sonra çok gözümde büyüdü. Yani o kadar hayatsız olmadığımı fark ettim böyle. O kadar çok şeyi kontrol edip ona göre oynaman gerekiyor ki o oyunu. Hani yok dedim abi. Bir de pay to go var o oyunda ya, hani pay to progress diyelim. Pay to progress denmez. Pay to go. Ya neyse, pay to win var yani işte, hani ya abonelik sistemiyle daha hızlı, daha fazla skill alıyorsun falan muhabbeti var. Oradan sonrasında koptum ben. Oraya gelince, o duvara takılınca yok dedim, benlik değil yani bu oyun, ama çok keyifliydi. Oraya kadar çok keyifliydi oyun. Genshin'da MMO çıkaracak. Nasıl ya? Ya şey çok sarmıyor gerçi beni ama. Adamların zaten MMO'su var yani, niye bir tane daha yapıyor ki? Mevcut olanı, motorunu falan mı değişecekler, oyun motorunu güncellemek için? Sıfırdan yapalım daha mı iyi demişler oyun motorunu güncellemektense. Genshin Impact oynamadım. Çok da bana hitap etmiyor. O tarz Japon anime tarzı MMO'lar, oyunlar çok bana hitap etmiyor ya. Anime severim, izlerim, o kadar. Ha, görürsem katılırım ama o kadar. Onun dışında oyunları, yani anime bence oyun için güzel bir fikir değil. Güzel bir konsept değil. Çok basit kalıyor bence anime tarzı oyunlara. Konsept olarak basit kalıyor. Sadece sanat tarzı olarak değil yani. O yüzden çok benlik değil yani. Tabii katılmayan vardır bu fikrime, çünkü bu kadar seveni olmasa sürekli Allah anime oyunları yapılmaz. Yani benlik değil çok. Ben almayayım. Size afiyet olsun abi. Naraka Blade Point denemiştim bir ara. Böyle anime vari diye çok uzak duruyordum ondan, ama hani oynadığım en animemsi ama anime olmayan oyun o. Keyifliydi bayağı. Öneririm. Böyle extraction shooter diyorum, Battle Royale ama dövüş oyunu gibi düşün. Yani Street Fighter ama Battle Royale gibi düşün. Öyle bir oyun. Bayağı ama ustalaşman gerekiyor. Hani karakterlerin kombolara olsun, efendime söyleyeyim. İşte silahlar, silah komboları. Çünkü hem karakterlerin skill'leri var, hem silahların atak komboları var falan. Hepsini ayrı ayrı ezberlemen gerekiyor, öğrenmen gerekiyor. Dedim yok, ben yeteri kadar Koreli olmadığımı fark ettim o oyunu oynamak için. Ama çok keyifliydi. Hani çok önyargıyla başlamıştım. Ona rağmen keyifliydi. Onun dışında da hiç böyle animevari başka bir oyun oynamadım yani. Hatırlamıyorum. Şey sayılır mı sanmıyorum. Shifu. Çünkü o tamamen farklı bir, kendine has bir sanat tarzı var. Bura nereymiş böyle ya? Ya oradan buraya atlanmıyor mu? Atlanıyor mu? Bilemedim. Bir Bilal açısı var orada. Ha, biz şuraya tekrar bir dönelim. Kes lan çeneni. Yat aşağı. Şurada bir yerde balık ve gümüş vardı. Ha. Ucundan yakaladık suyu ha. Sen Ark Knight biliyor musun? Fabrika kuruyorsun. Hem 2 hafta çok iyiydi. Sonra bitti. Günlükler yarım saat. Giriyorum, bitiyor. Yok, bilmiyorum. Ark Knight'ı. Sanırım duydum ama emin değilim.
şey simülasyon ama şey gibi değil mi? Böyle. Neydi o, bir tane oyun vardı adı. Frostpunk mıydı oyunun adı? Bir şey. Ya da işte şey This War of Mine var. O da yine böyle hayatta kalma simülasyonu böyle. Aktif oynamıyorsun oyunu. Tıklayarak yönlendiriyorsun falan. Hikaye içinde akıyorsun. O tarz bir oyun galiba o da. Yani hem simülasyon ama hem de kendi dünyasının içinde böyle şey bir hikaye anlatıyor falan kafası. Öyle bir şeyler duymuştum çünkü. Ya da Steam'de sayfasını incelemiş olabilirim. Ya da YouTube'da Steam yorumlarını inceleyen bir video izlemiş olabilirim. Şeyi hatırlıyorum çünkü. O oyunla ilgili geyik muhabbetlerini hatırlıyorum. Düz gacha aksiyon oyunu, yok çok başka bir yere gitmişim ben o zaman. Okey. Açık dünya, yere açık dünya. Ha yok, bilmiyorum. Yok abi. Dark Knight'ı biliyorum. Ark Knight'ı bilmem ama Dark Knight var abi. Dark Knight'ı biliyorum. Batman oyunlarını da bir ara çok sarardı, oynardım. Bir ya da iki tanesini açıp oynadım. Bitirmedim hiç ama. Şeydi o zamanlar. İlk oyun laptopumu almışım. Monster. Bilenler bilir. Reklam olmasın çünkü şu anda yaptıkları aletler çok boktan. Ondan 2 yıl sonra Monster'a sponsorluk alıyoruz ama değil mi? Neyse, çok da tın. Gerçekten çok boktan şu anki ürünleri ama yani. Son 5 yıldır falan diyeyim en azından. Hani en son bir controller'larını almıştım yıllar önce. 6-7 yıl önce falan herhalde. Sonrasında bozuldu. Yeni versiyonunu alayım dedim. Önceki halinden daha beter yapmışlar ve daha pahalıya satıyorlardı falan. Lan dedim, kıçı kırık kontrolörü bile bu kadar kalitesiz üretiyorlarsa ben bunlardan niye laptop falan alayım yani, hiç. Zaten o zamanki oyuncu laptopum da kucağımda YouTube'da video izlerken tak kapandı ve açılmadı bir daha. Elektrikle ilgili bir sıkıntısı oldu herhalde. Elektrik beslemeleri mi yandı demişti, bir şey demişti bilgisayarcı. Tamire falan da vermedim. Garantisi falan da bitmişti zaten. O günden sonra benim için bitmişti oyun laptopları, oyuncu laptopları. Neyse, o dönem oynuyordum. Dark Knight falan işte, Batman. Şey vardı, Dying Light, Black Pearl çıktı. Oy. Dying Light vardı abi. Götüm büze oynardım. Arada böyle nostalji olsun, o yılları hatırlayayım diye girerim böyle. Sırf baştaki o prologu oynar salarım, sonra kapatırım. İflah olmaz bir nostalji bağımlısıyım, evet. Bunu reddetmiyorum, bunu kabul ediyorum. Ha, ilk oyunu olabilir o zaman belki benim o denk geldiğim. Hiç oynamadım ama, hiç oynamadım. Ne ilk oyunun, ikinci oyun olduğundan bile haberim yok yani. O kadar uzağım. Allah. Onda da Epic'te bir sürü şey var bende de. Çok üşeniyorum tekrar Epic şey kurup, istemcisi kurup bakmaya. Bir ara bedava dağıtıyorlardı ya, bir de o çok sağlam indirimler yapıyorlardı, onlar daha şeye geçmemişti dolar kuruna. Hala TL'deyken böyle acayip bedava denecek fiyatlara oyunlar almıştım. Hatırlamıyorum çoğunu ama RDR2'm oradadır mesela. GTA 5'im Epic'tedir yine. İndirimdeyken aldım. Assassin's Creed Valhalla oradadır. Ama sorsan oynamıyoruz artık, işte duruyorlar öyle. Dadı yok, dadı. Dadı duzu yok. Et yok, et yok, et. Şimdi ben buraya geldim. Burada kaçırdığım gümüş var mı? Belki şehrin oralarda. Var. Şurada var bir tane. Onu da alıp gidelim. Başka hatırlamıyorum çünkü. Pat. Çat. Ya dur. Zünk. Şunu da ver. Hadi. Tak. Şuraya bakmadım ki ben. Burada da vardı.
Doğru, burası var. Evet bak, burada gümüşler var. Bu map'i biraz daha fazla oynamam lazım benim ya. Bu map'te birazcık daha zaman geçirmek lazım. Bir de şu aşağısı var. Oraya da bakacağız. Orada demir vardı yanlış hatırlamıyorsam ama. Bakalım. Şunu ver de. Çat. Pat. Küt. Ayı da var. Ayı da lazım. Ayı boğam böyle, ayı böyle boğam benim dedem böyle. Recep İvedik izlemek lazım. Şu sıralar çok kendimi Recep İvedik referansı yaparken buluyorum sürekli. Recep İvedik'im gelmiş. Bir de Goram. Goram bayağıdır geldi ya. Bugün bakkala gitmeden önce yine geldi. Gora perileri geldi böyle. Siz turizmin katilisiniz, katili diye dolanıyordum etrafta. Gora izlene. Önce Gora, sonra Reco. Reco 1, 2, 3. Gerisi çöp. Gerisi çöp. Hop. Aha, burada da gümüş var. Güzel. Tak. Ah. Tak. Tak. Maden yaparken yılan bile dokunmaz. Git. Nasıl bir bug'dı bu? Haha, siktir. Hem ağaca vururken aynı anda yerdeki gümüşü aldı karakter. Anladım. Peki abi. Anladım abi. Anladım abi. Anladım abim. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan Tamam. Şimdi Lowland'e gidelim. Üstümü boşaltmam gerekiyor mu ama? Yok. Yok ya. Yetiririz. Oyun içinde oyun oynuyoruz zaten burada. Hem inventory management. Hem efendime söyleyeyim işte crafting. Hem sen söyle işte farming. Her şeyi aynı anda yapıyoruz. Bir ara öyle bir oyun türü de vardı. Tetris gibi böyle envanter diziyordum falan. Çok saçmaydı ya. Hızlı bitti o furya ama hızlı bitmesi de iyi oldu. Kim oynuyordu, niye oynuyordu hiçbir fikrim yok. O oyun türünü ama şey bile yapmıştı ona oyun yani. Dora, Statera var ya. Onlar bile o tarz bir oyun yapmıştı böyle. Hem TFT tarzı hem Inventory Management aynı anda çalışıyordu. Böyle tuhaf bir oyundu. Sadece tanımını hatırlıyorum ama nasıl bir oyun, ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Değişik kafalar. O oyunun atası şeydir be. Nokia'larda vardı. Nokia C3 kullanıyordum ben. Onda vardı. Böyle renkli kutucuklar var. Belli bir sayıda olunca onlara dokunuyorsun, patlıyor. Belli bir sayıda tekrar şey yapmaya getiriyorsun. Birleştir. Tetris gibi düşün işte yine. Ama tersine. Hani patlatıyorsun bunda direkt. Patlatmak için yerleştirmiyorsun. Zaten rastgele geliyorlar falan. Sonra bu envanter management oyunları falan çıktı. Ne alaka dedim yani. Kim niye oynasın abi? Onu da geçtim, kimin aklına bu fikir geldi? Muhtemelen şeyden dolayı çıktı o oyunlar ya. Tarkov yüzünden çıktı abi. Tarkov'da çünkü çok önemli ya envanter dizime, kontrol etme falan. Sanırım onun yüzünden çıkmış olabilir. Emin olmamakla birlikte. Şu arkaya geri döneyim bu arada. Arkadakileri farmlayalım ya. Salmayalım. Can.
Pagatta şita dakika pat. Yama geldiği gibi bu arada direkt yeni real ve yeni karakter açacağım. Direkt öyle deneyimleyeceğim Yama'yı. Şeye falan hiç girmeyeceğim. Sen söyle adını. Eski build'lere dönmeyeceğim. Bir test etmeyeceğim. Sonra test ederiz onu. Oynarken o gücü anlamak daha önemli bence. Tabii ki Yama notlarını bir okuyacağım önce ama ya bu ufak. Hadi ver. Hadi. Kesmişken yerde bırakmayalım. Nimettir deyip alalım. Bir saniye. Geldim. Onunla da muhtemelen zaten Caretaker build'ini yaparız bu arada. Yeni Yama ile kontrol edeceğimiz ilk build o olur. Bakalım büyücülere genel olarak bir nerf gelmiş mi gelmemiş mi? Büyücü rünlerine bir nerf geleceğini sanmıyorum. Çünkü bu Yama ile güzel dengelemeler gelmiş ama hala güçlü. Belki spesifik olarak değil de genel olarak bir nerf gelebilir gelirse. Asaların mesela özellikle çiftel asaların kritik şansı ve kritik damage'ı çok yüksek bana kalırsa. Onların mesela düşmesi lazım bence bu Yama'da. O klası en güçlü yapan özelliklerden biri bu yani. Büyücü sınıfını bozuk yapan en büyük özelliklerden biri. Daha Yamanotu aktif değil. Olsa direkt okuyacaktım ya yayından önce. En kötü yayında okuruz falan diye düşünüyordum. Ama yayını açmadan önce de bir kontrol ettim. Gelmemişti yani henüz. Zaten Yalapşap bir anda böyle duyurdular. Ben bir işkillendim, yalan yok. Bir çıtırdan işkillendim yani. Lan şey yıldırım nikahı gibi yani, anladın mı? Çat bir anda Discord'dan şey dediler. 18'inde geliyor. Olan bugün 17'si ne? Nerede Wicked Insight? Hani sadece şey yapmışlar. Trailer yapmışlar. Trailer da birazcık baştan sağma geldi, ne yalan söyleyeyim. Birazcık Yusuf olmadım değil o yüzden ama finger cross diyelim yine de. Nazar değmesin diyelim. Yani çok dillendirmek istemiyorum bunu da. Madem yeri gelmişken söyleyeyim dedim yani. Bir işkillendirdi beni. Acaba hani kabasını alıp kalanını hotfix'lere mi bırakacaklar? Hani Yama'yı önden verip bitmeyen kısımları da hotfix'lerle, minik patch'lerle mi düzeltecekler acaba? Olabilir. Evet büyücü kasacağım Yama gelince. Çiftel ama. Vent değil, yok staff kasacağım. Caretaker build'i yapacaktım zaten benim bu Yama'dan önce, bu güncellemeden önce yani Together güncellemesinden önce vardı bir tane Caretaker build'im. Minigun build'i böyle full taramalı şeylerden oluşan, fırlatma büyülerinden oluşan. Onu böyle daha optimize edip daha tatlı, güzel bir halini, gereksiz büyülerden arındırılmış halini yapmayı düşünüyorum. Pat. Sen ne gel? Ben daha çok vururum kanka. Dikkat et. Ben daha çok vururum. Dikkat et. Hop, şunu da ver. One shot olmayacak.
Ya olacak ama olmayacak. Yani Pestilence ürünü var zaten, one shot atan o. O olacak içinde. Ama ana şeyimiz o olmayacak. Çünkü menzilli kullanacağız. Bu bir tane Plug Burst skill'i var. Yanlış hatırlamıyorsam adı oydu. Ana skill olarak onu kullanacak build. Ana rün hasarı olarak. Ama kalabalık moblar için falan o hani zıplayıp yere böyle vurduğun var ya. Plug versiyon işte onun. Pestilence diye geçiyor adı. Onu kullanacağız kalabalık mobları temizlemek için. Ya da bossları, dibimize gelen bossları temizlemek için ama muhtemelen tek atmıyordur artık Plug Burst. Hiç atmıyordu gerçi ama 2 falan atıyordu yama öncesi galiba. 2 ya da 3 atıyordu. Şu an belki 2 atabilir. O galiba bufflandı çünkü. Nerflendi. Pestilence nerflendi. Pestilence da bosslara tek atıyordu. Ama bu build'le amacımız tek atmak olmayacak. Yani hasar bufflarını tek atmak üstüne kullanmayacağız. Yine daha çok hareket hızı vesaire falan da. Ben biliyorsunuz yapamıyorum. Hareket hızı olmadan yapamıyorum agalar. Onlardan yine koyacağız yani. O yüzden de bir takım şeylerden feragat edeceğiz zaten. Sen söyle adını. Hasarlardan. Uf, çok bozukmuş abi, o ne ya? Hani stamina rünleri oyundaki hasarı en az olan rünler baktığında işte büyücü sınıfının bozukluğu ya. Ya muhtemelen tek atacak o zaman bizim bu ülkede, bir şey değil mi? Çünkü ben şeyden beri güncellemenin öncesinden beri büyücü oynamadım. Yani bu güncelleme içinde hiç büyücü oynamadım daha. En son işte 6 ay 7 ay önce mi ne oynadım büyücü. O kadar. Ondan beridir büyücü yok, oynamadım. O zaman da tek atan build'ler vardı ama o kadar kolay tek atamıyordun. Şimdi daha kolay. Allah, gidiyorduk. Large enemies engine'e 3 exalt o öyleyse tek atarsın ama. Oha. Oha. Abi onlara da işte, ya gerçi onun sebebi şu an diyor geliştiriciler de diyor ya, yani şu an oyunda yeteri kadar da içerik yok. Hani o yüzden bu exalt sistemi sonuçta 60 level için tasarlandı ya. Ana. Yanlışlıkla eziyor olduk bir anda. Eziyor doğru olduk bir anda. Çok uzun sürmedi ama olsun. Velhasıl hani 60 level'da normal olacak da 60 level'da işte diğer sınıflar çok güçsüz kalacak. Benim korkum ve öngörüm o yönde. Umuyorum ki işte bu yamada ona yönelik bir dengeleme gelir. Ki bize hani şeyin güvenini verirler. Yok kanka, hani 1-0'da böyle olmayacak bak. Hani şimdiden farkındayız. Ona göre birazcık aşağı çekmeler, yükseltmeler yapıyoruz gibisinden bir mesaj olur umarım bu yamanın içinde. Çünkü olmazsa üzücü olacak. Üzücü olacak. Olmaya da bilir bu arada. Çünkü sonuçta bu yama her şeyi 1-0'a hazırlamak üstüne değil oyundaki. Çoğu şeyi muhtemelen son dakikaya bırakıyor da olabilirler. Öncelikleri mevcut mevcut aşırı bozuk olan şeyleri gidermek ya, dengelemeden ziyade. İşte ölümsüzlük mesela, o aşırı bozuk bir şey şu an ve herhangi bir build'le ölümsüz yapabiliyorsun karakterini. Bu karakterlerle alakalı değil çünkü şeyle alakalı. Sen söyle adını. Efsunların çalışma şekliyle ve onları bufflayabilme şeklimizle alakalı. Önceliği onlara verecekler dolayısıyla. Ama yani klaslara da birazcık dokunmuş olurlarsa beni mutlu eder yani. Bayağı tontik olurum yani. Mimek hoş geldin. Yama tam saat kaçta gelecek bilmiyorum valla. Hiçbir fikrim yok. Duyurmadılar da.
Az önce de onu konuştuk zaten. Yaman'ın da zaten bugün çıkacağını dünden duyurdular. Ben hiç beklemiyordum. Normalde yaptıkları bir şey değil bu. Normalde en az bir hafta ya da 3-5 gün önceden duyuruyorlar. Üstüne Wicked Insight diye bir onların şeyi var, serisi. Moon Studio kanalından. Developerlarla Thomas bir araya geliyor. Böyle gülümseyerek kameraya bakarak bir şeyler anlatıyorlar falan. Biz de anlıyormuş gibi yapıyoruz. Ondan sonra güncelleme geliyor. Sonra notları açıklanıyor. Sonra güncelleme geliyordu. Yama geliyordu. Bu sefer böyle bir anda hani gelin kaçırır gibi, yıldırım nikahı gibi geldi. O yüzden bir işkilleniyorum ben de. Bakalım. Sonu hayır olur inşallah. Yani. Ya sabun düşürme bug'ı gitsin. Ana şeyin içinden yılan mı çıktı? The fuck? Galiba yılan çıktı. Neyse. Sabun düşürme bug'ı tamamen kalksın ortadan. Bu kadar geç gelse ve birazcık eksikleri olsa da ben okeyim ya. O bug bayağı sinirimi bozdu çünkü. Tekte onu temizlemelerini istiyorum biraz uğraştırmadan artık. Çıksın gitsin istiyorum hayatımdan o bug. Çok yordu çünkü, çok yordu yani. Üst katta da var mıydı? Vardı. Bir sağda vardı galiba çukur, solda da demir vardı. Yes yes sir. Bak. Bak şurada da çukur vardı. Aynen. Aynen aynen. Ver bakayım. Discord ya da forumda mı saatten bahsetmemişler? Yok işte ikisinde de yok saat. Yani kaçırmış olabilirim. Kaçırdıysam siz düzeltin abi. Ben görmedim. Discord'u da okudum. Lan çık. YouTube videosunu da izledim. Orada da hani ne açıklamada ne bir yerde bir şey saatiyle ilgili bir bilgi göremedim. Açıkçası. Biraz böyle belki de hani hadi abi bitti tamam artık millete hemen haberini verelim falan heyecanıyla mı bu kadar aceleye getirdiler ya da Crimson Desert hype'ında yok olmasın diye böyle çıkmadan mı hemen verelim dediler. Bilemeyeceğim sebebini. Bir anda oldu yani bir anda. Burada başka bir şey var mıydı? Yok. Arkaya gidelim o zaman. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum. Abi bu şarkıda yapay zekaymış ya. Yani sözleri değil de şarkıyı yapay zekaya söyletmişler. Şaşırdım bu arada, hiç beklemiyordum. Korkutucu bir hal almaya başladığını fark ettim müzik içinde. Normalde müzik prodüktörleri veya müzisyenler fark ediyor. Yani her müzisyen demeyeyim de sesten anlıyorsan mix mastering işte prodüksiyon kısmından yapay zeka olup olmadığını ayırt edebiliyorsun. Belli o ses şeyinde ne diyeyim ona, frekans diyeyim yani. Renk ya da ses renginden ayırt edebiliyorsun. Bu şarkı ben ilk dinlediğimde böyle an dedim ne güzel kadın solistin sesi falan. Hani bazı şeyler böyle düşündürüyordu. Ama teknik açıdan hiç yapay zekanın ürettiği gibi duyulmadığı için ya diyordum ama hani ses kayıt gibi geliyor falan deyip kendimi şey yapıyordum. Sonra bir öğrendim ki vokalist şeymiş bayağı. Enstrümanlar muhtemelen tamamı yapay zekaya çaldırma değil. Çünkü işin içinde sağlam bir prodüksiyon var, hani düzenleme var. Muhtemelen hani %40'a %60 yapay zeka gibi bir şey muhtemelen. %40'ı yapay zeka, vokal dahil. Ama çok hoşuma gitti abi ya. Deli gibi dilime dolandı. TikTokçu tayfa şu an komple bu şarkıyı söylüyor ya. Ezberledik. Ve hani dedim tamam abi yapay zeka artık hani gerçek anlamda işi bilenler tarafından kullanıldığında da müzik, kendi işim açısından konuşuyorum. Aradaki fark ayırt edilemeyecek seviyeye gelmiş. Yani kim bilir nasıl promptlar kullandılar. Nasıl referanslar kullandılar. O da ayrı bir iş çünkü onu da bilmen gerekiyor. Hani
Psycho da görmediyse abi zaten şey yoktur şu an. Ya, bizim kanalın biliyorsunuz hani Mahşer'in 3 atlısı gibiyiz. İşte Vox, Psycho, ben. Böyle 3 koldan Psycho özellikle şeyden sorumlu bakan. Sen söyle adını. Haritadaki gizli noktalar. Gizli mekanikler. Vox böyle daha çok işte güncelleme tarihleri vesaire içerikleri. Psycho'da da var tabi de. Onlardan da kaçtıysa kimseden kaçmaz yani. Konuşamadım. Cümleyi kuramadım. Bunu demek istemedim. Onlar da görmediyse kaçmamıştır diyecektim. Evet. Ama yani çok gecikeceğini sanmam ya. Bir kontrol edelim. Tekrar manuel olarak. Yok, gelmemiş. Saati kontrol edelim. Bir iki saat içinde geldi. Bir iki saat içinde gelmezse muhtemelen bizde sabaha karşına denk gelecek. Yani onlar da akşama bizde sabaha karşına denk gelecek şekilde çıkacak muhtemelen. Öğlen falan çıkarsalar çok tatlı olurmuş yani global için. Ama adamlar hala daha biraz şey düşünüyor. Amerika odaklı düşünüyor. Normalde oyuncu kitlelerinin çoğu orada sonuç olarak yani baktığında. Ama isterdim ki yayında güncellemeyi, yama notlarını falan okuyalım ve yeni karaktere başlamış olalım. Sanırım bu yayında yapamayacağız onu. Her türlü videosu muhtemelen hafta sonu gelecek. En kötü pazartesi günü, en geç pazartesi günü. Ama karakterimize başlayamayacağız henüz. Maalesef. Yapma ya. Oo, domuz pençesi. At bunu. Başka neye at? Bunu da at. Pot mod yapmıyoruz zaten. Başka bir şey atmayalım şimdilik. Sonra bunu da ver. Sonra bit. Kömür kalsın, diğerini kırarız. Başka bir şeye geleceğimiz zaman. Kanka bana balta fırlatma. Peri build'imi özledim ya. Birazcık da onu mu oynasak? Alışmışım blok atmaya ya. Şimdi bloklayamayınca kendimi kötü hissediyorum. Yapma. Sonra al. Zıbam. Şuradakini de alalım. Böylelikle buradaki gümüşleri de bitirdik. Yitirmedik. Arkadakiler var. Bitirdik olur mu? Şu bridge'i de alayım ama gelmişken. Gelmişken onu da ben bir alayım. Bunu da ver abi. Karakteri sıfırdan oynayarak mı level aldıracaksın yoksa seriden bir XP hizmeti verebilirim? Teşekkürler, eyvallah. Ya çok emin değilim ona ya. Content olması için sıfırdan yapacağım galiba. Hani hem yayınlarda da sıfır haritayla birlikte, sıfır realmle birlikte yayınlarda da içerik olur. Hem de bakalım haritada bir şeyler değişmiş mi değişmemiş mi vesaire. Ufak tefek değişiklikler var mı yok mu? Onlara bakarız. Çok anlayacağımdan değil, daha hala haritayı ezbere bilmiyorum çünkü. Yani neyin değiştiğini anlayacak kadar en azından ezbere bilmiyorum haritayı ama sıfırdan hani direkt şey kasarım muhtemelen o yüzden karakteri. Ya şu an bir de acele etmek çok mantıklı gelmiyor abi. Hani bu oyunda genel olarak acele etmek zaten eğer hani zamanın varsa hayatında çok böyle şey gelmiyor bana. Mantıklı gelmiyor. 1.0'a kadar zaten dünya zaman var önümüzde. Yani GTA 6'dan önce çıkmayacak abi oyun. Yani GTA 6'ın civarında çıkmayacak. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki seneye kadar çıkmayacak oyun. Yani o zaman bekleyeceğiz daha. Acelemiz yok. Hani sezon mantığı da yok.
Takıla takıla chill gitmek en mantıklısı geliyor. Lumber Mill'den döneriz. Ya da dur ya, ben oranın adını hatırlayayım iyice. Şimdi gerçi bu yamada artık şey gelecek. Sen söyle adını. Haritadan direkt isimleri görebileceğiz Whisper'ların. Şu Whisper'ın adını bilmiyorum mesela buraya bakınca. Şuradan görüntüsünü hatırlamaya çalışalım. Weeping Sisters'tı galiba. Yok, bu ilerisi Hunter's Vale o zaman. Aynen, Hunter's Vale. Tamam. Oraya gidelim. Oranın arkasında fena bir balık lokasyonu var. Önce orayı farmlayalım. Şuradaki gümüşleri alalım. Hazır maden önümüzde. Sonra oraya gideriz. Aşağı düştü gümüşüm. Heh, tamam, aldım. Düşmesin. Bir tane de yukarıda yok muydu şurada bir yerde? Vardı diye hatırlıyorum. Almış mıyım ben onu? Almışım galiba. Yoksa burada mıydı? Balık lokasyonu burası. Bir dakika, balık lokasyonu aşağıda değil miydi ya? Şunları da alalım. Sen nerede? Ya bu sirenlerin loot'u çok düşmüş abi. Buradaki... Ha, vazgeçtim, tamam. Yere atmış bir tane. Yalancıktan da olsa. Ama kesince loot vermemeye başladı bunlar. Onun yerine yere rastgele atmış. Ki 6 tane mi kestik şu an? Belki 5-6 tane kestik. 2 tane siren ayağa çıktı sadece. Yine de genel dropları çok düşük bu sirenlerin ya. Yani onları kesmek için girdiğim zahmete değmiyor. Pötür bir de doğuruyorlar ya böyle. 9 doğuruyorlar. Burada mıydı o gümüş yoksa? Ah, şurası vardı bir de, doğru. Yalandan burayı hatırladım, buldum. Vox hatırlatmıştı burayı bana. Bunların hepsini ben unuttum mesela şeyden sonra. İlk playthrough'dan sonra. Git işine kanka. Envanterden şunu at, şunu da at. Tak. GTA 6'dan önce çıkacağını sanmıyorum Mokoko, yok. Hiç sanmıyorum ya. Öyle bir amatör bir şirket zaten değiller de öyle bir aptallık da yapacaklarını sanmam yani. GTA 6'dan önce herhangi bir oyunun çıkacağını sanmıyorum. Yani yakın tarihte GTA 6'dan önce. Ha, GTA 6 ertelenebilir belki. O zaman çıkarabilirler. Ama GTA 6 ertelenmezse Kasım'da geliyordu değil mi? 2026 Kasım. Fuck. Öyle hatırlıyorum ben. Öyle duymuştum. 2026 Kasım'dan önce çıkacağını sanmıyorum yani. Hiç sanmıyorum. Ne yapıyorsun sen kendi kendine? Ne yapıyorsun? Hadi bunu da ver. Abi Ember dropları çok kötü ya bu arada. Ne balıklardan ne şeyden doğru düzgün Ember gelmiyor bana. Bu bana özgü bir şey olması lazım ya. Bak, Vox'un mekanda takılırken hiç böyle olmuyor onun realminde. Balıklardan hep böyle en az 2-3 balıkta bir şey düşüyor. Ember düşüyor. Lowland diyorum. Merinwoods'tan beri burada hiç Essence diyorum. Genel Ember çıkmadı ya hatırladığım kadarıyla. Genel Ember'ımız fena değildir herhalde ama yani fena değil. Evet, fena değil denebilir. Burada bir yerde daha gümüş yok muydu ya? Şu arkada. Yok, ağaç var. Ver. Dursun yalanla. Burada. Şu yukarıda. Belki. Şu ileride de olabilir ama. Hiç yoktan ayı var, onu biliyorum ileride ama. Ha, buradan bir yere gidilmiyor. Okey.
Yok muydu burada bir yerde ya? Gümüş bir şeyler. Yok. Tamam ayı ver o zaman. Ayı da yok, kuş var. Yapma be. İn aşağı. Tamam kuş kanadı ver abi. Kanatçı Ayaz şekli misali. Seni bir uçmadan indirelim. Şu kenarlarda yok muydu gümüş bir şey ya? Ayak. Ayak almam lazım. Ayak olur. Ayak olur. Şunu at. Şu ayağı ver. Bir dakika. Bu ne? Bura nereye gidiyor? Allah. Tamam. Ağaç var. Balıklarımızı tutmaya gidelim. Balık yerinde de bir gümüş vardı ama onu hatırlıyorum sanki. Sanki öyle bir çağrışım yapıyor yani böyle bir böbrek lazım. Böbrek lazım. Şu kili at, böbreği al. Böbrek olur. Bak Crimson ve 007 akıllılık edip önce çıkarıyorlar. Bu 5-6 ay da onlara yeter. Katılıyorum yani öyle bir öncelik mantıklı. Hani 5-6 ay önce çıkarlar. Çünkü zaten 5-6 ayda oynayacağını oynayıp salacaklar o oyuncunun kitlesi. Ama Wicked öyle de bir oyun değil ya çok. Hani uzun soluklu gidecek bir oyun. Normal sıradan insani süreler ayıran oyunlara. Hani benim gibi günde 8-10 saat minimum dayamayan insanlar bu oyunu zaten 5-6 ayda anca hazmede oynar. Hani hikayesini zaten 1-2 ayda falan bitirir. Günde birkaç saat oynayarak. 1-0'dan bahsediyorum şu anki halini değil. O yüzden hani şu an zaten 1-0'a hazır değil oyun. GTA 6'dan önce o yüzden çok çıkacağını sanmıyorum yani. Ama GTA 6 da bence duyurdukları tarihte çıkmayacak. Yine ertelenecek o oyun. Şahsi fikrimdir. Yani kanımca. Adamlar o şeyi sevdi çünkü. O hype'ı yaratmayı, o hype'ı diri tutmayı. Ha bugünün sonunda ne olarak dönebilir onlara? Her türlü alacaklar da, millet her türlü alıp oynayacak da bir hayal kırıklığı da yaşatabilir. Sürekli erteledikçe beklenti yükseliyor çünkü beklenti yükseliyor. Her erteleme duyurusu artı bir beklenti aynı zamanda. Ve belki bunu söylediğim için takipten çıkanlarınız bile olabilir ama ne yalan söyleyeyim ben GTA 6 için o kadar hype'lanmıyorum. Bana biraz balon geliyor. Hatta daha da korkutucusu böyle kafamda komplo teorileri falan ürettirmeye sebep veriyor oyun. GTA 6'da okula gidebileceksiniz diye bir haber çıktı karşıma geçen gün. O haberden sonra GTA 6'ya karşı olan bakış açım birazcık değişti. Yani en son müzik prodüksiyonu falan yapabileceksin diyorlardı. Tamam mı? FL Studio falan kullanabileceksin diyorlardı GTA 6'nın içinde. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. Hani ona bile okeydim. Dedim zaten dijital sektör, dijital medya sektörü oyun olmuş zaten abi. Hani milletlerin hayatıyla oynuyorlar. Oyunun içinde de bunun olması ve oradan telif meylif güzel kapı açar yani kullanırlar. Ama abi okul. Hani come on. Bir sonraki adım şey mi? GTA 6'nın içine girebileceksin ve çalışıp gerçek hayatta para kazanabileceksin falan mı? Bir sonraki şeyi. GTA 6'da memur olabileceksin falan. Come on bro. Hani biz gerçek hayattan uzaklaşmak için oyun oynuyorduk. Gerçek hayatı oyunun içinde yaşamak için değil baba. Hani bilmiyorum ama bu benim fikrim. Dediğim gibi belki katılmayabilir veya sinir bozucu bulabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu da nacizane benim fikrimdir yani.
Benim bir ara temel pot basmam lazım. Evet, lazım. Bitmiyor abi, bu balıklar bitmiyor burada. Yani abi ember atmalı. Kaçıncı balığı tutuyoruz, bir tane ember atmalı. Vay anam babam. Abo. Yok, ember'ın E'si yok. Sağlık olsun. Şey diyorsun sen. Player one ready, player one ready. Bayılırım. Bayılırım. Steven Spielberg'ün filmiydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi filmdir. Onu da onu da bir ara izleyeyim tekrar ya. Birkaç yılda bir izlerim. Yine Hollywood'un gıcık tuttu ya. Hollywood'un yapmak istediği şeyleri insanların daha kabul edilebilir olarak düşünmesi için yaptığı işlerden biridir o tabii ki. O kafayla izlemekte fayda var. Çok böyle cafcaflı özendirir çünkü o film. Öyle ya abi gerçek hayatta da keşke böyle olsa falan. O işler öyle olmuyor ama kanka. Gerçek hayatta öyle bir şey olsa yani ben sikilir. O kadar sinematik olmayacak gerçek hayattaki versiyonu onun. O tarz bir filmdir o birazcık. Hani insanın ağzını sulandıra sulandıra o distopyayı gerçek kılmasını isteten bir film. Umarım olmaz. En azından ben yaşıyorken. Muhtemelen olacak ama umarım olmaz. Neyse. Ama güzel film. Yani güzel film. Ben GTA 6 hiç hype değilim. 5 bile bitirmemiş biri olarak bana göre değil. Ben de aynıyım o konuda seninle. Bitirmedim 5'i. Online'ını bile böyle bir girdim arada. Arkadaşları geyik yapmak için oynadık. Her yer hileci doluydu zaten. Doğru düzgün oynayamadık bile. Yani bence GTA dediğin San Andreas'tır abi. San Andreas'tan sonrası Vice City'de işte yeri ayrı olanlar için. Ben Vice City'de çok küçüktüm. O oynayamadım yani o kadar. Sonradan da sarmadı San Andreas'ı keşfettikten sonra tabii ki. Benim için GTA San Andreas'tır abi. Bitmiştir orada. Orada başlamış, orada bitmiştir benim için GTA. Gerisiyle çok ilgilenmiyorum o yüzden. GTA 4 mesela hastası çok. Beni hiç sarmadı. Hikayesini bile hiç bitirmedim yani. GTA San Andreas'ı da böyle bölük pörçük bitirmişimdir herhalde. Hatırlamıyorum tam olarak. O kadar. Ama GTA San Andreas'ı çok zaman harcadım. Ya o açık dünyayı gezmek falan, internetten böyle şeylere bakardım işte. Area 51 falan, işte o 51. bölge muhabbetleri. Sarardı yani San Andreas. Harbi sarardı. Dönemine göre çok iyi oyundu oğlum ya. Çok iyi oyundu lan. Cime falan gidiyordun, vücudun ona göre şekil alıyordu. Onun da önerisini yaptım. Bu oyunda da gelse çok iyi olmaz mı? Ne bileyim işte sevgili yapıyordun falan, böyle buluşuyordun, gidiyordun, midiyordun. Tatlı işlerdi ya. Cheat kodlara girmiyorum bile ya. Hile kodları bayılıyordum abi. Bayılıyordum. Ama tabii ki kendi bilgisayarım olduktan sonra eski cazibesini yitirdi oyun bende. Diğer pek çok oyun gibi. Çünkü çoğu oyunu ben ya PlayStation kafede çocukken gizli giderek böyle hem o oyundan aldığım adrenalin hem de anneme babama yakalanacağım adrenaliniyle oynadığım için çok keyifliydi. Yeri ayrıdır çoğu oyunun. Sonra kendim bilgisayarım olunca böyle çoğu oyun büyüsünü kaybetti yani. Evi de demode olmaya başladı zaten. Hani benim çok geç bilgisayarımız oldu bizim çünkü yani. Bir de hani doktor çocuğu olunca abi, annen doktor olunca bu tür elektronik cihazlar falan eyvah. Yani böyle 70'ler 80'ler neslini görmüş annem babam varsa bilir o çocuklar. Hele ki böyle işte doktor mühendis falansa annen, mavi yaka ya da beyaz yakalarda çok yoktu ama böyle özel sektörde çalışan daha böyle mavi yakalı tayfa işte onlar böyle daha şey takılırdı. Ay işte etkilenmesin ışınlar, radyasyon bilmem ne falan. Hani öyle büyüdük biz de. Hani ekmeğini de yedik mi yedik, yalan yok. Ama yani birazcık da belli bir yaşa kadar böyle o Gestapoluğu hissediyorsun. O yüzden bazı şeylerin ulaşılmaz olması sana daha cazip geliyor. Oyunlarda öyleydi benim için yani o yaşlarda.
Şimdi of ne güzel gelmiş lan bu. Şimdi çoğu büyüsünü yitirdi artık yani. Bir anlamı kalmadı. Niye? Çünkü zaten oyunlar genel olarak zaten kolay erişilebilir. Ah, yanlış yere ışınlanmaya çalışmışım. Ya ben şey dönemini yakaladım ucundan. İşte Gen Z de belki yakalamış olabilir ucundan. Ya ben de Gen Z sayılıyorum gerçi de. Ya neyse sikmişim Z'sini, X'ini, Z'sini, Y'sini, eksenini. Bu 2000 nesli de ucundan yakalamıştır onu. Ama işte bu 2005-2010 nesli falan artık bilmiyor onu. Korsan oyun denince akla şey gelir bizim. CD gelir. Yani Blu-ray, CD, işte DVD neyse artık. Şimdi korsan oyun deyince torrent. İşte efendim. Bu arada korsan oyun oynamayın, oynattırmayın. Emek hırsızlığıdır. Kamu spotumuzu yapalım. Kesinlikle bir tavsiye değildir bu. O zamanlar biz işte crackli oyunları bilgisayarda giderdik CD'cilerden alırdık. Filmler falan da vardı böyle. Kampanya yaparlardı. 2 oyun al bir film bedava falan gibi. Böyle. Öyle biz oynuyorduk hani oyunları. Kendi bilgisayarımız olduğunda da. Sonrasında büyüsü kaçtı iyice ama işte. O son dönemine yetiştim yani. Son böyle bir 3-5 yıllık dönemiydi. Ondan sonra zaten internet hızları artınca depolama şeyleri, teknolojileri gelişince demeyeyim de bize sunulan kota artınca diyelim ona. Onun da büyüsü kalmadı çünkü her şeyi internetten indirebilir olmaya başladım. Ama güzel zamanlardı be. CD takısı falan olurdu tabi abi tabi. Aga be oluyorsun yani böyle hatırlayınca. Tam şey nesliyim biz işte ya. Hani o 80-90 nesli. Tam böyle ara kuşak. Özellikle 90 kuşağını ben tam böyle bağlayıcı kuşak olarak görüyorum hep. Yani Z'den de tamamen kopuk değil ya da işte güncelden diyeyim. Hani ne olup ne bitiyor, teknolojik anlamda, sosyolojik anlamda, hani kültürel anlamda ne değişiyor falan. Dünyada, çevrede. Ona hakim, jargona hakim. Ama kullanmıyor çoğu. Ben mesela kullanmıyorum abi. Yeni nesil böyle o işte love bombingler, ghostingler, bilmem neler. Brah yani. Kullanmıyorum. Kullananı da irite edici buluyorum ama yargılamaya da dilim varmıyor. Çünkü ne yapacaksın ki? O da onun içine doğdu ya hani. Benim doğduğum dönemde de vardı böyle şeyler. İngilizce değildi ama yani hani. O yüzden çok yargılayamıyorum da. Umarım bırakırlar ama belli bir yaştan sonra kullanmayı. Bizlerin yaptığı gibi. Yazık günah çünkü mis gibi dilimiz var oğlum bizim yani. Mis gibi Türkçemiz var anasını satayım. Ha, Türkçe bile deforme oluyor tabii ki her dil deforme oluyor ama o kadar kullanışlı bir dil ki yani Türkçe. İhtiyacın yok ki abi öyle şeyler kullanmana. Ama işte globalleşen dünya, kapitalizm falan. Öyle sosyal medya jargonuna dönüştüğü için tabii ayrı kalmamak için kullanıyorlar. Ne yapsınlar? Bizim en kötü kullandığımız ve hala kullanılan şey random'dı abi. Hızıcı. Ve bu Türklerden çıkmış. Ben bunu yabancılardan aldığımızı zannediyordum. Yabancıların çoğu anlamıyor random atınca. Onlar LOL falan kullanıyor ya. Hızıcı yazıyorsun anlamıyor. Ne what falan oluyorlar böyle hani. Kardeş güldüm de diyemiyorsun. Hani bizim nesil olarak yaratıcılığımız ve hani internet mimi açısından çok daha zengin ve çok daha bence özgürmüş. Şimdi TikTok'ta ne görürse onu yapıyor ya millet akım ayağına. Açacağım mı sandığı kanka? Aç şu sandığı. Açtı kapattım yanlışlıkla o değil diye. Burası da bug'lı. Değil yanındaki. Oo köpekler bağırıyor dışarıda. Demek ki domuzlar yine sokağa inmiş. Bugün domuz gördüm agalar ormanda. Ormana gittim bir darlandım böyle. Gitarımı aldım birazcık terapi olsun diye. Belki dedim bir beste çıkar. Uzun zamandır 1 yıl aşkındır beste yapamıyorum böyle gelmiyor. Gelmedi ama domuz gördüm.
Çok iyiydi. Yani domuzu göremedim tam olarak da. Götünü döndü kaçtı yani sesimi duyunca. Doğal olarak. Bunlar arada sokağa iniyor burada böyle. Köpekler de mahallelerin, sokakların başında hep var. Avlıyorlar görünce. Macir pazarı var. Bizde PS oyunları takas edeceğim. Oradan biri CD var. İstersen de CD'si konulu. Ya. Abi. Yok ben o işlere hiç girmedim ya. Korsan denince Anadolu yakası Yazıcıoğlu işanı, Avrupa yakası Beşiktaş Sinan Paşa işanı aklına gelirdi. Doğru. Doğru. Ben mahalleden alıyordum ama mahalledekiler bitince oralar kaldı bir tek. Yazıcıoğlu'ndan alırdık tabi. Ders CD'si, Mers CD'si lazım olunca da gittiğimi hatırlıyorum Yazıcıoğlu'na çok. Bir de Bulgaristan'dan gelen gümüş müzik CD'leri. Aga be, ben o kadar yokum ya. Ben onların şeyine, işte şey versiyonuna denk geldim abi. MP3 indirme. Böyle kaçaktan. Mecbur yok çünkü. Hani yok. Hani Türkiye'de o şarkılar. Gelene kadar da korsana düşüyor. Ne yapalım? Hani gidiyorduk. MP3 School diye bir site vardı. Hala var mı bilmiyorum. Bunların hiçbiri öneri değildir. Sadece anlatıyorum yani. Korsan kullanmayın. Kullandırmayın. Zararlıdır. O siteden indirirdim Nokia C3'üme böyle. Tık 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 diye. Ormanda görmen doğal değil mi abi ya? Doğru. Domuzu görmek benim için böyle şey olduğu için, çok alışık olmadığım bir şey olduğu için ondan öyle geldi bir an. Aslında ormanda görmek normal. Sokağa inince tuhaf. Doğru dedim onu. Onu iyi dedin kral. Ama geçen birkaç ay önce buralara geliyordu, bizim bahçeye giriyorlardı fışır fışır. Aile, bildiğin aile bunlar, böyle aşiret gibi. 3 küçük domuzcuk bildiğin yani, 3 tane mi 2 tane mi küçük yavruları vardı. Ziyaret ediyorlardı bahçeyi, artık gelmiyorlar. Havalarda soğuk diye mi acaba bilmiyorum ama bunu nereye koyayım ben? Ya bunu da buraya koyayım, gitsin mi? Ya da bu üstümde kalsın. Şimdi o zaman Pestilence mı dönsek biraz? Pestilence dönebiliriz. Pestilence'a katılmak isteyen var mı chatten? Yani 1 saat 2 saat oldu. Genel izleyicilerden katılmak isteyen olmadığı için zaten hani direkt Vox, Psycho, kim varsa, Mokoko size de soruyorum hani. Katılmak isteyen varsa başlayabiliriz. Birazcık Pestilence dönelim bari. İyi 2 tur döneriz. Çok dönmeyiz zaten. Oğlum o müzik CD'leri. Evet. Babası müzik CD'leri o şeyin. Orijinal çünkü orada basılıyormuş. Adamlar el altından çaltıp piyasa sürüyorlardı. Ha, çil müzik albümlerini 5-10 liraya alırdık. Aga be. Onların hepsi koleksiyonluk şu an. Ya ben yanarım. Babama da hep aklıma geldikçe kızarım. Lan dedemden kalma pick-up vardı bizde. Dedemden kalma pick-up. Pick-up bildiğin şimdi herkes alıyor ya. Kocaman düşün onu. Böyle büfe gibi. Yani abartmıyorum. Oyun içindeki şu işte karakter kadar ya. Şunun şuraya kadar uzadığı halini düşün. Öyle bir genişlikte. Bildiğin senin de bacağına kadar gelir hani ortalama bir insanın. Uzun da. Yanları böyle dolaptı, CD'leri, CD diyorum ya. Plakları oraya koyardın. Ortasında da böyle şeyi vardı, radyosu. İçi de radyo aksamı. Koca bir radyo ve hoparlörleri vardı 2 tane yan yana kendi içinde. İster radyo olarak kullanıyordun. Analogtu, tamamen analog. Hani dijital değil. İğneyle falan çalışan o bildiğin pick-up yani hani. Abi gitti onu verdi. Bayağı verdi yani. Satmadı da verdi gitti. Yanıyorum onun gitmesine yanıyorum. Bir de ben hani o dönemlerde de müzikle ilgileniyordum. Daha çocuktum tabii yani. 15-16 falan hani. Oğlum şu an var ya, ben neler yapardım onunla hani. Düşünsene, bir plak alacağım. O plaktan onu da oynatıp onu böyle sample'layacağım, kaydedeceğim falan, mikrofon koyup önüne. O sesi mikrofonla dijitale atacağım falan. Üf neler yapılırdı. Şimdi millet deli paralar harcıyor onları alabilmek için. Çünkü yok.
yok yani. Kim bilir kimin elindedir. Belki yarın öbür gün bulurum bir şekilde. Öyle bir finansal duruma gelirsem tabii ki. Şu an hayal çünkü. Onlar kim bilir kaç paradır yani. Kim bilir. Kim bilir yani. Kaç yıllık abi. Nereden baksan şu an 20-30 yıl oradan koy. 20-30 da şimdi koy. 50. 40-50 minimum vardır. Hani minimum o da. Tabii. Minimum 40-50 yılı vardır şu an. Aga be. Aga be. Çok güzel şeyler ya. Ben seviyorum böyle analog. O eski teknolojik demeyeyim de ne denir ki ona? Yani gerek müzikle ilgili olsun işte gerek ev eşyası falan böyle eski eşyaları seviyorum abi fark etmeksizin. Hani radyosu televizyonu değil sadece. İşte bir eski o iron denilen gerçek anlamda demir olan ütüler falan. Bence pek çok şey eskiden daha şeymiş çünkü pratikmiş yani ve mantıklıymış. Çamaşır makinesi hariç. Çamaşır makinesi şu an çok daha mantıklı şu anki teknolojiyle ama ondan önce de elde yıkıyormuşsun. Gerçi hani bedavadan kas çalıştırıyorsun baktığında. Kaç tane alayım ben? Kaç tane yeter bize? 1, 2, 3. Yok burayı sayma. Biri sayma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam 25 kafi. Şunlardan da biraz alayım. Ta ki seni görene kadar. Ses ver geliyorum. Tamamdır Vox. Hemen geliyorum ben de sese. Olanlar oldu. Esirin oldu. Başka gelecek varsa 2 kişilik daha yerimiz var. Beklemedeyiz şu anda. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi bunlar mantıklı icatlar. Katılıyorum. Yani hayat kolaylaştırıyor gerçekten. Ama işte bir yandan da elektrik falan yakıyor ya. Eski zamanda elektrik falan yakmadığı için elde yıkadığından dolayı ya da elle çevirdiğin için bir kere alıyorsun makineyi bitti. Düzenli para ödemiyorsun yani. Kendimi gördüm. Steamception. Bunu beklemeyeceğim. Artık o zaman direkt dönelim Pestilence. Galiba biz bizeyiz Vox'cum. Hoş geldin bu arada. Merhabalar. Duyuyor musun? Yes sesin geliyor. Hemen Together'a atlıyorum o zaman ben. Birkaç bir şeyi üstünden atayım geliyorum. Tamam olur. Ya güncelleme gelmedi mi hala ya? Gelmedi mi hala? Yok. Aha, O bence sabah gelecek. sunucuda mesaj atılmış. Patch 1 is live. Aha, Nasıl yani? vallahi patch 1 geldi diye şey atılmış. Mesaj atılmış. Kaç dakika önce? Nerede? 4 dakika önce. Nerede geldi? Sunucuda. Bir dakika. Ah, this Ha. update O contains... zaman şey yap abi. Çık gir yapacağız o Steam'ini zaman. aynen çık gir yapacağız. Evet. Aha vallahi geldi. Full patch notları da var. Patch notlarını okuyalım önce şimdi. Steam'i de bir kapatayım açayım. Dediğim gibi yoksa gelmez. Muhtemelen. Ses gidip gelecek. Aa doğru. Yok bir daha atarsın bana ya. Tamam. Yap bir. Dararirarirarara. Allah. Bunlar ekranda görününce bir şey oluyor mu? DDoS atabiliyorlar mı oradaki bilgileri görünce? Bilmiyorum. Umarım atamıyorlardır. Biliyorsunuz düşmanları çatlatırız. Canınız çok. Biliyorsun çok. Düşmanımız çok. Evet indirme başlıyor. Kaç gigabyte?
Ve bu benim yayınımda ping yaratacak mı? Hemen bakıyoruz. Tekrar hoş geldin. 1.6. 1.6. İyi. Bu nereden baksan 10 dakika falan sürer maksimum herhalde. Hadi taş çatlasın 20 dakika sürer. Benim internet çok yavaş ya. ADSL kullanıyoruz burada hala altyapı olmadığı için ama daha Vay. hesaplayamadı. Bak ayağım gene uğurlu geldi. Ne oldu? Ha evet evet doğru. Ayağım yine uğurlu geldi. Ama sen gelmesen ben fark etmeyecektim Discord bildirimini harbiden. Yani çünkü Niye? açık Niye? değil bende uyarılar. Olduğu için hani yayın açtığım için ses olmasın diye falan. Aşağıdaki şeyden gördüm buradaki bir yazıyordu bildirim gelmiş. Baktım hemen tak gelmiş. İyi 15 dakika veriyor. Biz 15 dakikada yama notlarını okuruz hemen. Bir dakika foruma geldiyse ben Bu arada- forumdan okuyacağım. Bu arada dün Crimson Desert'te ön yükleme yaptırdı 93 GB. Oo. Ön yüklemesi oyunun açıldı oyunun. %90'ını tabii %90'ını indirdim oyunun. İyi iyi. 128 GB olacak galiba. Maşallah sıkıştırırlar muhtemelen ama Hadi ya. bakalım oku. İyi, çok Oku bakalım. çok bir not yok. Performansla ilgili ne gelmiş? Caretaker of Son and tamam. Utility ürünleriyle ilgili şeyi çözdük diyor mesela bak. Main menüye gidince de atıyordu ya bende. Sadece sabunu düşürünce değil. Main menüye gidince de sıfırlıyordu ya. O düzeltilmiş. Quality of Life rün menü update'i gelmiş. Nasıl ya? Eleanor'daki rün menüsü artık çok şükür. Çok şükür. Artık Eleanor'da slotların yerini değiştirebiliyoruz abi. Yani kırman gerekmiyor. Atıyorum Ya. sen evet atıyorum bir ürünü X'te kullanıyorsun. Yanlışlıkla Y'ye taktım. X ile Y'nin yerini değiştirebiliyorsun artık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şeylerle ilgili güncelleme var. Emotlarla ilgili. Emotlarla ilgilenmiyorum. All new visuals for the gesture wheel. Emotlara yeni şeyler eklenmiş falan. Kapak görseli. Görsel güncelleme gelmiş. Geç burayı. Multiplayer. PvP düellosu geldi. Challenge your friends to a duel. Evet tamam. Ya aklım çıktı. Tamam. Bu arada yayının mı gitti senin? Yayın mı gitti? Yayın gitmedi ya. Geldi. Heh. Droplanabilir. Yayın Sen droplanabilir. başka bir yere bak kanka. Ben donmuş olabilirim. Yayın donmamıştı. Ama drop da olabilir yayında. Şu an görüyorum OBS'te var çünkü %3 falan %4. İndirme yaptığım için şu an drop olacak. Gitmiş gelmiş Benimki tamam. indi ben açıyorum. Tamam bir F5 atın Ben abi. açıyorum. Gidip gelmiş yayın. Tamam sen aç bakalım. Menü yüklemeleri falan nasıl haberini ver bize şimdiden. Realm Diary eklenmiş. Artık Realm'de tamam onu da zaten duyurmuşlardı videoda. Öncesine kadar bilmiyorduk. Hani Realm'de olan her şeyi göreceğiz. Yazılı chat eklenmiş. Onu da biliyoruz videodan. Or give information to fellow Realm inhabitants. Ping sistemi mi oluyor bu callouts? Evet, ping sistemi gelmiş. Yani gesture menüsü var ya, gesture dediği şey işte emote çarkından aynı zamanda ping atabileceğiz. Yani ping değil de işte düşman var falan gibi. İşte baloncuk olarak çıkacak diyor kafanda. Neymiş bu? Girdim senin Real'me. Herhangi bir şey yok. Sıkıntı yok ama yenilikler neler acaba? Konfor sistemini özetlemiş. Dengelemeler. Bazı facet'leri güncelledik diyorlar ama ne olduklarını yazmamışlar kullanıcı feedbacklerine göre. Enchantment'larda da detay vermemişler. Niye? Yüzük enchantment'larında düzenlemelere gitmişler. Wiles of Defense now grant Arton poise at all tiers. Real scaling. Bow rework tamam.
belli bir menzilde evet full damage hasar yani tamamen belli bir mesafe dışında artık şey düşecek. O gelmiş. Onun dışında ama bir şey yok. Aa, bir de görsel olarak yer çekimi etkisi olacak diyor. Yani dümdüz gitmeyecekler mi artık oklar? Yayın hala gelmedi mi ya? Yayının düzelmiş olması lazım şu anda. Geldi F5. geldi. Heh, geldi değil mi? F5 atın abi. Yazalım onu. Okey. Okey. İyiyiz şu an iyiyiz. Görsel olarak da aşağı düşecek artık oklar. Yer çekiminden etkilenecek. Tamam aynen damage reduction şeyi güncellediler artık. Sonsuza kadar ölümsüz olacağın şekilde güçlenmiyor diyor. You can now cancel the recovery animation upon a successful parry and perform another action. Oo güzel. Parry'den sonra artık animasyon iptali yapabileceğiz. Yani parry yaptın. Bu çok güzel abi. Bak parry build'inde ben bundan bahsetmiştim. Feedback'ini vermedim ama bu çok güzel. Parry yapıp ardından hemen saldırı falan yapabileceksin mesela. Ya da parry rune saldırısı falan gibi. Ah. Şok davranışını düzeltmişler. Elektrik enchantment'taki. Tek vuruşta birden fazla şok iniyormuş önceden. Bilmiyorum ben hiç dikkat etmedim. Onu değiştirmişler, düzeltmişler. Oldu. Hı. Bilmem. İndirmen bitti mi? Ona bakıyorum. Ucunda. Oo. Allah. Senin Tamam, orada geldi. internet biraz düşük galiba ya. Tabii ADSL kullanıyorum Tamam, diyorum geldi. ya. Tekrar F5. Gidip gelecek abi. Başta uyarısını yaptım. Yayın biraz gidip gelecek. Son 5-10 dakika ya. Bakma burada 20 yazdığına. Son 5-10 dakika. Maalesef arkadaşlar ADSL internetin sıkıntıları. Yapacak bir şey yok ona. Altyapı bu kadar. Bu kadar agalar. F5 atın. Sürekli F5 atın. Gitti yani F5 atın. Çünkü gidiyor geliyor geri. Tamamen kopmuyor yayın. Ama drop olacak biraz. Bir 5 dakika droplu gideceğiz. İdare edin. Tamam. Bazı ürünlerin şeyi artmış. Bow'lardaki bedeli artmış. Skyfall artmış. Arrow Storm rune. Arrow Storm'un alan genişliği ve şeyi artmış. Hasarı artmış. Peki kullanmıyorum bunları ama bakarız demek oluyor bu bufflandıysa. Peleş rune atak. Stamina costları arttırılmış. Tamam. Increase drop rate of embers throughout the game. Oh be! Abi ember droplarını arttırmışlar. Sonunda. Sonunda. Oh bakalım ne kadar artmış. Göreceğiz. Fix on being unable to have pestilence outbreaks naturally over time. Bilmiyorum hiç olmamıştı bu bana. Hah bak. Bu benim yaşadığım problemin başlangıcı. Acaba devamını da düzeltmişler mi? Düşman ölünce yok oluyor. Yani cesedi de ortadan kalkıyor ama sonra hayaleti vuruyordu. Bunu çözdük diyor. Ama hasar da vurmuyordur herhalde artık o zaman. Yani çözdük diyorsanız tabii. Econites plug projectile sometimes being invisible. Denk gelmedim hiç. Earth if they died at the same time as Econite. Econite'la aynı anda ölürsen ilerleyemiyor musun? Ödülleri alamıyor musun? Onu da düzeltmişler. Hiç yaşamadım. Rare dealing multiple damage instance instead of one. Bak düşmanlar bir yerine birden fazla hasar vurduğu bir bug varmış. Nadiren de olsa. Onu çözdük diyor. Bu olabilir. Bahsettiğim işte. Çünkü vurduktan sonra ölse bile vuruyordu ya. Kalan animasyon devam ediyordu. Belki ona fayda sağlayabilir.
Fixed elemental gems still granting enchantment power in items even if you have other elemental gems in gear. Ha, bak elemental gemlerle %60 buff alıyorduk ya. Birden fazla olsa da çalışıyor idi. Artık çalışmayacak galiba. Hani bir itemde bir tane kullanabileceksin. Diğer itemlere takamayacağız galiba. Ya da sadece gri itemler için mi geçerli? Buna birazcık açıklama gerek. Tam emin olamadım. Thorns being able to give health back. Oo. Thorns can çalmayı da tetikliyordu. Artık tetiklemeyecekmiş. Bence o güzel bir mekanikti. Hani bug da olsa güzel bir mekanikti. Fix it the execute infection. Ha. Düşük canlı düşmanı katleden yetenek var ya Plague'daki, o kill olarak sayılmıyormuş. O yüzden kill on health falan çalışmıyordu muhtemelen. Onu düzeltmişler. Hiç hissetmedim. Fixes death var, bunu da bilmiyorum. Get a range challenge. İlgimiz yok. Being able to progress dialogue when rebound to other bindings. İlgimiz yok. İlgimiz yok. Şu şeyi söyledin mi? Neyi? Uzun vadede karakter gelişimini ve savaş temposunu daha iyi desteklemek için oyun sonu düşmanların can puanları biraz arttırılmış. Evet onu okuduk az önce. Aha. Ya dedim çok bir işe yaramayacak ki o. Hani mage'ler bir şeylere tek atamasın diye sadece canı arttırmışlar. Bu mage'den güçsüz olan klaslar daha da güçsüz olacak demek oluyor sadece. Yani büyücüler tek atamayacak. Büyücüden güçsüz olan build'lerde daha da zorlanacak bir şeyleri kesmek için. Çok saçma. Kısa yolu seçmişler orada biraz yani. Charging quick is fixes boss being able to drop multiple. Fix Primus fixedly. Yere vurma rolünün vuruş alanı çok büyük olması düzeltildi. Evet. Tracker'da sen bunu yapamayacaksın. Evet. Onlara muhtemelen daha çok nerf gelecek ya büyücü ürünlerine. Hepsine dikkat etmiyorum. Çoğunu atlıyorum ama. O zaman Dragon'un da öyle bir şey ateşi vardı. O da alanı azaltıldı demek. Tabii. Onların hepsi aynı alanı kullanıyor çünkü. Here other players fix being able to stuck behind tree and then stuck outside the fix the unable to get stuck in rocks, stuck behind tree. Abi şey nerede ya? Direkt stuck loot diye aratalım bakalım. Picking up diyelim. Picking. Stuck'larda okuyamadım. Ben mi atladım acaba? Fixed being able to get completely stuck by jumping behind of the wood. Bu değil. Mountain Gate ile ilgimiz yok. Fixed being abi stuck behind a tree. Sabun düşürme bug'ını arıyorum. Fixed being able to get stuck falan. Yok bu da değil. Fixed being able to get stuck in falan. Yok. Blonde falan deyince çıkar mı? Yok. Deneyeceğiz göreceğiz o zaman agalar. Deneyeceğiz göreceğiz. Bu da demek oluyor ki direkt şu an Ferrari build'ini oynayacağız. İçerik kullanılamaz mı diyor. Ne? The fuck? Ne oldu? Bir şeyler olmuş Steam'de. Econite gir çık fix'i göremedim. Hala devam ediyor sanırım. Evet ben de göremedim. O muhtemelen diyorum ya backdoor. Onu bilerek fixlemeyecekler. Kolay farm atalım diye. Yayın yine bir git gel yapabilir arkadaşlar bu arada. F5'lerde hazır olun. Eller F5'te hazır olsun. Niye inmedi ki ben anlamadım. İndi ama yükleyemedim acaba. Allah Allah. Valla 12 dakika veriyor. Bu kadar uzun vermemesi lazım. Yok senin internetiyle alakalı bu. Evet. Ya bir de sen şu anda yayın yapıyorsun ya abi. O yüzden Tabii. internet yükleniyor. Anladın mı demek? Ondan. Tabii. Tamam Ben geldi yayın yaptığım kendine. için bu.
Senin sesin bile bana şeyle geliyor şu an, işte sen düşün. Kesile kesile geliyor. O kadar suyunu sıkıyorum şu an internetin böyle. Kestim, altında kalanlara ekmek banıyorum böyle kutunun içinde. DSL'in kaç senin? 50'ye 10 mu ne? 50 download, 10 upload. Ki al işte 20-25 alabiliyorum. 26 veriyor. 50 olmasına rağmen. Benimki 100, 2 katı tabii normal. Ya işte. Burada sıkıntı ya. Ya altyapı sadece ADSL var. O da çok sınırlı geliyor. Çünkü tek bir altyapıdan çok fazla kişiye bölüştürüldüğü için tek bir altyapı değil de tek bir kutudan çok fazla şey de yok. O hattan gelen kutu baz istasyonu gibi ya bunlar da hani. O kutulardan da çok olmadığı zaman çok şey alamıyorsun. Mevcut altyapıdan da verim alamıyorsun. Aslında küçük bir yerdesin. Aslında oraya fiber daha çabuk ve daha rahat gider biliyor musun? De işte satamayınca yapmıyorlar daha ki çabuk altyapıyı. Evet. Bakalım bu yaz işte apartmandakiler getireceğiz falan diyorlardı da. Biz kiracı olduğumuz için çok bizim sözümüz geçmiyor. Biz diyoruz her seferinde. Yani ben zorlamaya çalışıyorum da. Bakalım paşa gönülleri isterse bu yaz gelecek inşallah fiber. Evet abi. Oyun güncellendi. Let's go. Let's go. Bezmenler alın beni. Al beni içeri. Sayın bezmenler. Giriyoruz abi. Direkt Ferrari build'ine gireceğim. Bakalım düzeldi mi şey bug'ı. Sen söyle adını. Sabun düşürmeyi düzelttiler mi? Ev eşyası alırken Evet, altında ondan. kaç konfort verdiği yazıyor. İyi bari eklemişler onu. Oo güzel. Güzel. Ama oradan full konfortu alabilmemiz için muhtemelen işte o ince detaylara dikkat etmemiz gerekecek. Bir saniye, önce şu karaktere gireyim. Bu karakterin envanterini bir boşaltayım. Heyecan yapalım, birazcık erteleyelim. Hemen girmeyelim. Hemen girmeyelim Ferrari karakterine. Birazcık bekleyelim, birazcık heyecan yaratalım. Valla ben uğraşmayacağım Dragon ya. Ne yalan söyleyeyim. O ev mev işleriyle birisi... Ha, pardon, çok pardon. Ben en dengesiz build'imi mızrak balta build'imi aldım abi. Onunla geliyorum. Bir test et bakalım, test et. Valla ben ev bark işlerini 1-0'da girişeceğim abi. Şu an hiç kafa yoramam, zaman harcayamam. Şu an ben daha çok build'lere kafa yormak istiyorum da abi oyun yüklenmiyor. Alo. Hadi Yok, yükleniyor. Ah, geldi kendine. Abi. Ben yanlış server'a mı girdim? Ben Together'a girdim. O yüzden bu kadar uzun Tamam. sürdü. Finalistan'a girecektim önce. Envanteri boşaltacağım. Kasacağım. Şöyle bir fikrim var benim. Dinlemedeyim. Evle ilgili şöyle bir fikrim var benim. Şimdi biz var olan, içinde bir sürü sandık olan bir evi şu anda düzenleyemeyiz abi. Evet işte. Konforlu hali. O yüzden de benim 2 tane daha evim var. 2-3 tane daha evim var fazladan ve boş onlar. Onlardan O bir tanesini gayrimenkul yapacağım zengini. Tabii, Mantıklı. onu yapacağım yani. Ne? Öbürlerine hiç dokunmayacağım. Bir dakika. Black Pearl %50 diyor. Ben siliyorum oyunu. Ne? Hadi canım. Ne? Full Bakayım. fokus %40'a düşmüş. O yüzden oran yazmamışlar patch nota. Abi çünkü bu oranları patch nota yazsalar var ya, millet kafayı yer. Holy Benim shit. doğru söylüyor. Holy shit. Lighting %10'du. Ne? Lighting %7'ye düşmüş benim. Şeyler de 5'e düşmüş. Damage'lar. Damage increase'ler. Crit chance 5'e düşmüş. inanılmaz. Yarı yarıya kesmişler Evet. crit chance ve plug damage'leri. Elemental Hepsini. damage'leri. Evet. Abi. Hayır. Abi Bir ben şey bunu... söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim kritik damage'im %40'tı ya %15'e inmiş. %20'ye de değil, 15'e. Holy shit. Bu da demek oluyor ki exalt şeylerini de kısmışlar. Özür dilerim. Yanlış söyledim. %30'a düşmüş. %40'tan %30'a düşmüş. Yine iyi ya. İnsaflı o zaman. Exalt'ı çok kısmamışlar. Exalt'ı %75 azaltmışlar gibi bir şey olmuş o zaman. Evet.
Enchantment'ları da %50 kısmışlar. Hasar veren özellikleri. Fuck. Evet. Aa. Ben şimdi farmları merak ediyorum. Bakın deneyelim bakalım ne yapacağız. Boku yedik. Boku yedik. Ne yapacağız? Yok be, dur. Ya, yok yok Mokoko. biraz oynayacağız birazcık da. Yok yok. Tek atamayacağız. Ben zaten tek atamıyordum Yıldırım build ile. Şimdi hiç atamayacağız. Abi. Oğlum ben build'leri dengeleyin, düzenleyin derken enchantment'ları sıfırlayın, yarı yarıya indirin kastetmemiştim ya. Hiç bunu kastetmemiştim ya. Yine mage'ler daha güçlü olacak ki. Çünkü her şeyi kısmışlar, anladın mı? Klasa özelliği değil. Göreceğiz gerçi. Belki mage enchantment'larına ekstra bir şey yapmış olabilirler. O zaman ben abi geliyorum. Direkt Pestilence dönelim dümdüz. Hiç efici yakmadan. Bir bakalım. Ne kadar zorlanıyoruz, Ya, ne kadar onu şey. mu yapalım yoksa Crucible'a girip Echo'yu mu deneyelim? O Eko da olur. Eko da olur. Bir tane Olur. Echo deneyelim. Bir tane Olur, Echo olur. deneyelim. Eko yapalım. Çünkü orası şu anda bizim şeyimiz biliyorsun. Test yerimiz asıl. Doğru, doğru. Bak Dragon şeyi soruyor, mantıklı. Senin zırhında %20 resist veriyordu ya, hani 2 tanesi Exalt'ın ona denk gelmişti. Kaç veriyor şu an o? Ha, ama o diğer build ona bakmam lazım. Bakayım mı? Okey. Bakayım. Yok hiç uğraşma o zaman ya. Ha, Dragon da geldi. Tamam. Ben şu anda çünkü diğer build'i aldım yanıma. Abi. Bir dakika, o da düşmüş yarı yarıya galiba. Benim üstümde bunun %20 olması gerekiyordu. 2 Exalt var. 2 Exalt gelince %20 oluyor değil mi? %10'a düşmüş. Oo. Ama mantıklı tabii, yarı yarıya düşürmeleri mantıklı bunu. Ölümsüz oluyorduk çünkü. Ama yine onun yerine o ölümsüz yapan silaha, Legendary silaha nerf gelmesi gerekiyordu. Abi Ya, Pearl çok çok kötü korkuyorum. oldu ya. Black Çok Pearl çok kötü korkuyorum. oldu. Siyah inci. Ay. Evet. Oo, güzel şey değişmiş arayüzü. Bak yeni şeyler eklenmiş. Düşman var evet. falan filan muhabbetleri. Follow me. Follow me. Second. Bak sağ alt köşede de yazıyor abi. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Boss here falan çok iyi abi, çok iyi. Şimdi ben şunları alayım. Yazıyor. Aynen. Bir kendi şehrime tekrar döneceğim. Bunun en son sabunu düşmüştür. Ürünleri sıfırdı. Bir ürünleri takayım geleyim hemen. Bir şey diyeyim mi? Menü geçişleri hızlı yalnız. Bir ilk yüklenirken yavaştı ama sanki daha hızlanmış gibi geldi bana. Bir girerken tekrar bakalım. Yok, çıkarken hızlı, girerken yavaş. Tuhaf oldu bunu. Dragon help deyip duruyor. Damage öldürmüşler abi. Adam lazım, kesemeyecek Eko'yu bu gidişle. Evet. Görüşürüz Mehmetciğim. Dikkat et kendine. Sağ ol. Öpüyorum. Abi tek atan build'ler zaten tek atmayacak artık. Tek atmayanlar da sürünecek. Öyle görünüyor. Bu şu an abi. Göreceğiz. Ya zaten uyarmıştı Thomas biz, hani bazıları üzülecekti yani yama bir gelince falan. Abi bunlar da mı açmamışım ben? Bu kadar üzülmeyi beklemiyordum ben ama. Üzülmeyi bekliyordum ama bu kadar değil. Üzülenler sıkı build'ler yapanlar. Ya hani benim şu anki build muhtemelen bu ok build'i oynanamaz halde olacak gibi geliyor ya. Çünkü ben hani şeye güvenerek yapmıştım bu build'i zaten. Enchantment'lar zaten sağlam bozuk. O yüzden hani bu build çalışır. Hasarı düşük olsa bile vurur. Şey nasıl yapılıyor acaba? Ne? Ha, duelle böyle. Doğru, düello da geldi. Dur, düello da yapacağız sizle. Alırız ama iyi oldu. Oyuna zorluk geldi şu an en azından. Katılıyorum. Min-max. Bak 1-0'a kadar ben hep şey derdim ya. Min-max'a çok kafa yorma falan diye. Artık demeyeceğim onu. Oyunumun sesi gitti, geldi. Artık demeyeceğim çünkü şu an min-max yapmak önemli artık. Bu güncellemeyle min-max yapmak gerçekten önemli.
Bir tek şey sarı görünüyor, buglanmış. Kırmızı görünmesi lazım rünlerimin şeyi, rengi. Abi açtım ben rün slotumu, what the fuck? Hayır, dalga mı geçiyorsun? Ha, tamam, kırmızı oldu tekrar. Abi komple bricklendi mi bu çar yoksa şimdi? Fuck. Fuck. Yapma. Yapma, yapma, yapma. Yapma, yapma, yapma. Ben bu build'i denemek istiyorum ya. Denemeyecektim ama şu an her şey yarı yarıya düşmüşken denemek istiyorum. Fuck, 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 fuck. Plague Iker. Hah. Açtım abi her şeyi. Açmamışız demek ki. Burası bile bug'lı. Basıyorum, basmadı sayıyor. Sesten mi düştüm ben? Bende bir gitti geldi ses. Sesten de atmış. Benim sesim gidiyor görünüyor. İnternetim mi gitti bilgisayarda? Evet galiba. Oyun bilgisayarında bir internet gitti geldi. Bir saniye. Hı. Alo, alo. Alo, alo. Geliyor ses. Hah, tamam. Oluyor böyle bağlantı problemleri ya işte. Diyorum ya, bizim internet biraz mokoko. Düello'da mage tek atıyor tahmin ettiğim gibi. Tabii ki. Tabii ki. Evet, bana tek attı. Al işte. Ben de tek yiyeceğim muhtemelen o zaman. 130 canım var abi. Tamam, bariyer artık çok önemli olacak. Bariyer kullanmayan build'ler geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Revize edeceğiz o yüzden bu build'i. Revize edeceğiz. Hali hazırdaki build'leri revize edeceğiz. At bunu koy. Şeyi de Yok denemiş abi, tek olalım. atıyor adam ya. Tek atıyor. Rune slotlarının yerine... swap slots. A'ya basıyorsun. Tak. Swap return with repair. Evet. Bak tık tık swap atabiliyorsun artık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Güzel güzel. Sevindim. Bu bayağı sevindirdi. Oo. Ama 150. yani Hı. NPC'ye gitmeden kendimiz yapabilsek onu ya. Yani katılıyorum. Katılıyorum. Parayla yapıyoruz değil mi? Gene para veriyoruz gene. Yo, parasız parasız. Parasız o. Ha, iyi. Tabii tabii, o açıdan iyi. Bir dakika şimdi. Ben yarıcana düşemiyorum. %100 olmadığı için artık bunlar. Has siktir. O zaman Bende de 408 819. yarıcana düşmem için benim bu max health'ı kaç yapmam lazım abi? Has siktir. Doğru. Fuck. 16'ya 8 ekliyor. Kaç oluyor? 20'ye 20. 20'ye 20 yapacağız artık o zaman burada. 20'ye 20 kullanacağız değil mi? 40 40. 20 20 40 yapacak. 20'nin yarısı 10. Tabi. 20'ye 20 yapacağız. Fuck. Fuck 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 fuck. Abi ama bu işte çok sinir bozucu şimdi. Ben exaltlamışım bunu, anladın mı? Hani mis gibi oturtmuşum. Ona göre sen o zaman ayarlasan o fine tuning'i ya da neyse. Neyse. Yani bütün taşları böyle zank diye indirmek. Neyse tamam. Bir şey demeyeceğim. Yapabilecekleri başka bir şey de yok baktığımda. Hani en kısa ve kesin çözümü bu. Ne yapsınlar adamlar? 1-0'da belki daha farklı çözümler getirirler böyle şeyler ama şu an yapabilecekleri de bir şey yok yani. Kızıyorum ama onlara da bir şey diyemiyorum bir yandan. Hani bir oyuncu olarak kızıyorum. Tüketici olarak ama anlayabiliyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Biz yeniden bu ülke yapacağız yani. Tabii.
Zaten ben bunun kostümünü değiştirmeye çalışıyordum. O kostümdeki itemleri yapacağız. Bunlar böyle bricklenecek. Yapacak bir şey yok. Ben bunun taşlarını çıkarır atarım. Kostümü. Ya kostümü tabii taşlarını alırım sadece. Kostümü salarız artık. Yapacak bir şey yok. Ama yo. Şu faceit'lara yazık olmasın ya. Dursun. Vazgeçtim. Dursun. Downside mi gelmiş? Ne downside'ı? Kapatın dükkanı gidelim abi. Ya evet, genel bir nerf gelmiş bütün yüzdeliklere. O yüzden hepsini tek tek yazmamışlar. Tek tek yazmamışlar. Ben bir Crucible gireceğim. Bakalım ne alemde Char Crucible'da. Moraller düştü. Keyifler bir çıtır kaçtı. Bir çıtır kaçtı keyifler. Ama toparlarız ya. Toparlarız. İsimlerde de renk falan görünüyor artık. Güzel olmuş o bak. Renklerden ayırt edebiliyoruz en azından. Chat nasıl çalışıyor? Enter'a basınca geliyor. Klasik. Okey, güzel. Güzel. Nerede Dragon? Ha, Rick'te de. Tamam, söyle. Dragon gelecek misin? Bilmiyorum. Geleceksen buradaydı. bekleyelim. Gel bir düello yapalım o gelene kadar. Gel gel. Biraz adil olmayacak ama sen yakıncısın, ben uzakçı falan. Ama deneyelim ya. Bence de yani. Gel gel. Abi balık ya. Abi çok iyi. Balık olayını getirmişler harbiden. Balıkla vuruyor suratına. Aa! Ne? Ne ara başladık, bekliyorum. ne ara bitti, tek yedim. What? Daha bir daha yapalım. Dur. What? Tamam. Holy shit. Gel. Çok fena kitleniyor oğlum ama yakıncılar. Hareket edemiyorum. Bir daha. Gel. Ben tokatlayacağım bu sefer balıkla. Ama çok komik. Gel. Abi. Ha, bu sefer hallettim. Holy shit. Abi benim şu skillim var ya. Oyuna düello gelmeden önce tek atıyordu oyunculara. Şimdi Şu an hasar vurmuyor. Çok fena nerf gelmiş abi. Çok fena. hadi Çok girelim. fena. Hadi. Hadi. Hadi girelim de alalım boyumuzun ölçüsünü. Evet. Evet. Neyse en azından düelloda ölünce durabilitin gitmiyor. Yani gitmesin zaten. Abi çok eğlenceli ama ya düello. Çat 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 çat. Ama bir şey gitmiyor bizden değil mi? Yani karşılığında bir şey yenildiğimiz zaman vermiyoruz. Yok yok. Hiçbir şey gitmiyor. Bu ne abi, yine tek atıyor balyoz Necla. Benimki mi? Ha, 2500 Yok. 3000 vuruyorum. Dragon da tek atıyor. Olan benim build oldu. Vallahi olan benim build oldu ya. Yani şu anda 2500-3000 vuruyorum. Dur bakayım. O yo yine iyi ya. Fena değil. Tamam. Aa bir dakika. Öyle değil. Hedef almam mı kapalı benim otomatik? Yo açık. Hedef almada bir mokokoluk var ama. Bir sıkıntı Bir var gariplik hedef var, değil almada mi? karakterin. Evet. Yok be abi, adamı 3 defa da zor vurdum. Biraz dengesizlik var. Ben en alt kattayım, bir bakacağım. Holy shit.
Tamam, ben bu build'i nasıl revize edeceğimi biliyorum ya. Ben bu build'e bir tane Jade Ring koyacağım. Bir tane de Agility Ring koyacağım. Öyle çözeceğim. Rune Spawn yapmayacağız. Oğlum abi Lifesteal'in içinden geçmişler ha. Lifesteal yok olmuş. Health on charge attack, health on kill, health on fatality, bunlara abanın. Lifesteal'i unutun. Abi- Lifesteal bitmiş. Abi bir şey söyleyeceğim. Can çalamıyorum ya. Bitmiş çünkü. Fena yok Vallahi etmişler can çalamıyorum Lifesteal'i. Fena yok etmişler. Aa öldü. Öldü. Bak Dragon da öldü. Allah Allah. Ben bir bitireceğim şunu. Econite'ı görmek istiyorum çünkü. Tamam seyrediyorum ben de. Econite'e kadar gelebileceksin bakalım. Gelirim muhtemelen ama Econite'ı yapabileceğimi sanmıyorum. Nerede kaldım o? Ya ben Econite'a girmek istiyordum ya. Yine bir tane daha yaparız Ben- canım. Hep birlikte. Dur ben bu build'imi değiştiriyorum, geliyorum. Tamam. Şeyi alacağım. Tekel benim. Abi can çalma çok kötü. Çok aşırı kötü. Ben can çalamadım ki, öldüm bu yüzden. Ya çalamıyorsun işte, yok, imkanı yok. Niye var ki o zaman abi? Oh shit shit shit. Shit 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 shit. Bak. Abi bir de şeyin de hasarını düşürmüşler. Sen söyle adını. Multishot'ın. Multishot'ın hasarını niye düşürüyorsun? Yani kimse, benim dışında kim oynuyordu ki Multishot? Hani Bir şey Bu kadar çok. söyleyeceğim. Adamlar baştan aşağı nerflemişler her şeyi. her şey abi kasap gibi girmişler. Çat çut her şeyi kesmiş, doğramışlar. O zaman Fena. abi ben de 1'e kadar oynamam yani. Of of. Veya oynarız ama şöyle oynarız. Bu yaptıklarımızı unutalım abi. Tabi bu boyutları atacaksın kenara. Hasar fena değil yine bak. Ha, sol olduğum için de tabi muhtemelen evet, iyi vuruyorum ama Normal bir oyuncuya göre hasarlarımız tabii ki iyi. abi hedef almada bir boktanlık var ama anlamadım onu ben. Oğlum bunları sen tek atıyordun ya. Evet. Rünlerle falan tek atamıyorsun zaten artık. Yok öyle bir dünya kalmamış. Bir dakika. Şunu bas. Oo, hasar fena düşüyor ha uzaklaştıkça. Evet, şu mesafede kalmam lazım. Ben onu unuttum bir de. Doğru. Ben uzaktan vurmaya çalışıyorum hala. Uzaktan vurmamam lazım artık. Neden? Battle Cry kullanmıyorum ki ben ama. Şeyde kullanıyorum. Ha. Ring of Determination. Ring of Determination'da da Focus Cost Increase %20 gelmiş. Holy Kaçtı ki? fuck. Holy fuck. Yoktu ki öyle bir şey. Yoktu öyle bir şey, doğru. Fuck. Abi. Oh shit. Yok. Bu build at çöpe at. Determination. At. Holy fuck. Determination kullanmayacağız. Yani kullanacaksan ona göre focus cost, yani artacağı için onu dengelemek için düşüreceksin. Focus cost reduction'la abanacaksın. Helm'de focus cost reduction olmazsa olmaz artık demek oluyor bu. Ben bir peri build'ime bakacağım şimdi. O nasıl çalışıyor acaba? Yok abi. Peri build'ine bir şey olmamış olması lazım ama mantıken ya. Çünkü low health kullanmıyor. Lifesteal de yok. Peri build'inin hala çalışıyor olması lazım. Hatta belki daha bile iyi vuruyor olabilir. Diyeceğim de nasıl daha iyi vursun ki, taşlara nerf geldi anasını satayım. Fuck. Kaç element taşı var? Bunlar da 25 veriyor artık. Abo. Bakalım.
Çalışıyor mu acaba peki? Ben mesela şeyi anlayamadım tam olarak. Sen anladın mı Dragon? Yama notlarında şey diyordu. Sen söyle adını. Element taşları artık birden fazla kullanılıyorsa çalışmayacak diyordu ama tek bir itemde mi yoksa şeyde mi? Genel olarak build'de mi? Onu spesify etmemiş, belirtmemiş yani. Önceden de bug'ının ne olduğunu bilmiyorum ben. Yani önceden tek bir iteme 2-3 tane koyunca da çalışıyor muydu element taşları? Oo, sende de bir şey yok. Bu build fena tek atıyor senin hala, güzel. Abi baksana işte bir şey değişmemiş. Mage'ler yine tek atıyor abi. Ya ben bundan nefret ediyorum. Biliyordum başıma bunun geleceğini. Of, ben abi protesto etmek için artık yapacağım her build mage build olacak. Mage build dışında hiçbir şey yapmayacağım. Ciddiyim. Soran olursa da abi developerlar mage oynamamı istiyor. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit açıklama. Yok bu fena değil benimki şu anda ama canı kalmıyor. Yani can çalamıyorum. Yok oluyorum. Şu moba ölmemem gerekiyor benim bu build'le. Da fuck. Gittin mi? Ben Gitti. makoko oldum ben. Yattım aşağı. Holy moly. Holy moly. Tamam geliyorum. Geliyorum. Abi gerçekten şu an oyunu büyücüler dışındaki her klas için oynanamaz hale getirmişler. Tek yaptıkları bu. O başlarına patlar, ben söyleyeyim size. Bak demedi demeyin. Ben dediğim için olacak değil, bu kendi yaptıkları için olacak. Yani şey demeyin sakın yarın öbür gün ne şom ağzlısın falan. Bu yamadan sonra fena bir negatif yorum bombardımanına tutulabilir oyun. Çünkü çoğu farklı build'le oynayan oyuncu şikayet edecek. Yani abi yine büyücüler güçlü. Bizim büyücü olmayan karakterler oldu diye. Vur bakayım. Düştüm. Abi çok Ben- kötü. Ben son mob'u kesmiş olabilirim. Kesme. Girdin mi? Dur. Dragon da geç duyuyor bizi. Geldim tamam, geldim tamam. geldim. Abi. Çok kötü. Çok üzücü. Yani şu anki yamadan önceki bütün build'leri unutun abi. Unutun, hiçbir işe yaramıyor. Öyle bir yama şu anki yama. Benim bir tane mage boyutum var. Onu daha bakmadım. Bakacağım. Ona da bakacağız. Tamam, Perim tek atıyor hala, bu güzel. Bu güzel bir şey. En azından Perimiz hala tek atıyor. Bakıyor mu? Atıyor. Ama biz de tek yiyoruz. Öyle bir problemi var bu build'in artık. Öncesinde tek yemiyorduk. Bunu bana salsana büyüğü. Allah. Vur bir daha. Al senin olsun. Buna tek atamadım. Dragon geçmiş olsun. Adaya veda etti. Niye? Öldü. Knight'a. Şövalyelerden birine öldü. Buna öldü. Evet. Ben benim şu andaki bu build biraz daha iyi öbürsünden. Bayağı iyi. Şeyi görüyorum, tek atıyor hala bir komboda ama can çalamıyorsun, işte problemi o. O yüzden Helton kill. Helton kill ve yani şu anki meta şu olacak, artık yeni meta. Stat puanlarını cana abanacaksın. Canını arttıracaksın. Allah. Hayır. Şeyin Gittim içinde ya, kaldın, cam içinde yüzünden öldün. gittim. Evet. Evet ya. Ben yine Econite'a kadar deneyeceğim o zaman.
O zaman Ha onu diyorum bak. işe yaramıyor. Şu anki meta şu olacak abi. Taban yani temel canını arttırabildiğin kadar arttıracaksın statlardan. Full cana vereceksin. Gerekirse şey meta olacak muhtemelen. Canla fokusu değiştiren yüzük var ya. Çünkü fokusa puan verdikçe canın artıyor. O da onar falan arttırıyordu yanlış hatırlamıyorsam bir puan verdiğinde. Yani cana verdiğin puana kıyasla fokusa verdiğin puan sana daha çok fokus veriyor. Canla fokusu yer değiştirdiğin yüzüğü takacaksın. Böylece... bir saniye. Dur. Fuck! Neyse yani canını arttırıp Helton Kill'e, Helton Fatality'ye abanacaksın. Çünkü onlar yüzdelik canına göre geri veriyor ya o canı. Vurduğun hasara göre değil. Yani şu an oyundan can çalma şeyini silseler daha mantıklı. Silseler daha iyi. Yani bir boka yaramıyor şu an oyunda can çalma. Evet. Yani 3 defadır ondan ölüyorum. Yes. Yoksa hasarım kötü değil. Bak can çalmıyor ne yapıyor? Çalıyor da çok zor çalıyor. Veya ince ayar gerekiyor anlamadım. Yüzüklerde ince ayar gerekiyor. Yüzükleri çok kötü yapmışlar. İşte Battle Cry ve Ring of Determination'a ağlayan oyuncuları mutlu etmek için şey dinlemişler. Sen söyle adını. Hasar diyorum. Can çalmayı oranını düşürmüşler. Halbuki düşürmeleri gereken şey can çalma oranı değil. Rune spamını engellemek için cooldown koymak, bekleme süresi koymak araya. Onun yerine yine kolay yolu seçmişler. Direkt can çalmayı azaltmışlar. Bir yerde de fena değil ama yani diyor ki sana abi Ring of Determination mı kullanmak istiyorsun? O zaman rünlerin tek atacak halinde bir build yap. Bir ürünü kullandığında bastığın canı geri alabil. Yani Helton Kill'le. Bilmiyorum ama bunun formülünü bulmamız lazım. Ya Biliyorsun, her şeyin dediğimi formülü vardır. ispatlamış oldular bu arada. Ben hep şey diyordum yani bu yüzükleri bozuk yapan şey yüzüklerin kendisi değil. Rünlerin bozuk olması. Şimdi bak mesela senin o kullandığın rün hala tek atıyor. O zıplayarak vurduğun. Çünkü rünün kendi hasarı çok yüksek zaten. Sen diğer rünleri nerfleyip bunlara dokunmazsan Ring of Determination yine bozuk olacak. Çünkü bozuk olan yüzük değil abi. Yüzükle bozuk rünleri spamlarsan eğer sıkıntı oluyor. Bekledim öyle abi gelmenizi. 911'ı aradım ve bekledim direkt yani kurtarılmayı. %12 lifesteal taşı, %19 Helton Fatality artı %10 Helton Kill var üzerimde. Ona rağmen can çalamadığım ve düşman ölmediği için ölüyorum. Ya. Şu an oyunun can çalma mekaniğini içinden geçmişler. Bak, küçük olan Javel'larda yüzdelik şeylerini ellememişler. %30 bak gene Shepherd Javel. Yani bu aynı, hiçbir şey değişmemiş. Büyük olanları bence ellemişler. Olabilir. Evet, Olabilir. olanları Küçüklere ellemişler. bakmak lazım. Doğru. Üzerinizde fokus veren yemek var mı? Fokus full değil. Restlerde bende yok galiba ya. Bu çarda yok. Hiç yemek yok. Bende de yok galiba ya. Bende hep normal şeyler var hep. Çünkü ben yarı canlı kullanıyorum ya. Hop yanlış tuş. Pardon. Bakıyorum var mı? Yok. Hatta bende yemek kalmadı yavaş yavaş. Bende de yok. Hiç yemeğim yok şu an. Sıfır yemek. Bir yandan O da yüzden iyi. yerlere
Yerlere bak. Evet, Kendine. evet. Yemek craftlamayı falan da artık en azından önemseyeceğiz yani. Gidiyorum. Bana vurmayın. Vurmayın bana. Dur, bana niye vuruyorsun? Gelme. Bir Aa, canım sen var. bakayım, şu hızlı. Bende bir canım var. Aa. Benim üzerimdeki taşlar da çalışmıyor muhtemelen. Şu arkadakileri bana bıraksanız ha. Dragon duymayacak muhtemelen ama o zaman aşağıdakileri alıyorum ben. Ben zaten gerideyim. Aa! Dragon götümü yaktım. Aa! Ben o yüzden ürünle öldürmüyorum. Hasar Fuck. vermem yanındakilere diye. Fuck. Siz devam edin, ben geliyorum. Gördün mü? Evet. Bu build'e de bir ince ayar gerek. Bunlara muhtemelen 1-0'a kadar geri dönmeyeceğim. Çünkü 1-0'a kadar şu an mevcut build'leri min-maxlamaya çalışmak gereksiz. Şuna bakacağım ben. Bu nasıl bakalım? Bu nasıl çalışacak? Caretaker'dan devam ya biz. Bir sonraki build'imizi Caretaker yapacağız. Bir şey diyeyim mi bu arada? Şu an bu build fena çalışıyor olması lazım. Çünkü lifesteal buff'ı nerf yediği için bu silahın kendisinden lifesteal var ya %30 veriyor bir de. Ama onu da düşürmüş olabilirler. Hasik değil, bir dakika. Onu da nerflemiş olabilirler. Oğlum şu an her şeyi nerflemiş olabilirler oyundaki. Fuck. Ona da bakmam lazım. Yok, %30 hala. Şu an Corpse Merit Blade oyundaki en iyi çifte silah olabilir abi. Asiktir. Ne o? Sarı silah var ya. Düştüm. %30 can çalma veriyor abi. Şu an oyunda en büyük can çalma veren silah bu. Battle Cry Ring ama işte %20 düşürüyor healing'i, doğru. Onun yerine Ring of Determination kullansak bunları da ne yapacağız? Yok abi, düşüremeyiz. Kalsın diyeceğiz, devam edeceğiz. Ben sana fokus yemeğe de getiriyorum, üstümde var. Dur, yanlış yere tıkladık. Geliyorum abi, geçeceğiz şimdi Crucible'ı. Taşıyacağım ben, sıkıntı yok. Gel abi. Sana yemin ediyorum. Ben yemek alayım. Tamam. Farkında olmadan oyunun şu anda en güçlü build'ini yapmış olabiliriz Yama öncesinde. Hiç Benim fark en etmeden. sevmediğim silahla mı? Corpse Merit Blade'le, evet. Hani şu an min-maxlanmamış haliyle eğer Yama'ya göre de min-maxlarsak bunu çok iyi çalışacak muhtemelen. Ya, İdareli kullan he. Ben geliyorum hemen. Tamam, gel dur, biz o sırada düello atalım. Gel düello gel. Ha, Allah'tan böyle de bir şey yok ya. Yani bir şey harcamıyorsun. Evet. Yama geldi. Yama şu an online. Güncellemen lazım sadece. Asiktir. Oo! Bir daha. Bir daha. Dur. Bir daha. Abi çift eller çok kötü. Çift ellerle düello atılmaz. Bir daha başka bir combo deneyeceğim bu sefer. Abi şey çok boktan. Artık direkt kilitleniyor ya oyuncuya skill'ler. Hani şey yapamıyorsun. Koşarak dodge'layamıyorsun. Direkt koşacağın yere atıyor zaten otomatik olarak. Eskiden düello sistemi yokken daha adil dövüşebiliyorduk. Hani kendin hedef alman gerekiyordu çünkü. Şu an çok fena. Yani bu da demek oluyor ki oyunda artık
düellolar için ayrı build'ler olacak. Farmlamak için ayrı build'ler olacak. Yani şey yapamayacaksın. Ben hem farm build'de hem düello... Olmayacak. Ve mage'ler tabii ki çok güçlü. Düellolara. Direkt kitliyor çünkü yani. Okların bile kitlenmiyor. Ok rünlerin kitlenmiyor oyunculara. Ama büyücü rünleri kitleniyor. Çok saçma. Neyse. Ne dedin ne dedin? Söyle. Yok, Dragon'a yemek verecektim, veremedim. Verdim Ha. de kabul etmeyi yani şey yaptık. Okey. Şey Yani bu kat çok bitince güzel verirsin zaten. ya. Abi evet bu build hala çalışıyor. Hala çalışıyor. Tek atmıyor artık. Ama zaten 3 kişi de ben bunu hiç denememiştim. 3 kişi de tek atmasın. Güzel. Gelin bakayım. Evet abi. İşlemiyor ki bana nerf falan. Baksana. Oyunun en iyi silahı oldu şu anda bu silah. Hayda. Canım gitmiyor ki bak. Bak şu an... Çok pardon. Oha. Biri götürdüm. Çok pardon. Gülüyorum. Abi oyunun en iyi build'i şu anda budur. Can çalma anlamında yani. Oo, çok iyi. Yama notlarını okuyabileceğim yer var mı? Steam'den okuyabilirsin veya forumdan okuyabilirsin. Şöyle yapayım. Direkt chat'e de atayım. Ünlem Steam yazarak bizim Steam grubuna da gelebilirsin. Orada da konuşuyoruz, tartışıyoruz yeni şeyler olduğu zaman. Sen söyle adını. Yeni bilgiler, yeni farkındalıklar mı diyeyim geldiği zaman. Benim mouse'um niye bağlı değil buraya? Bir saniye atamıyorum şu anda. Atamıyorum. Şunu atayım direkt sana. Niye böyle? Bağlanır mısın? Bağlanır mısın? Teşekkür ederim. Bu ne ya? Bu değil dur. Niye ne TikTok la? What the fuck? Çok pardon. TikTok ne alaka? En son TikTok mu kopyalamışım ben bu bilgisayarda? Onu geç bir sonraki. Onu geç bir sonraki. Yanlış oldu o. What the fuck? TikTok'uma da bakabilirsin tabii ki ama. Kopyalamamış. Rica ederim Sabit. Ne demek? Hoş geldin bu arada, hoş geldin. Abi ben onu bunu bilmem, ben artık çift el Corpse Merah Blade'ciyim. Hatta çift el kılıç bile değil, direkt Corpse Merah Blade'ciyim ben artık. Yeni favori silahım. Yeni favori silahım budur artık ya. Bir dakika. Sesim geliyor değil mi bu arada? Kopmadım ben sesten. Koptun mu? Alo. Kop. Alo. Gittim galiba. Alo. Geliyor sesin. Ha, tamam. Okey. Paranoyak olduk iyice. Shot. Nice. Bu ırk çalışıyor. Bir de hatırlıyor musun? Üzülmüştük şeye geldi diye. 4'te 4 Helton kill'e geldi diye. Şu an aslında Ya. En iyisi olmuş. evet. Bayağı iyi oldu 4 tanesi oraya gelmesi. Dur kill bırakın bana abi. Vurduğum şeyleri kesmeyin. Abi killim kalmazsa çarın benzini bitiyor. Çalışmıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Düşüyorum abi, çok dengesiz oldu bu itim yani. Evet. Öyle değildim ya. Spam yapamayacaksın artık işte.
Spam yaptığın an geçmiş olsun çünkü. Önceden en azından affediyordu çünkü direkt canını tek bir skill'le fullliyordun yine. Ama şey söyleyeceğim. Rune kullanırken beni uçurumdan atmıyordu ki hiçbir zaman. Nasıl? Rune Ha, sen- saldırısını kullanırken uçurumdan atmıyordu ki beni. Ondan attı beni aşağıya. Ha, şey mi ama düşman öldükten sonra bastıysan atabilir. Düşman varken atmıyor da yokken Öyle mi? atıyor. Evet, yokken atıyor diye Ama ben biliyorum. yaptım zaten. Bu kadar. Eğer rakip yoksa karşında hedef olmadığı için direkt düşüyorsun. Abi Corpse Blade is the way ya. Siz can çalmaya uğraşın, ben direkt silahımdan çalıyorum abi. Mükemmel. Yok can çalıyor. Can çalmıyor değil de eskisi kadar çalmıyor. Ha, evet evet. Ha, bir de ben de şeyden çok sağlam can asıl topluyorum. Helton Kill. Hani direkt fullüyor. Direkt fullüyor. Bakalım şimdi Econite'da nasıl olacak. Gel bakayım lan şöyle bir. Hadi vur. Aa, dondu. Yok yok, vuruyor yine ya. Ama hasarımız fena düşmüş. Oo! Oy! Hasar fena düşük. Fena düşük, fena düşük, fena düşük. Allah'a emanet. Abi bu Yaman'ın en iyi build'i bu. Vallahi billahi. Şey de var çünkü stagger da atıyorsun ya boss'a sürekli. Plug'dan dolayı. Gerçi stagger resistance bile koymamışız. Ona rağmen fena düşürüyoruz stagger'ını. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Çalışıyor yani. Çalışıyor. Şu anda ama meta'ya girecek build'leri söylüyorum size. Bak hemen. Bir kere lightning build'leri unutun. Bitti onlar. Bow build'leri de düşecek metadan. Plug ve fire'lar artacak. Plug fire komboları artacak. Acayip artacak. Çünkü plug kendiliğinden de can çalma veriyor ya ekstradan. Normal can çalmayla da birleştirip daha iyi can çalabileceksin. Onun haricinde mage build'leri zaten. Evet. Ha, bizim Caretaker da muhtemelen güzel çalışacak. Yok bak, Dragon da söylüyor. Abi Ring of Determination'da bu focus cost increased by %20 yüzünden çalamıyoruz biz diyor. Tabii tabii tabii. Tabii. Ya bu yüzük Çünkü mahvolmuş ya. harcadığından fazlası gidiyor. Onu artık şeyle Evet. kapatman gerekecek. Yani sırf can çalma değil, Helton Kill'le de kapatman gerekecek. Ve kill'i al, hani rune harcadığın an öldürüyor olman lazım bir de yani. Onun da önüne geçtikleri Ya. için bitti şu anda o iş. O iş bitti yani. Yani o zaman bu yüzüğün ne anlamı kaldı abi? Ne anlamı kaldı? Yani bir anlamı kalmadı aslında dediğin. Doğru bir yerde. Yani şöyle, Hiç ben. hani bitirici olarak kullanabilirsin. Yani düz vurup canını azaltıp rününe tek atma muhabbeti. Anca öyle kullanılabilir şu anda Ring of Determination ya da Battle Cry. Çünkü diğer build'lerde zaten finisher olarak kullanamıyorsun rünleri. Çünkü oyun sonunda yine de istediğin kadar şey olsun, fokus vermen gerekiyor. Kaynaklarını focus gain'e ve focus cost reduction'a ayırman gerekiyor ki o hani 2-3 düz vuruştan sonra rünü kullanabilecek kadar ol. Bu yüzüğün olayı ne olacak? Peki Onlara kaynak ayırman gerekmeyecek. bunun yerine başka ne yüzük kullanabilirim sence? Focus Ring. Şu an meta'ya o girecek zaten. Herkes Focus Ring kullanmaya başlayacak. Bu sefer de Ring of Determination'cılar, yani biz nasıl ayrıştırdım ama 2 dakikada topluluğu nasıl ayrıştırdım, böldüm. Şaka yapıyorum, şaka bir yana. Bu sefer de Focus Ring çok bozuk diye şikayet etmeye başlayacaklar ama. Niye? Çünkü Ring of Determination'la Battle Cry öldü. Yani Şey mi diyorsun? Focus Ring Band of Calmness denen
Evet, evet. Ha. Aynen. 3 tane stat veriyor. Focus gain increase, max focus increase. Yok 2 tane veriyor galiba. Ha. Aynen. 2 tane veriyor, 2 tane. Aynen. Focus gain increase. Ve max focus increase veriyor. Full mü sendeki? Oranları kaç? Şimdi 4 tane var bende veya daha fazla var da bir tanesinde bir sandıkta 4 tane var. Söylüyorum. Focus ilk önce focus gain'i söyleyeceğim. Sonra max focus söyleyeceğim. Olur. Bir tanesi %11'e 47. Bir tanesi Tamam. %8'e 30. Bir tanesi %14'e 19. Bir tanesi de %6'ya 49. Tamam, nerflenmemiş. %50 focus gain increase veriyordu o. Nerflememişler onu. Şey nerflenmiş galiba ama focus gain'i %20 idi sanırım. Belki %15'e düşürmüş olabilirler onu. Emin değilim Ben gerçi. şimdi bakacağım abi. Bir tanesini fullleyeceğim. Yani hepsini Amber'la yükselteceğim şimdi Radiant'ta. Tamam, tamam. Tamamdır. Güzel Radiant'ımız var. Her şeyimiz var. Allah'tan bu arada iyi ki yapmışız o farmlara bak. Lightning hala vurabilir bu arada çünkü oyundaki en güçlü spell hala Lightning Bolt. Harbi mi? Olabilir. O zaman ben benim şey build'ini bir elden geçireyim ya. Lightning Speed build'ini. Onu bir elden geçireyim ben. Onu low focus yerine full focus yapacağız. Orası kesin. Ring of Determination kullanamayız. Battle... Ya şu an meta'ya şey girecek. Onu söyleyeyim bir kere. Şimdi Kimse Battle Cry Ring kullanmıyordu ya. Şimdi kimse Ring of Determination kullanmayacak. Çünkü Lifesteal zaten nerflendi. O da %20 düşürdüğü için. Kimse kullanmayacak Ring of Determination'ı. Herkes Battle Cry Ring kullanıp şey kullanacak. Full focus mekaniğini kullanacak. Low Health'i de kimse kullanmayacak. Çünkü %50'ye düştüğü için verdiği buff. Önceden %100 verdiği için kullanıyordu. Şimdi %75 ile %100 arasında çok fark yok gibi görünüyor ama var aslında. Ama %40 ile %50 arasında çok bir fark yok baktığında. Kimse o yüzden low health mekaniğini kullanmayacak artık. O taşı da muhtemelen 1-0'da ya reworkleyecekler ya da kaldıracaklar. Şimdi şu yeni bilgiyi vereyim. Fokus yüzüğü en fazla 15'e 50 oluyor abi. Tahmin ettiğim gibi. 20 idi galiba o, yanlış hatırlamıyorsam Tamam. çünkü. Battle Cry Ring'de de maalesef Healing Reduce getirmişler kırmızı olarak. %20 abi. Battle Cry'a mı? Ring of Determination'a değil mi ya? Evet. Battle Cry Ring'e de getirmişler abi Healing Reduce by %20. Pardon bir dakika. Battle Cry'a healing gelmiş. Ring of'a increase Hayır. geldi. Evet. Ona Evet, Healing evet. gelmiş. Ring'e de Focus Cost gelmiş. Evet. O zaman Vay anasını Focus Cost Ring of Determination kullanmak daha mantıklı. Tabi. Ring of Determination kullanmak daha mantıklı. Ama İşte şöyle handikapa giriyorsun orada da. Çakallığa bak işte. Ring of Determination Focus'tan da kullandığı için Focus taşıyla Ring of Determination kullanamayacaksın. Battle Cry Ring kullanman gerekecek. Low Health build'ler için Ring of Determination kullanman gerekecek. Orada da Focus Cost'un arttığı için Low Health'te olsan bile şeyin gidecek. Can çalman düşmese bile Low Health'te olduğun için canın yarıdan aşağı düşecek. Yani çok köşeye kıstırdılar bizi. Niye böyle yaptınız oğlum? Niye böyle yaptınız lan? Focus Ring'e de sadece Focus Gain %5 düştük. Abi bu gerçekten şeydir ama ya. Hani yazıktır günahtır diyeceğim, uzatmayacağım ya. Geliyorum, bekleyin geliyorum. Tamam. Vallahi yazıktır günahtır bu ya. Yok, yüzükler komple sıçmış. Mage oynayacaklar. Focus Cost ve Focus Ring kullanacak. Low Health oynayanlar da Plug Ring ve 2 Armor'a Health Reduce ile oynayacaklar. 2 Armor'a Health Reduce değil. Low Health oynayanlar direkt Plug Ring kullanıyorsa şey getirecek işte, %20 getirecek sadece bir iç iteme. %30 verecek o. %30 artı %20. %21 artı %30 yapacak. Öyle işte.
şöyle bir bilgi geldi. Elementlerin hepsi düşmüş ama physical 10'muş hala. Harbi mi? Ondan benim Peribull'da hala tek atıyor. Mantıklı. Mantıklı. Elementlere nerf gelmiş. Element damage'lere zaten. Hani gördük onu. %5'e düşmüş hepsi. Physical %10 hala ama. Öyle bir bilgi gelmiş. Dur bunu bana bırak. Tamam ellemedim. Benim fokusum full değil öldüğüm için, doğru. Ben de diyorum niye canım yenilenmiyor doğru düzgün. Şu ana kadar Eko'yu göremedik değil mi? Biz az önce kestik. Onda da ben teke tek kaldım. Yani yine tek yedi şey. Sen söyle. Dragon. Ha. Yani şeyin direncini de arttırmış olabilirler arkadan. Haber vermeden. Yaman oklarında yazmıyor ama Echo Knight'ın direnci de artmış olabilir. Gerçi direncini arttırmalarına gerek yok. Bu kadar hasar düşüşünden sonra, bu kadar nerf'ten sonra doğal olarak direnci artmış oluyor yani. Ne oldu şimdi? Niye bundan önce böyle yaptılar? Niye bundan sonra böyle yaptılar? Neyse ayarlamak mı? İşte şey diyorum ya, ucuza kaçmak bu aslında. Öldün mü? Yes. Öldün mü? Benim hatam. O zaman tamam dönüyorum ben de. Yo devam edin siz, Yeni devam başladık. edin. Yok be yeni başladık daha. Yok, yeni başladık daha. Okey. İkinci değil. Tamam. Sıkıntı. Yani normalde yapmaları gereken ince ayar. Yani tek bakacaklar hangi ürünler diğer ürünlere göre fazla vuruyor, oyunu kırıyor. Hangi silahlar diğer silahlardan arası çok açık, çok yüksek, diğerleri çok aşağıda. O zaman ya aşağıda kalanları biraz yukarı çekecekler. Ürünler ve silahlar, hani hepsinden bahsediyorum, ya da çok yukarıda olanları aşağı indirecekler ki bu daha mantıklı, yani yukarıdakini aşağı çekmek. Çünkü zaten çok fazla bozuk olan şey yok, rün yok, sayılı yani. Genel rün havuzuna baktığında ve genel silah havuzuna baktığında ya oyundaki en güçlü silahlar ne de? Çift el kılıçlar ve çift el asalar. Oyundaki en bozuk rünler ne? Büyücü rünleri genellikle ve birkaç melee rün falan, hani onları aşağı çekeceksin. Çözülecek ama bu zaman isteyen bir şey ve iş yükü isteyen bir şey. Onun yerine adamlar kolaya kaçıp statları çekmiş aşağı. Sen statı aşağı çekince ne oluyor? Güçsüz olanlar daha da güçsüzleşiyor. Bekliyoruz bu arada. Bekliyoruz katıl. Tamam. Ya problem bu. Şu anki Yaman'ın problemi bu. Umarım 1-0'da böyle olmaz. Umarım. Bakacağız. Evet, fiziksel build'ler fena olacak. Yani Plug ve Blade diyorum. Blade rünleri diyorum ya. Elementleri bayağı iş yapacak şimdi. Plug'dan da lifesteal alıyorsun. Blade de lifesteal veriyor. Ama işte boktan yanı, Bleed'i Evsun'la getiremiyoruz abi. Bleed'i biz niye Evsun'la getiremiyoruz hala? Evsun olarak da Bleed olsun. Olsun ki biz taş kullanmak zorunda kalmayalım silahta. Power up taşlarından feragat etmek zorunda kalıyoruz çünkü Bleed kullanabilmek için. O zaman o lifesteal de genel olarak düştü zaten. Hani silahın base enchantment'larını ben power up'layamayacaksam, Bleed alsam, oradan lifesteal gelse ne olacak ki? Hani bir boka yaramayacak. Yani şu anda hasarlarımızdan çok yani şikayetçi değilim, yani biraz düşmüş tabii de. katılıyorum. Değilim. Şu anda hayatta kalma hikayesi var. Evet işte. Yani orada da aslında ölümsüz olabildiğin durumlardaki eşyaları. Dur. Ha, eyvallah. Bu kötü bir harita. Seni ölümsüz yapan bir iki mekanik vardı. O mekanikleri nerflemeleri lazımdı. Direkt abi laps diye yarı yarıya düşürmüşler mesela o Evsun'u da.
Üzücü. Üzücü. Ama çözeceğiz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Ne nerflerin üstesinden geldi bu beden. Ey. Çözeceğiz. Bunları da çözeceğiz. Şunu alan yoksa buna da çökelim. Mob sayısı da artmış. Ulan 3 kişi de bu kadar gelmiyordu. Harbi mi? Ona hiç dikkat etmedim. Bence. Ne artmış? Yaratıkların, düşmanların sayısı artmış diyor Dragon da bana pek fark etmedi gibi ya. Anlamadım yani. Yok, biraz galiba artmış galiba. Deminki haritada, bir önceki haritada bu kadar değildi. Olabilir. Hoş falan. Salın bakayım babayı. Babayı bir salın bakayım. Dikkatli olacağım. Bunları bana bırak. Keşke ben de dikkatli olsaydım. Gene mi gittin mi? Ya Siz buradan bitirin, çıkıyorsun bitirin. ya. Evet. O açıyı hala ezberleyemedim. Tamam, bitirmeye çalışalım biz o zaman. Çünkü 7'deydik. 7'ye geçtik, pardon. Neyse ama sevindim. Bu build'in bu kadar etkilenmemesine sevindim. öldüm. Ne yalan söyleyeyim. Abi gene candan gittim ya. Hep candan Sağlık gidiyorum olsun, ya. Sağlık olsun. Hani yama öncesi yaptığım en son build'di bu ve en azından yama sonrası da çalışan bir build'im var yaptığım build'lerden. Hani yaptığım build'lerin içinde. Bu birazcık da olsa bana moral oldu. Aha. Gel. Ama şey yok, o sıkıntı. Kabul etmek, reddetme seçeneği yok. Of, kazandım. Anasını ya. Oo, ilk düellomu kazandım be. Yatalak olmuştuk diğer build'lerle abi. Gerçi mage'e karşı kazanamıyoruz ama. Sağlık olsun. Combo tutturamazsan fena mokoko oluyorsun düellolarda ya. Yani kombosu olan Gel silahlar bakayım. çok önemli. Hadi gel bir daha. Çat çat çat. Abi. Aa! Yemeğim kalmamış. Yemek vermiyor. Yemek yok. Yemek yok. Yemek yok. Tabii düelloda Aldım yemek ama. olur mu ya? Potsuz bir daha. Aldım. Bir daha. Aldım ama. Yemek yok. Tamam. Tabii yemek yapmak yok. Yani yemek yiyebiliyorsundur muhtemelen de saymıyor da olabilir ya da basamıyor da olabilirsin. Denemedim Hayır, de. vermiyor. Yok. Bir kez. Yok. Tamam, güzel. Aa! Oha. Bak bir tane combo yedin mi geçmiş olsun düelloda. Acıması yok. Bir daha. Bir daha. Şlam. Bu çok güzel olmuş. Çok iyi ya. Geçmiş olsun mesela sana şu an. Ama niye gitmiyor canın? Abi bir canım var, nasıl ölmüyorsun hala? Çok saçma. Tebrik ederim abi. Ama nasıl? Kaç kere daha vurmam lazım? Holy shit. Bak şimdi Dragon'la yapalım bir de gel. Nasıl tek atacak bana şimdi bak. Gel Dragon. Gel. Bir tek yiyelim şimdi senden. Mage'ler ne kadar bozuk izle gör. Bak. Mo kaçıyor, uzaktan dövüşüyor tabii yani sonuçta. Çok güzel nerf. Çok güzel dengeleme Moon Studio.
Tebrik ediyorum. Ne oldu? Kabul mu? Tek yiyorum abi. Tek yiyorum. Ha. Yani seni öldürmeye çalışırken sarf ettiğim efora bak, bir de adama bak. Yine pıt. Evet. Hayır, işin boktan yanı tek de atamıyorum. Hasarı var bu build'in ama Ha, ben- PvP'de bir işe yaramıyor. Bekleyin, saçma. ben Mage'i almaya gidiyorum. Mage'i alacağım. Bakalım Mage'le ne yapacağım. Çok merak Ben de abi mage oynayacağım bu arada artık. Söylüyorum tekrar, yani şaka falan değil. geliyorum. Bakalım buz Mage'i Can çalmadan dolayı spam yapamadığım için Econite'da da öldüm tek başıma. Geçmiş olsun abi. Taşırım ben sizi, sıkıntı yok. Siz katları Econite- kesin, ben Crucible'ı Econite'i keserim. Econite'e gelebilsek. O da doğru. O da doğru. Heh, şimdi bir dakika. Bunun üstünde ne var? Eyvah. Bunun üstünde de Battle Cry var. Ama tabii zaten full fokus ya, büyücülerin şeyi. Hep full fokus kullanıyor. Evet. Battle Cry Bunda mecbursun. bariyer var. Ha bu şeyli. Bariyerimi de mi düşmüş? Sen söyle adını. Kahverengi. Evet, kahverengiyle gireceğim. Şu anda kahverengi itemlerle. Bir dakika, niye %30 veriyor? Küçüğü mü takılı sende şeylerin? Evet, küçüğü takılı galiba. %40 değil de %30 veriyor. Hangisi? Aynen, küçüğü, tamam küçüğü full fokus taşı var ya. Küçüğü takılıymış, tamam. Bir şey değil mi? Kahverengi itemler güzel çalışabilir bu arada. Ama healing Deneyeceğim reduce bakalım. veriyor. Gerek ya. Çalışmaya da bilir. O zaman let's go. Göreceğiz. Hadi bakalım. Sonuçta görüyoruz. Ya şu an bu güncelleme tamamen oyuncular daha çok pot craftlasın, daha çok kombata odaklansın savaşırken, yani daha çok dikkatli oynasın diye yapıldı. Ama mage'ler için geçerli değil yine. Yine mage'lerin dokunulmazlığı var abi. Yani nedir, ben anlamıyorum, bu mage'leri niye kayırıyorlar bu kadar? Anlamıyorum. Abi can çalamıyor ki. Bu ne iş ya? Yok, ben- Yani Bu iş de ben forumda da bir şey yazmayacağım ya. Ya şu an düşünüyorum neler yazayım acaba falan diye de. Yazmayacağım abi. Çünkü belli ki şey dinliyorlar artık. Aa! Özür Özür dilerim dileriz Dragon. Özür dilerim. öldürdün mü adamı? Kötüymüş. Abi hiç fark etmedim. Adamı aşağı ittirdim ya. Ben miyim Tayfun? Abi çok pardon. Çok pardon. Çok özür dilerim. Gerçekten yani çok özür dilerim. Çok özür dilerim yani. Çok pardon. Allah Seykidos küfür ediyor. Gördü, o anı gördü o, muhtemelen ona kopuyor. Çünkü tam atlarken yok bak, Dragon tam o köprüden atlarken benim kılıç çevirmeyi yedi ve aşağı düştü abi. Hani tam böyle köprüden atladığı gibi geri aşağı sekti. Öyle bir an yaşandı. Birazcık komikti. Bak neyi aldım. Bu sefer buna bak. Bunun üstü düz build bu. Düz build derken dur bakayım. Stamina. Ha, düz vuruş build'i. Evet, stamina build'leri parlayacak bu arada. Evet abi, fena parlayacak, doğru. Hadi deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Dur bakayım, gel bakayım bir düello. Hadi gel. Tamam. Zaten kör topal ayakta duruyor. Çar bir de tekme. Tamam, bakacağım Nude'a. Bakacağım. Dur önce bir Nude'a bakayım, sonra düello yapalım. Tamam. En büyük atmış. Şundan oldu yayında. Dur neydi bu? Abi internet. Ha gayret. Order! Order!
Tam olarak bundan oldu abi. Neymiş o ya? Çok iyi mimdir bu arada abi. İnanılmaz güzel mimdir bu. Of, bayağı eski mim. Of, dur. Yine vermedin ya diyor. Yayına gelmedi mi? Abi inanılmaz Gelmedi. ya. Abi dur. Abi tam o mimi açtığımda nasıl gidebilir ya Capture? Sinirlendik mi? Bir de öyle perfect uyuyor ya. Bak. O kim editlediyse çok iyi bu arada yani. Tam olarak bundan oldu abi. Tam olarak bundan oldu ya Dragon'a. Düşme Ahmet, düşme. Hoş geldin Soner. Abi. Of. Güzel miyim abi? Güzel miyim? Ay. Abi yanak kaslarım falan ağrıdı, dur. Of. Gözlerim falan yandı ya. Alışık değilim oğlum ben bu kadar gülmeye. Vallahi alışık değilim, dur. Hadi şimdi boyumuzun ölçüsünü alalım. Şılap. Abi canı gitmiyor. Abi dur abi dur. Ah be, son anda vurdun ha. Güzeldi. Güzeldi de durmuyor ki çağır. Fat. Hadi bir daha. Bir daha. Şey yapalım. 2 olan kazansın. Yani 3 tur. Allah, boşa gitti skill. CG. Abi şu skin çok Bize gerek kalmadı. şu skill çok bozuk. Tak vuruyor ya, yere düşürüyor direkt. O çok bozuk. Evet ya. Çok bozuk. Kullanın. Yeni güncellemede çok daha değerli bu skill. Kullanın abi. Scream adı. Çığlık. Kullanın. Fena bir şey. Bak şimdi gene uçurumdan düşeceğim ha. Düşme yok. Düşmeyesin Ahmet'im, düşmeyesin. Yok. Low health geldim de %56'ını düşmüyor ki bu da. Kapıda kaldı. Nasıl ya? Anlamadım. Tabi şey olmadığı için artık %100'ün %50'nin altına düşemiyorsun bu arada zaten. Taş çalışmadığı için artık. Dur. Hayır. O sonuncusu hesapta yoktu. Geliyorum tekrar. O sonuncusu hesapta yoktu. Sonuncusu bozdu işi. Biz de geleceğiz de ilk önce bir deniyoruz şu anda bir şeylerimizi. Geldim ben. Bekliyorum, sıkıntı yok. Geldin mi? Ha tamam. Geldim. Abi şu an bir şey diyeyim mi bak. 1-0'a kadar oyunu bitirmek yerine gidin düello atın 1-0'a kadar, daha çok eğlenirsiniz. Abartmıyorum. Hani sabaha kadar düello atın oyunda 1-0 çıkana kadar, şu an daha çok eğlenirsiniz. Nerede ne var? Bir yerde bir şey eksik. Karşıda muhtemelen. Gördüm. Hiç mage'imiz kalmadı. Evet, amelelik yapacağız artık. Hadi bakalım. Fareymiş. Turnuva yapılır. Hatta muhtemelen official Discord'da da yapacaklardır artık. Geçen gördüm çünkü konuşuyorlardı kendi aralarında. Turnuva için değil de şey için, sen söyle adını. Birbirleriyle kapışmak için sözleşiyordu millet. Yapılır. Direkt Steam'de yaparız onu bu arada, Steam grubunda bizim.
Ha öyleli diyorsun. Oo olabilir. Ödüllü mü Olabilir. ödüllü? Bak. Ödüllü yapma oğlum ya. Ne ödüllü, katma onun işin içine, boş ver. Dur şimdi. Her yerde kumar. Tabii abi, gerek yok ona, dur. Adamların alayı Amerikalı, Avrupalı falan, ne ödülü oğlum. Ben Türkoyum, unutuyorsun. Ne alacağım evet, adamlara, ne vereceğim oğlum. Resetleyelim. 3. kattayız zaten. Ya bu ne ya? Şey ama Böyle. büyücü build'lerini yasaklarsak olur. Yani yoksa anlamı yok düello atmanın yani. Büyücü şöyle olur. Büyücüler büyücülerle vuruşulabilir ancak. Ha belki. O öyleli olabilir. Evet. Ben dedim size ama. Bak bu şey gelmeden dedim. Boyutlar birbirine denk ve herkes kendi klasmanında yarışabilir dedim. Yoksa imkansız abi. Tabii. Kesinlikle öyle. Nitekim de öyle oldu yani. Ama o işte diğer ARPG'lerin de sıkıntısı bu. Yani Path of Exile'da da var bu, Diablo'da da var. Hani o sınıflar arası denge asla yok. Bu oyunda olabilir. Olmasının önündeki tek engel de gerçek anlamda geliştiriciler. Şimdi Diablo'da falan olmamalı da, çünkü oynanış mekanikleri daha ön planda. Öldürmeyin. Tamam, bekliyorum. Şimdi sen Benimki çok kötü. zayıf olan şeyleri, sen söyle adını, klasları diğer klaslara yaklaştıramazsın Diablo Path of Exile'da. Ya da güçlü olanları diğerinin aşağısına çekemezsin, çünkü oynanış mekanikleri farklı olduğu için aynı tadı vermeyecek. Çok pardon. Unutuyorum ben hep şu skill'i. Ama burada zaten tamamen oynanış üzerine olduğu için oyun. Yani o Souls-like gameplay olduğu için abi senin tek yapman gereken statları değiştirmek. Statı yüksek olan class'taki ya da silahtaki statı düzeltmek. Oynanışa bir etki yapmak zorunda değilsin çünkü. Hani zaten combat Souls-like combat'ı. Combat'ı etkilemeyecek. Ama diğer ARPG'lerde bunu yapamazlar. Çünkü build direkt olarak oynanışın kendisi. Hani universal, global bir oynanış yok ya. Reset, bir daha reset abi. Ama bu son reset. Bundan sonra reset yok. Tryhard modon. Bir şey Farm söyleyeceğim. yapacağız. Ben gene candan gidiyorum. Hep can çalamıyorum ki. Evet. O yüzden Abi, diyorum ya Battle Cry şu var an. üstünde. Battle Cry var üstünde, yani olmuyor. Yani bu 2 tane sarı yüzüğü bakayım. bitirmişler. Yok, bunda Battle Cry yok, özür dilerim. Bunda yok. Senin canın mı eksiliyor bir yerden diyeceğim de yo. Can Ha, çalamıyorum. Bu can Sen şeyden dolayı kullandığın silah, eğer bu sarı silahı kullanıyorsan yok, bunlar... onu kullanmıyorum. Ha tamam. Okey. Hayır, onu kullanmıyorum. O zaman dümdüz tek başına can çalma zaten çalışmaz. Yok, Helton onu kullanmıyorum. Kill var. Ortadakini kullanıyorum. Ha bir dakika, sende can çalma yok ki zaten. Bir dakika. Yapamıyorum Evet. değil mi? Can çalıyorum. Yok, Helton Kill var. Basacağız. Tabii sende hiç can çalma yok şu an. Direkt şey yapacaksın. Kill alınca canın gelecek yani. Yani şey taşını zaten unutun artık. Can çalma taşı sadece oyun başında veya işte level up build'lerinde iş yapıyor. Can çalma taşından gelecek hayır, hani aç iki elini, Allah'tan gelsin, hani dua et. Allah'tan gelsin o hayır. Plug ring üstüne plug elementi veya bleed'deki can çalma eşyası artı health on bla bla efsunları. Bunların üçünü de aynı anda kullandığın zaman artık ancak kompanse edebileceksin. Bana bakmayın, benim build şu an fena çalışıyor. Silahtan %30 can çalma var. Health on kill %20. Fena çalışıyor o yüzden. Hiç etkilenmedi şu anki nerf'ten. Ama kill alamazsam fullleyemiyorum canı mesela bu build'de yine. Buna rağmen. Silahta %30 can çalma olmasına rağmen. Ne bitti biliyor musun? Kim öldü? Ben öldüm. Devam edin siz abi. Korktum. Aklım çıktı. Ben de öldüm. Aklım abi. çıktı. What?
bakıyorum. Oğlum fena Ee, korktu. Holy shit. Şu an seni izlerken D4 oynuyorum. X-Pack ile gelen Paladin harici tüm klaslar patates. Bak al Engin. Hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim bu bilgilendirme için. Hani yeni genişlemeyle gelen Paladin hariç tüm klaslar patates diyor. Diablo'nun olayı bu çünkü. Expansion satacak. Spirit Burn'de de aynısını yapmıştı. Sonrasında da bakıyor işte duruma göre. Ama yine o bir klas hep üstte oluyor. Diğerleri de. Çünkü adam şeyle ilgilenmiyor zaten Diablo oynayan adam. Klasım çok güçlü, çok güçsüz. Adam o fanteziyi yaşamak istiyor. Yani ben işte Necromancer oynamak istiyorum diyor. Ne kadar güçsüz olursa olsun. Necromancer'lar içerisinde en güçlüsü olurum diyor. Bu oyunda öyle bir şey mümkün değil ama. Çünkü sen başta zaten felsefe olarak diyorsun ki bize, hani Thomas da diyor bunu. Hard class sistemi yok. Özgürsün diyor. Yeni gelecek 1.0'daki sınıf sisteminde bunu daha da özgürleştireceğiz diyor. O zaman senin oynanan bütün klasları belli bir ortalamada tutman lazım. Birisi çok yukarıda, birisi çok aşağıda olmaması lazım. Olamaz yani. Şu an öyle ama. İşte o yüzden diyorum inşallah 1.0'a kadar hani böyle gitse de 1.0'da böyle olmaz. Çünkü bu şu an Allah. Bu şu an kolay çözüm. Yani direkt olarak statları nerfle. Abi aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Altına girmeyin abi. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Tamam bunu alabilirsiniz onu. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Can yakılmış ben. Beni öldürebilir misin? O yüzden durdum. Durdum. Hani 1.0'da böyle ucuzluklar oyunu kırar ama. Yani 1.0'da artık karakter ve silahlar ve işte saldırılar, rünler nerflenmek yerine hala statlarla oynarlarsa o oyunu bozar. Hani tadını kaçırır oyunu. Tadını Ben kaçırır öldüm, bayağı. siz devam edin. Okey. Geçmiş olsun abi. Vox atmadı aşağı. Şey attı. Mob attı shield'ıyla. O yüzden o kadar uzağa uçtum. O shield'la tak diye vuruyor ya bir tane. Seni fırlatıyor. Çünkü Vox stun yemişti zaten kalkanından. Okey. Hadi bir Eko'yu keselim artık. Çok uzun oldu ya. Çok uzun oldu. Şimdi Eko'yu keselim bir şey artık. söyleyeyim mi? Tabii ki. Hızlı farm bitti abi. Evet, kesinlikle bu arada. Speed Farm'ın hani bayağı tabutunu çivilemişler. Helvasını yeriz artık 1.0'da da. Esenlikler abi, oyuna yeni başlayan birinin ne oynaması lazım şu an Mage? Oyuna yeni başla 5 yıldır oynuyor. Ya 2 yıldır var oyun da fark etmez Mage. Büyücü. Ben de büyücüye geçeceğim şu an. Developerlar böyle istiyor. Görsünler. Bütün YouTube videolarımda da mage build'leri yapacağım. Hepsinde de söyleyeceğim. Diyeceğim ki bundan sonra bu kanalda mage build'leri göreceksiniz. Demek ki çünkü developerlar 2 yıldır sadece mage oynansın istiyor. Böyle pasif agresif bir protesto yapacağım. Büyücü oynayacağım. Başka bir şey değil. Olmaz, yaktın bizi ya. Chris'in Desert'a ittin beni. Gerçekten öyle. Crimson Desert'a sürüklenmiş oyuncular olduk yani. Ben olamadım da sistemim yetmiyor. Ya şu an çok hardcore eleştirmek istemiyorum ama bir yandan da bu kadar sert eleştirme sebebim oyun 2 yıldır var ve 2 yıldır oyunda en güçlü klas sadece büyücüler. Şimdi kanalda çoğu arkadaş zaten ARPG'den gelme olduğu için şey diyebilirsiniz. Kardeşim ARPG'lerde zaten hep büyücü... Ağzına sıçayım senin. Gittim ben yine ya. Pardon. Çok sinir oldum ya. Şu küçücük mobdan düşmeyi beklemiyordum. O yüzden sinirlendim. Neyse. Yani diyebilirsiniz ki abi mage'ler zaten her ARPG'de güçlü. Hani yeni oyuncu dostu olsun falan diye. Evet de bu öyle bir oyun değil. Yani bu oyun zaten yeni oyuncu dostu bir oyun değil. Hani sen bu oyuna başladığın zaman ben Souls-like de birazcık oynadım. ARPG'de seviyorum mu kabul ederek oynaman lazım bu oyunu. Yani bu türe yeni başlayacak bir oyuncuyu saran bir oyun değil. Öyle de bir mentalitesi yok. Kendileri de diyor. Yani.
Sağlık olsun. Hadi Eko'ya getirin beni ya. Bir Eko'yu göremedim ya. Tamam, ben full fokusum birazcık şimdi. Artık son 4 Crucible'dır bir şey kesemiyoruz. Erken Ay, gene kim gitti? öldüm ya. Nox gitti. Aga be. Abi şöyle oynarsanız sıkıntı olmaz. Keseceğinize emin olmadığınız mobu kesmeyin. Başlamayın o fight'a. Evet. Veya işte uçurumun kenarındasınız falan. Mob size doğru sıçrıyor. Hemen dodge atın saldırmak yerine. Bu Yok. önceki yamalardan kalan alışkanlık. Her şeye tek attığımız için. Girdin mi sen? Abi bak. Bu arada? Girdim. Ha, Abi okey. iki tane eleman kestim. Bana can gelmedi. Valla işte şu an benim silahtan başka ben daha görmedim can çalması hala yerinde olan. O da dediğim gibi Helton Kill'di 4'te 4 crit vurmasak şeyde eldivende bu build'de yine zorlanacağız bayağı yani. Benim Beni ilk ağlamıştın ama Souls ben oyunum hayatımı abi kurtardım. Elden Ring'in ilk boss'unda 150 kez ölmüş biri olarak işte. Ama onu diyorum mesela, bak sen mesela Souls-like oynamışsın, bu oyuna gelmişsin oradan. Ben de Sekiro falan oynadım, Nioh 2 oynadım zamanında. Ha, bitirmedim hiçbirini. Souls-like benlik değil dedim, geçtim. Hani siz bir yatın aşağı, sonra gel böyle, sen de böyle gel. Tamam. Ama ona rağmen bu oyun o iki türü birleştirdiği için ben sardı. Ve dedim ki ben bu oyunu oynarım. Ama işte şu an hala şeyi tam yapamıyor. Ya biz Souls'a mı daha yakın kalacağız, ARPG'ye mi? ARPG'ye yakın değiller zaten. Kalmasınlar da bu arada. Ağzınıza sıçayım. Bu ne? Abi düşmanların Yine mi gitti? her saldırısı ittiriyor galiba artık bu arada. Hayatımda ben bu kadar düşmedim lan Crucible'da. What? Dragon artık pes etti. Devam edin siz diyor da ben de öldüm. Evet evet. Ha, build'lere çeki düzen versem bile hani ben hayatımda bu kadar düşmedim oğlum bu Crucible'da. Hani fark ettirmeden muhtemelen mobların şeyini de arttırdılar. İttirme skill'lerini falan da arttırdılar çaktırmadan. Dur ben öleyim de abi, öldüreyim kendimi. Çünkü Devam et gelemedim ya. bir şey. Yok şeyim yok. Öldürün lan beni. Vurun lan bana. Knockdown'la ilgili hiçbir şey yok bak. Nerf'lerle ilgili hiçbir şey yok. Yok. Şey demiyor hiç. Hani mobların şeyleri arttı falan gibi ama artmış. Hani ittirme mesafesi artmış. Ben hayatımda bu kadar çok düşmedim abi Crucible'da. Düşmedim. Şu anda bir geri dönüş var mı Discord'da, olumsuz veya şey? Discord'da değil de forumda vardır onunla ilgili. Düello ile ilgili ilk şey. Ya ben bombayı bırakıp kaçsam mı ya foruma? Ne diyorsunuz chat? Vox, sen ne diyorsun? Ne Şey, diyeceksin? Gireceğim diyeceğim ki hayal kırıklığı, başlık direkt clickbait. Açıklamaya da şey. Dengelemeleri sadece statlar üzerinden değil, bütün statları yarı yarıya düşürerek değil, güçlü klasları işte, güçlü sınıfları, silahları vesaire de düşürerek yapmanızı beklerdim. Üzdü deyip böyle çıkacağım gideceğim. Daha da hiçbir şey Veya yazmayacağım. şöyle de söyleyebilirsin. Veya şöyle de Ortalık karışsın söyleyebilirsin. abi. Bir dakika. Şöyle de söyleyebilirsin. Ha. Yüzüklerde, onlarda, bunlarda ayarlama yaptık demişsiniz ama nerf deseydiniz ya şuna, bütün hepsine nerf yapmışsınız diye. Evet çok mantıklı. Çok mantıklı. Asıl bunu söylemen lazım. Orada şunu indirdik, düşürdük, nerfledik diyorlar mı? Yok. Tabii. Gene ya şey diyor. Benzedi. Bak Zam genel olarak yapmadık, yazmışlar. Fiyat ayarlaması yaptık. Evet. Zam değil zamcık oldu bu. Tam olarak yani. Zam değil zamcık muhabbeti bu. Ayarlama. Hayır, ayarlama. Sen deme. Bak. Nerede? Performansı değil, quality of life'da mıydı? Bir yerde diyor. Tek tek yazmıyor itemler ama
Dengelemede. Adjust the ring enchantments to create clearer build identities and reduce extreme outliers. Kardeşim, burası yanlış. Siliyorsun bunu, diyorsun ki Ring of Determination'la Battle Cry Ring'in anasını belledik. Diğer yüzüklere dokunmadık. Tamam mı? Çünkü Ring Enchantments değil bu. Şimdi sen Focus Ring'in sadece %20 focus gain'ini, %25 focus gain'ini neyse %15'e düşürüp gerisine dokunmayıp Battle Cry'la Focus Ring'e downside ekleyip onu da bir de 20'şer basıyorsan bu düzenleme değil, bu zamcık. Yani anladın mı? Zamcıklık yapmayacaksınız yani. Onu bir açıklığa kavuşturalım önce. Hani o yüzden şu an ben yazacağım şey yani hayal kırıklığının İngilizcesi neydi anasını satayım? I am so disappointed with the patch. Kategori wicked feedback. Optional tags sen bir git. Yok. The reason why is I expected you to balance weapons and classes individually, but clearly instead of this you literally butchered the enchantments and only 2 rings. X'de isimlerini vermeyeyim, onlar bilir. So this leads us to nerf broken builds, yes, but it murdered, birazcık sert bir dil kullanalım, murdered all the other average builds. So I hope on 1.0 you will do some ince ayarın bir deyimi vardı İngilizce'de. Neydi abi? Balans. Yok, balans değil de direkt bir deyimi vardı onun ya. Bizdeki ince işçiliğin karşılığı. Fine tuning. Yeah. Fine tuning. Yeah. You will do some fine tuning on this problem. Bak, hayal kırıklığının 5 çeşit varmış, sana gönderdim. Vardır abi, var. Ben basit adamım ya. Disappoint der geçerim. Bak, Dur çok bakayım. çok derin ve duygusal, üzücü hayal kırıklığı. Heartbreak. Ha evet. Frustration da çok kullanılır. Diğerleri heartbreak falan. Evet, frustration. Ya Sinir disappoint. bozucu o frustration. Yapıştır geç. Evet, o biraz daha öyle. Armor Pen'de %10'a düşmüş by the way. Abi her şeyi neredeyse yarı yarıya düşürmüşler. Ne anladım ben? Mage'lere kimse dokunmamış. Silahlara kimse dokunmamış. Yani bu şeye benziyor. Hani evde bir tencerenin içinde 3 kaşık pilav var, tamam mı? Sen yeni pilav yapmak yerine o pilavı evdeki 5 kişiye bölüştürüyorsun. Niye? Pilav var çünkü diyorsun. Yiyin abi, işte eşit bölüştürdüm hepinize. Ulan 3 kaşık pilavı 5 kişiye bölüştürürsen kime ne kadar pilav düşecek? Git yenisini pişir. Ya güncellemede de gidin pişirin abi. Gidin bozuk enchantment'ları düşürün. Bozuk silahları düşürün. Bozuk efendime söyleyeyim skill'leri, yetenekleri düşürün. Siz her şeyi etkileyen genel statları düşürürseniz zayıf olanlar daha da zayıflanır. Zayıflanır ne? Zayıflaşır. Güçlü olanlar da zayıflar evet, ama yine güçlü kalır yani. Yani tam olarak olan şey bu şu anda. Tam olarak yani.
Ve bunun farkında olduklarına eminim ama ispatlayamam. Hani bu bayağı... Kim aldı bu kararı, kim izin verdi bilmiyorum ama riskli bir karar. Bayağı riskli bir karar yani. Çok... Sana çok komik Hı. çok komik bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Gemini ile ben sürekli bu oyunla ilgili konuşuyorum, tamam mı? Hı hı. Bazı şeylerde. Ve benim bu oyunu biliyorum. Ben şöyle bir şey yazdım ona şimdi. İşte Nowhere for Reckless'ta yeni bir yama geldi. Her şeyini döflemişler. Bu ultilerimiz çöp oldu dedi. Bak ne demiş abi. Bak dinle. Sen Hayda. Bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı demiş. Boxer'la bu Sinitio dengeyi kuracağız derken ayarı biraz kaçırabiliyor. O kadar emek verip kaynak harcayıp kurduğunuz bu ülkelerin bu yamada çöp olması büyük bir oyuncuyu bile çileden çıkarır demiş. Elin yapay zekası bile empati kurabiliyor abi. Hani ya bak şeye katılıyorum bu arada. Nerf gerekliydi. Bunun altını çizeyim tekrar bak. Nerf bu oyuna gerekliydi. Ama nerfleme şekli yanlış. Yani bu şekilde nerf değil olması gereken nerf. Bu şekilde genel bir zayıflatma değil olması gereken. Yani bu eşit bir nerf değil. Çünkü hani adil değil. Adil bir nerf değil yani. Adil olan direkt güçlü olanların nerflenmesi öncelikle. Hani güçlü güçsüz kim varsa kurunun yanında yaş da yansın muhabbeti var şu an burada. Sen gelecek misin bu arada? Geleceksen bekleyeyim. Hepsini kesmeyeyim. Ha, Bok. gittin mi? Ha içerideyim ben. Daha yeni başladım. Tabii. Bu arada Gemini'nin nelere nerf gelir tahminleri de tuttu biliyor musun? Valla ne diyordu? Vallahi- Elektriği falan söylemiş miydi? Abi bu şu anda getirdiği her şeye gelebilir dedi biliyor musun? Güzel. Gelenlere. Güzel. Kafası çalışıyor abi demek ki Gemini'nin. Yani- Tabii çünkü ben 1,5 aydır onu eğittim bu konuda. O da doğru. Sürekli sorduğun zaman Evet. gerçekten mantıklı tahminler yapıyorlar. Hayır, ben zaten oyun geliştiriciliği işi içinde olduğum için onunla Hı hı. ilgili de araştırma yapıyor sürekli. Dolayısıyla aşina. Valla bilmiyorum da yani 1.0'la ilgili pek çok şeyi böyle kafamda bulanıklaştırdı bu güncelleme. Yani sen ilk büyük yamanda böyle bir cheese derler onlar. Cheese'dir bunun. Oyun camiasında da çok kullanılır. Yani ucuza kaçmak, kolaya kaçmak. Hani bu kadar sen daha cheese'lemeye meyilliysen aga be. Yok Babuş, abi, ben- adamlar beni eziyorlar ya. Devam Yok, ediyorum. can kalmadı bende. Yok. Hani sen daha şimdiden böyle cheese'lersen abi 1.0'da ne yapacaksın o zaman? Klas sistemi geliyor. İşte efendime söyleyeyim oyun baştan başlıyor bilmem ne diyorsun. Ne olacak 1.0'da biz nasıl güveneceğiz? Nasıl güveneceğiz abi? Sınıfların dengeli olacağına nasıl inanacağız? Sana bir şey Bilemiyorum. söyleyeyim mi? Benim aklıma geliyordu ya. Yani Ama bak sen daha bu yayında da dedim yani çok yalapşap duyuruldu yama hani ulan dedim hani o kadar üstünde çalışıyoruz deyip milleti şeylediler sen söyle adını hani bekleyin daha iyi gelecek o yüzden hani falan diye milleti sabredin falan diye oyaladılar. Ulan yama gelmeden bir gün önce duyurdular. Trailer'da sen zaten sadece evin içini falan gösteriyor böyle. Hani anladım. Bunları zaten röportajda da söylemişti. Hani yeni bir şey vermeleri lazım. Normalde hep öyle yapıyorlar. Şey yok. Wicked Inside yok. Wicked Inside'ı takip edenler bilir Moon Studio'yu. Her güncelleme ve yama öncesinde yaparlar. Kendi içlerinde. Moon Studio hesabı üzerinden. Geliştiricilerle. Lan dedim bir bokluk gelecek galiba yani. Yayının başında da dedim yani. Tekrarını izleyen arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz hatırlarsınız siz de YouTube'dan.
çok da hani şaşırmadım diyeceğim ama şaşırmak isterdim. Yani çünkü beklentim bu değildi. Beni soktukları beklenti bu değildi yamaya dair. Hani bu kadar neyi beklettiniz o zaman? Ben şunu anlıyorum. Yamanın çoğunluğunu düelloyu oturtmaya harcamışlar. O işte düello sistemini, oyunu bozmayacak şekilde. Sen söyle adını. Bu log var ya, yeni chat geldi bir de işte artık oyunda olan her şeyi görüyoruz chatte falan. Ona harcamışlar kalan çoğunluğunu. Gerisini sadece rakamları böyle kod girmişler bir tane. Demişler ki bütün rakamları düş yarı yarıya. Tak enter falan hani. O yüzden dengeleme işine belki de ayırdıkları zamanın, diğer şeylere ayırdıkları zamanın %20'sini falan belki ayırmışlardır. Yani buradan o çıkıyor, o anlam çıkıyor. Ben o anlamı çıkarıyorum en azından. Yani Şimdi Twitter'dayım. Oyunun şeyine geldim, account'una geldim ve Yama'nın altına geldim. Yama duyurusunun altına geldim. Birisi ne yazmış biliyor musun? okusan Allah aşkına, evet. Bir kişi, yani daha herkes uyanamamış, daha buraya yazmıyor. Bir kişi bak ne diyor. Yama bozuk mu? Dün mücevherlerin büyük gücü artışı %60'tı, şimdi %25'e düştü. Aynı şey %40'lık artış içinde geçerli. Şimdi %20'ye düştü. Niye böyle? Diye birisi soruyor. İşte yani Uyanamamış da. daha farkında değil. Röportajları falan izlese Thomas başta bize diyor. Millet üzülecek falan. Kanka bu üzmek değil ki ama yani sen bizi resmen şey yaptın, iflas ettirdin yani, anladın mı? Çünkü Vallahi şu anda GGG gibi yaptı. Petrol Excel'de de böyle yapıyorlar. Sürekli nerf, yani yeni yamalar hep nerf getiriyor. Şimdi bu evet nerf yaptı bak adamlar yani. ben Nerf şeyde geliştirme değil ki. değil abi, tamamen kolaya kaçmak işte. Yani bu yeni craft sistemi geleceği zaman da ben çok tilt olmuştum. Ama sonra duyurdukları gibi getirmediler. Yani şu anki sisteme çok okeyim ben mesela. Bu yeni Ember sistemi falan. Bunun detaylarını duyurmamışlardı başta. Ve ilk duyuruları bildiğin Diablo 4'ün oyun sonu craft sistemi gibi duyuluyordu. İlk bahsettiklerinde. Bu yamada da tam tersi oldu. Böyle çok ponçik ponçik bahsettiler. Sanki böyle çok böyle büyük bir şey olmayacakmış gibi. Hani nerf anlamında. Oyuncuları çok üzmeyeceklermiş gibi bahsettiler. Ama tam tersi abi. Bahsettiklerinin böyle 10 katı falan bir sıkıntı da çıktı yama. Yani nerfler falan. Bildiğin kasap gibi girmişler. Şimdi böyle bir düzenlemeyi, böyle bir nerf'ü ancak şu zaman getirmelisin. Klaslar arası, sınıflar arası dengeleme belli bir ortalamaya ulaşmıştır. Yani o ince düzenleme, o fine tuning dediğim mevzu. Artık klaslar birbirinden çok uzak hissettirmiyordur. O zaman genel olarak statlarla oynarsın. Ama sınıf sisteminin oturmadığı bir oyunda sen daha sınıfları oturtmadan statları, efsunları nerfleyip bufflarsan bu oyunu kırar. Kırar yani. Bu şeye benziyor hani. Dinlediğimiz hiçbir şarkıda önce solisti duyup solisti dinleyip sonra altyapıyı dinlemiyoruz değil mi? Hani adam şarkıyı yaparken zaten altyapısını bitiriyor, sonra geliyor solist okuyor ve şarkı çıkıyor ya ortaya hani. Burada da adamlar bir oyun yapıyor. Daha temeli oturtmadan temeli sarsıyorlar yani. Böyle olmaması lazım. O zaman adamların hani şey tribine girmemesi lazım. Biz pek çok şeyi farklı yapıyoruz. Piyasadan farklıyız falan. Değilsiniz abi o zaman. Kusura bakmayın, değilsiniz. Ben bunu da söylerim. Hani yiğidi öldürürüm, hakkını yemem. Farklı yaptıkları çok şey var. Eyvallah. Kabulümdür ama 1-0'da bu böyle olursa, yani ben diyordum optimizasyon için de bunu demiştim, hatırlarsınız. Vox senin yüzün burada. Hani sen kesin hatırlıyorsundur. Bu oyun çıktığında grafiksel anlamda, performans anlamında yeterli optimizasyonu olmazsa ben bu oyunda yokum. Allah. Şu an optimizasyonu bir kenara bıraktım. Bu oyun eğer dengeleme konusunda böyle devam ederse 1-0'da ben yine yokum. Yani yine yokum. Şöyle bir girerim, oynarım. Endgame'e bakarım, çıkarım. Böyle olursa tekrar yani. Ne yapayım çünkü yani? Ne yapacağım? Şimdi tweet atacağım. Şöyle yazacağım. Ne dersin?
büyük hayal kırıklığı. Her şeyi zayıflatmak tembelce bir çözüm gibi geliyor. Bunu yapmak için neden şimdiye kadar beklediniz? Oyun tarzımızı mahvoldu. Katılıyorum. Katılıyorum. Diyorum ya bak 2 yıldır var çünkü bu oyun. Tamam mı? 2 yıldır ilk defa ne hikmetse bu kadar ağır nerf verdiler. Yani bunu 1-0'da yapsalar okey diyeceğim. Tamam mı? Ya da 1-0'dan hemen önce yapsalar okey diyeceğim. O zamana kadar da klasları oturtsalar falan kabulüm diyeceğim. Çünkü 1-0'da oyunun sonuçta mükemmel hissettirmemesi lazım ya. Her şeyi böyle tek atarak temizlememen lazım. Ama sen daha 1-0'a da bu kadar varken bunu yapıyorsun ama şeye dair de hiçbir umut vermiyorsun oyuncuya. Klas dengelemelerine, sınıf dengelemelerine dair. Çünkü yaptıkları hiçbir şey yok şu ana kadar. Ya bow'ları nerflediler. Main hand olduğu gibi. Ama oyunun 2 yıldır en bozuk sınıfı büyücülere dokunan yok. İşte çift el kılıçlar hala çok bozuk, dokunan yok. Hani oyunu bozan rünler var, dokunan yok. Hani tamam dokunuyorlar ama varla yok arası yani. O zaman ben korkarım abi. Doğal yani benim bu kadar paniklemem. Bu kadar korkmam çok normal. Sen bana önce o şeyi hissettireceksin ki abi bak biz aynı zamanda şunları da yapıyoruz. Rahatta kal. Bunu yapmamızın bir sebebi var. Hani önce göstermen lazım. Onlar göstermek yerine hep ağzıyla söyledi şu ana kadar. Hep podcastlerde. Thomas hep söyledi. Ya bu böyle olmayacak. Böyle gitmeyecek. Her şeye tak atmayacaksınız. Tamam da hani biz böyle tek atmamayı ummuyorduk. Biz başka şekilde tek atmamayı umuyorduk. Hani bu sefer diğer hiçbir build oynanamaz hale gelmiş oldu. Hani tek atmayan build'ler oynanamaz halde şu anda. O zaman kaldırın abi, tek atan build'ler kalsın oyunda sadece. Onlar üzerinden dengeleme yapın. Hani burada beni umarım yakalayabiliyorsundur chat. Hani çünkü çok şey duyuluyor, farkındayım böyle. Çok ağlak bir yerden duyuluyor ama bu yaptıkları nerf direkt olarak meta belirleyen bir şey. Yani ağızları öyle demese de bu yaptıklarıyla şunu demeye çalışıyorlar aslında işte. Abi tek atmak istiyorsan yine mage oyna. Ama Souls-like oynamak istiyorsan mage olmayan herhangi bir build oyna. Ya da işte çift el silah kullanmayan herhangi bir build oyna. Ya geliyor bu. Hani birazcık oraya dönüyor mevzu. Ama ben bu oyundan ARPG tadı da almak istiyorum. Sen de vermeyi hani vaat ediyorsun. Bakalım, göreceğiz. Son bir koşu daha yapalım. Sonrasında belki Pestilence dönebiliriz. Ya da Ama bak belki kaşış da koyabilirim. Biraz dikkatli, bak bu sefer biraz dikkatli oynayalım. Daha temkinli. Yes. Ve sonuna kadar gidelim, sonra Pestilence'a bakalım. Şimdi burayı geçemiyoruz abi, bak çok zor yani. Evet bir tane de Pestilence dönelim bu arada yayını kapatmadan önce. Bakalım orada durumlar ne. Allah. Tamam ben buradayım, gel. Tamam gelir. Abi düşüyoruz bak, görüyor musun? Çok düşüyoruz, biz düşmüyorduk böyle ya. Evet. İttirme muhabbetini de bu arada arttırmışlar bak diyorum. Ben de gittim. Tamam ben girdim, sen gelebilirsin muhtemelen tekrar. Değil mi? Gelirim herhalde. Gelebiliyor olman lazım. Gelemiyorum. Nasıl? Tek seferlik miymiş? Gelemiyorum. Tek seferlik. Okey Tek bir geliyor. kişi içinmişti. Ne saçma ama. O bir bug zaten. O bug. Yani şey kapanmadığı için oluyor. Birinci kat bitene kadar sanki hala oradaki kanı akıtmışsın gibi sayıyor. Anlatabildim mi? O bug olduğu için. öyle. Abicim İzin tanımıyor Abicim. aslında sana. bir şey soracağım. Bak. Silahların vuruş gücünü azaltabilirsin. Bak kızmam onunla, tamam mı? Bazı şeyleri evet nerfleyebilirsin. Ama can çalmak bilmem ne, yani can almamak ne demektir ya? Evet. Katılıyorum bak, hasarı düşürüyorsan sen zaten dolaylı yoldan can çalmayı da nerflemiş oluyorsun. Çünkü can çalma neyle çalışıyor? Hasarla çalışıyor abi. Yani o zaman sen ekstradan bir daha niye can çalmayı düşürüyorsun? Bak, can çalmaya dokunmasalar, healing decrease verseler, onu da insaflı ama %20 ne abi, hani %20 ne yüzükte. Onu da insaflı bir nerf tutsalar
kabulüm. Diyeceğim ki güzel bir dengeleme olmuş. Ama sen bütün hasarı düşürüp hem oyundaki genel hasarı. Üstüne bir de lifesteal'in içinden geçip üstüne bir de healing, iyileştirme gücünü zayıflatırsan o zaman oyundan bunu kaldır, daha iyi. Bir işe yaramıyor çünkü şu anda. Yani onu test etmedikleri çok belli işte, o yüzden diyorum. Yani çok pardon. Test edilmemiş yani. Bu statlar yapılmış. Teoride hesaplamışlar. Şöyle yaparsak şu kadar düşer. Bu kadar düşürürsek şu kadar kalır falan. Hesaplamışlar. Ona göre düşürmüşler. Ama kanka evdeki hesap çarşıya uymadı. O olacak. Çok kötü oynadım ya. My bad. Burası my bad. Abi one last try. Olmazsa ben bugün salacağım. Salacağım çünkü şey lazım artık buna. Sen söyle adını. Sıfırdan başlayıp yeni bir build'le o güç şeyine alışmak lazım. Yani Pestilence'de dönsek aynı muhabbet olacak. Şu an ben önceki hasarıma göre alıştığım için ve ona göre oynadığım için hep analizi yapamıyorum. Risk analizi yapamıyorum yani savaşırken. Allah En sağlıklısı sıfırdan oynamak olacak o yüzden yani yeni bir Real maçı. koyu göremedim ya. Gel bu sefer gideceğiz. Sürekli pot basıyorum ya. Bak o açıdan iyi bu arada. Çünkü potlar gerçekten işlevsiz de oyunda. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. 2 haftada bir falan pot craftlamak zorunda kalıyordum. O açıdan iyi. Hayır. Pot derken yemek yiyorum yani demek. Evet yemekten kastım yemek, pot derken benim de. Abi o zaman aynı. yemekleri birazcık daha erişilebilir yap. Yani daha doğrusu nasıl söyleyeyim sana? Anlatamadım. Yani öbür oyunlar gibi olsun o zaman ama o da bu oyunun şeyine ters. Tabii bozar. Yani şu an bu ne denir onun adı? İşte bu bıçaktan geçirme diyeyim mecaz anlamda. Bu bütün statları böyle yarıdan kesme işinin tek yaradığı şey oyunda en azından artık bir yemek ekonomisi dönecek. Sana yemin ediyorum canımı en çok dolduran şey Health on Kill. Onun dışında can çalma bunda da çok çalışmıyor ha. O 4 tane hiti vurmasam Health on Kill'e Evet. ağladık geldiğinde ama şu an var ya beni hayatta tutan tek şey bu. OP olmuş yani senin. Bayağı OP şu an. Şu 4 crit bayağı OP yani. Yok abi böyle çok dikkatli oynayacağız yani. Tabii. Eskiden çatır çatır giriyorduk. Ya ona karşı değilim bu arada. Bence de öyle olmalı bu oyun. Hani beynini çıkararak da oynayabilmelisin. Evet ama bu kadar erken değil. Şimdi bakacağız. 1.0'da işte çalışacak mı çalışmayacak mı? 1.0'da belki sınıf sistemiyle o kadar farklı bir dengeleme olacak ki belki de şu an boşa ağlamış olacağız ama işte problem şu an 1.0'da değiliz. Yani hani o yüzden dedim bunu hani 1.0 çıkmadan önce, oyun tam sürüme çıkmadan biraz önce yapsa ve dese ki arkadaşlar 1.0'da zaten hani oyunun tamamına erişeceksiniz falan filan fıstık hani dese ben okeyim. Ama şu an 1.0'a nereden baksan en az 8-10 ay var bence. Hani şahsi fikrimdir bu, bilmiyoruz ne zaman gelecek. Çok erken böyle bir şey için. Çok erken. Bakalım. Ben ama bu oyunu yine bozarım. Engel değil, yine bozarım. Bir build bulur bozarım kendimce. Hani problem o değil şu anda. Hani oyun şu an oynanamaz değil yani. Bu kadar konuşmamızdan onu anlamayın. Bozmak isteyince yine bozarsın oyunu. Ama problem... Tabii. Problem şu.
bu oyunun hayatta kalmasını sağlayacak oyuncular ben, Vox ya da işte Psycho ya da Dragon değil. Tamam mı? Yani biz her türlü zaten build yapacağız, test edeceğiz, bir şeyler deneyeceğiz falan, tamam mı? Ama sıradan oyuncu bunlara zaman ayıramayacak. Bunlara zaman ayıramayacağı için de oyundan kısa sürede keyif alması lazım. Anladın mı? En çok parayı çünkü o kitle verecek bu oyuna. Hani bizim kadar oynamayacaklar ama sayısı bizden fazla olduğu için o insanların onların oyunu satın alması şirkete daha çok kazandıracak. Anlatabiliyor muyum? Hani pastadaki dilimleri daha fazla çünkü o oyuncu tipinin. Casual oyuncu dediğimiz. Allah. Allah. Çok pardon. Ah. Ha, velhasıl hani onları düşünmeyen bir güncelleme bu. Ve muhtemelen işte o oyuncular da bunu fark edince bu Steam şeylerine yansıyacak. Review'larına yansıyacak. Ben kötü review yapmam dediğim gibi. Çünkü ben zaten yine oynarım bu oyunu. Bu ne biliyor musun? Endgame oyuncuları için yapılmış nerfler bunlar. Evet, evet. Yani burada da biraz çelişikler kendileriyle. Hem şey diyorlar, hani şu anda her şeyin bu kadar güçlü olma sebebi daha endgame'de olmamamız diyorlar. Ama aynı zamanda sanki endgame'deymişiz gibi nerf atıyorlar. Hani bu biraz tuhaf. Abi gözlerimin önünde. Tamam sen git. Evet ya. Okey. Niye durmadı orada? Düşerken hala yön verebiliyorsun galiba. Emin değilim, onu arada test ediyorum, hala emin değilim ama Yok, fazla bu gece basınca karaya düşüyorsun. Yok bu gece ben sonuna gelemeyecekmişim. Ben sizi şöyle bir indireyim aşağı. Önce sen gel. Sonra sen gel. Böyle oynayacağız oyunu artık. Böyle sırayla tık tık 1-0 1-0 böyle binary oynayacağız öyle. Ama ben Oyunu yavaşlatmışlar. evet, ben bir build'i yapacağım ya. Hatta muhtemelen Caretaker build'i de ona göre yap. Ah. O bug'ı yine düzeltmemişler. Gördünüz değil mi? Bak, boşluğa ölüyorum. Boşluğa ölüyorum. Boşluk bana vuruyor. Aa, Bak. Aa. Bak patlıyor. Boşlukta mob patlıyor. The fuck bro? The fuck bro? Yani önce oyunu düzelt, sonra nerf at. Demek istediğim bu işte. Sen bunu yapınca güzel görünmüyor yani. Güzel görünmüyor. Reputation'ın ne denir? Siz Türkler ne diyor? İmajını zedeliyorsun yani gözündeki oyuncunun, anladın mı? Yapma bunu kanka, yapma. Tehlikeli sular. Holy shit. Holy shit. Ben bir jump potu basayım. Sonra şunu aşağı indireyim. Sonra şuna şöyle bir tane vurayım. Sonra şöyle yapayım. Sonra şuna da şöyle. Yani bakalım. Hotfix'lerde umarım geri adım atarlar. Bazı şeyleri gerçekten abarttıklarının farkına varırlar. Hotfix'lerde bunun için var. Yani aralara böyle şimdi serpiştirecekler. İnce ayar serpiştirecekler. Normalde yamaya hazırlamaları gereken şeyi. Neyse, bir full fokus şu arkadaşı keselim. Gel bakayım. Yeni yamanın ilk X1v1'ı diyebiliriz belki. Holy shit, holy shit. Hoppas. Holy shit. Baksana can çalmanın ezikliğine. İnanılmaz. Holy shit. O bana nasıl çarptı?
Can çalma yok. Oyunda can çalma yok. Yani yok. Bak şu an oyundaki en yüksek can çalma veren şeyi kullanıyorum. Silahı. Hani bunun yanına benim bir de plug ring takmam gerekiyor demek ki artık ki çar can çalabilsin. Can çalma yok şu an oyunda. Yok. Hani direkt silmişler ama ismi duruyor hala hani. Bakalım. Önümüzdeki bir hafta içinde belli olacak her şey chat. Yani faydalı bulduğum şeyler var ama geneli böyle çok ucuz geldi bana. Genel itibariyle çok böyle kolaya kaçmışlar. Bazı şeyleri kolaydan halletmeye çalışmışlar. İşte böyle oluyor o da. Yani hayırlısı olsun diyeceğim. Vox'cum çok teşekkür ediyorum katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Öpüyorum. Bir sonraki yayında yine görüşmek üzere diyorum sana şimdiden. Tamam. İyi geceler herkese. Teşekkürler. Çetim. Valla saati 1 ediyoruz. Çıtırdan ben kaçayım. Birazcık moraller de bozuldu. Hani fark etmişsiniz. Sürekli sızlanarak devam etmektense. Bir sonraki yayınlarda zaten yeni realmimizi açacağız. O realmde yeni karakteri kasarak en azından bu zorluk seviyesini baştan deneyimleyerek gitmeyi deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ve tabii ki büyücü kasacağım abi. Yani yapacak bir şey yok. Güncellemenin başından beri uzak durdum. Ama şu an başka seçeneğim yok yani. Önce bir büyücüyle baştan sona bitireceğim. Sonrasında da bakacağım artık ne yapılabilir. Teori craftlara girişeceğim. Bu yayınlık benden bu kadar diyorum chatim. İzleyen, beğeni atan, yorum atan, chat'e katılan, sonradan izleyen arkadaşım hepinize teşekkür ediyorum.